Manisa'da finaldeydiler. Ali Gürbüz kazanmıştı. İsmail Koç, Ali Gürbüz bir tür rövanş mücadelesi verecekler Kurtdereli'de. 4. turda, son 16 turunda. Evet. Ertuğrul'da denilen 12 numara. Samsun'dan Serhat Gökmen geliyor. Şu ana kadarki tek eşleşme İsmail Koç, Ali Gürbüz eşleşmesi. Serhat Gökmen 11 numara. Serhat Gökmen ve Ertuğrul Dağdeviren karşı karşıya gelecekler. Samsun'dan Abdullah Güngör geliyor. Abdullah Güngör, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki ilk puanlarını son ayakta elde etti. Abdullah Güngör 1 numara. Abdullah Güngör ve Orhan Okulu eşleşiyorlar. Mustafa Doğan Özkaya geliyor. Mustafa Doğan Özkaya 15 numara. Koçucu'dan Yıldıray Akın geliyor. Hadi oğlum hadi Mustafa. Yıldıray Akın 16 numara. Yıldıray Akın ve Mustafa Doğan Özkaya karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Mustafa Arslan 4 numara. Mustafa Arslan oluyor. Yusufcan Zeybek'in rakibi. Çok zorlu bir karşılaşma bekliyor özellikle Mustafa Arslan'ı. Sarı galiba hocam sarı. Serdar Yıldırım 10 numara. Serdar Yıldırım rakibini bekliyor. Antalya'dan Osman Kan geliyor. Osman Kan Serdar Yıldırım eşleşmesi ihtimali şu anda var. Tabii Hüseyin Gümüşalan'la ve Fatih Atlı'yla da eşleşebilir. Osman Kan 7 numara. Osman Kan Fatih Atlı ile eşleşti. Ali Yanatma geliyor. Ali Yanatma da dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Topladığı puanlarının 2 katını son ayakta elde etti. Tüm ayaklarda elde ettiği puanın 2 puanın 2 katını sadece bu ayakta elde etti. 9 numara. Serdar Yıldırım ve Ali Yanatma karşı karşıya gelecekler. Çorum'dan Bekir Eryücel. Bekir Eryücel'in rakibi de Hüseyin Gümüşalan oluyor. İşte eşleşme ekranlarınıza da yansıyor. Tekrar etmek gerekirse Abdullah Güngör, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mustafa Arslan, Bekir Eryücel, Hüseyin Gümüşalan, Osman Kan, Fatih Atlı, Ali Yanatma, Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, İsmail Koç, Ali Gürbüz ve Mustafa Doğan Özkaya, Yıldıray Akın. Tüm yağlı güreş yayınlarımızda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde çok dikkat çekici üstadlarımızla, çok muhterem yayıncılarla bir arada olduk. Hep bu ligden son yayınımız ve yine üstadımız sevgili Üstü Kaftan bize rehberlik edecek. Hoş geldiniz. Faruk, çok teşekkür ederim. Yine TRT farkıyla Türk seyircisine yağlı güreşlerin son ayağını, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son ayağını sunuyoruz. Güreş severlere çok iyi izlenimler sunacağımızı ümit ediyorum. Koza TV yayıncısı orada güreş anlatıyor. Burada yorumlarıyla bize katkıda bulunuyor kıymetli dostum. Recep Tosun bizlerle birlikte. Dünyadaki güreşin en güçlü sesi Faruk Mutkan'la bugünkü finallerini anlatıp aktarma onuru, gururu bende. Bir kez daha ekranlara başındaki değerli güreş severlere zevkli, heyecanlı ve iddialı finaller diliyorum. Kendisi bir antrenör. Her boydan tüm pehlivanları yakından tanıyor. Onun da katkısı çok büyük. Özellikle alt boylar hususunda bizlere rehberlik ediyor. Şener Sar
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan tüm güreş severlere merhaba diyorum. Çok güzel yayınlar. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Kuşkusuz 4. turun en önemli eşleşmesi İsmail Koç ve Ali Gürbüz eşleşmesi. Ne dersiniz Hüsnü Kaftan? Bu karşılaşma gerçekten özellikle üst sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Ali Gürbüz biliyorsunuz 50 puana sahip. İsmail Koç'un da 36 puanı var. Yani Ali Gürbüz büyük ölçüde garantiledi diyebiliriz ikinciliği, ama diğer üst sıralar için İsmail Koç'un yukarıya devam edebilmesi için bu karşılaşmayı mutlaka kazanması gerekiyor. İsmail Koç'u geride bırakma ihtimali olan kuşkusuz sporcular var ama onlar finale ya da çıkmaları ya da baş pehlivanlık elde etmelerine bağlı bunlarda. Özellikle Ertuğrul Dağdeviren'in ve Fatih Atlar'ın durumu böyle. Serdar Yıldırım zaten kendisini ilk 8'e atmış durumda. Ali Anatma ile karşı karşıya gelecek. İsmail Koç Ali Gürbüz eşleşmesiyle ilgili olarak sen ne dersin? Önemli bir eşleşme, ancak şu eşleşme benim çok gözüme battı. Osman Kan Fatih Atlı. Osman Kan onun güreş hayaliyle büyüdüğüm Fatih Atlı ve Fatih Atlı da Osman Kan için benim veliahtım dediği çok özel kapışmayı izleyeceğiz. Büyük bir hikayeler olacak. Duygu sahneı ve birçok hikaye içerisinde barındıracak bu karşılaşma benim tarafımda özel bir karşılaşma olarak öne çıkarmak istedim Faruk Mutkan. Son ayağa 19. sırada girmişti Osman Kan. En çok sıralamada aşama kaydeden baş pehlivan şu anda Osman Kan. 19'luktan 5 sıraya atlayarak 14.lüğe yükseldi. Yani 3. torbadan 2. torbaya yükseldik ki eğer tüm müsabakaları kazanırsa 16 puan daha ekleyerek puanına 32'ye yükselebilir. Ve bu da onu ilk 8'e yerleştirebilir. Büyük bir sıçrama olmuş olur. Tarihi bir sıçrama attı. Ama bu karşılaşma önce Fatih Atlı ile yapacağı mücadeleye bağlı kuşkusuz. Ve elbette ki ilk 8'e şu anda kendisini atmış ve orada tutulmaya çalışan Serdar Yıldırım'ın performansına bağlı bu durum. Fatih Atlı için de aynı durum geçerli. Osman Kan Fatih Atlı müsabakası da bu yüzden ayrıca önem taşıyor. Fatih Atlı da tıpkı Osman gibi 16 puanla başladı. Son aya o da tüm müsabakaları kazanırsa yine ilk 8'e atma ihtimali bulunan baş pehlivanlardan biri, ama bunlardan sadece biri bu fırsatı bulabilecek bu karşılaşmadaki bu eşleşme sonrasında. Usta mı çırak mı bakacağız. Bunun yanında Mustafa Arslan'ın ve Yıldıray Akın'ın durumu kritik. Her ikisi birden şu anda yoluna devam etmeye fırsatına sahipler. Tabii bu müsabakayı kazanmaları şartıyla. Şu anda Mustafa Arslan topladığı 16 puanla buradaki müsabakalar dahil 16 puanla 24. sırada. Çok kritik eşikti. Kırkpınar'a gelecek yıl doğrudan katılacak 24 baş pehlivan arasındaki yerini şu anda almış durumda, ama yoluna devam etmesi şartıyla Mustafa Arslan'ın da yine aynı şekilde yoluna devam etmesi şartıyla ikisinin birden yoluna devam etmeleri de mümkün ve onların da yine ikisinin birden ilk 24'te kendilerine yer bulmaları mümkün. O zaman da Turan Balaban ya da Süleyman Başar'dan biri geride kalacak ki Turan Balaban olması ihtimali biraz daha yüksek. Sıralamadan kaynaklı durum. Bu yüzden böylesi çok dikkat çekici müsabakalar bizleri bekliyor son 16 turunda. Antalya Manavgat'ta faaliyet gösteren Güven Oğulları İnşaat'ın sahibi Sayın Ünal Güven adına güreş yapıyor. Abdullah Güngör Samsun Ladi. Abdullah Güngör ilk kez bir enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 4'te son 4. turda yer alıyor. Daha önce ligde hiç puan alamamıştı. İlk puanlarını son ayakta aldı. Şu anda hanesinde 4 puan var. Şu an 45. sırada ama son 16'daki performans Orhan Okulu karşısındaki nasıl olacak? Dikkatle takip ediyor olacağız. Yoğun bir şekilde İsmail Balaban'ın puan skalasındaki yerini sizden öğrenmek istiyor değerli güreşseverlerimiz. İsmail Balaban şu anda 4. sırada. O da aslında ilk 8'i garantilemiş gözüyle bakılabilir. Serhat Gökmen onu geride bıraktı. Çünkü şöyle, Serdar Yıldırım'ın ilk 8'de olduğunu görüyoruz. Onu ve geride bırakabilecek
Diğer başpehlivanlar şu anda Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı. Ertuğrul Dağdeviren'in tüm müsabakaları kazanması halinde puanını 34'e yükselteceğini görüyoruz. Ve zaten İsmail Balaban 38 puanda. Bugün 7. etabını Faruk, bu puanlamaya baktığımız zaman özellikle ilk 8 ile ikinci 8 arasında bu güreşler sıralamayı büyük ölçüde değiştirecek. İhtimalleri bir hayli yüksek. Ertuğrul Dağdeviren'in, Fatih Atlı'nın ilk 8'e yer almaları, Orhan Osman Kan'ın ama üçünün birden değil. Bunlardan birinin ilk 8'e yükselmesi, onların göstereceği performans ve elbette ki 8. sırada şu anda en düşük puana sahip olan 8. sıradaki başpehlivana, onun performansına bağlı. O da Serdar Yıldırım. Serdar Yıldırım 24 puanla başladı. Şu anda 4 puan daha ekledi. 28 puanda. baş pehlivanı Faruk, İsmail Balaban biliyorsun 38 puanla 4. sırada. İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan'ın 36'şar puanı var. O nedenle İsmail Balaban'ın alta düşme ihtimali çok fazla. İsmail Ama Koç... ilk 8'de kalması durumu yine de aynen korunmuş durumda. Evet. İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan 5, 6 ve 7. sıraları paylaşıyorlar. Bu arada enteresan bir durum var. 8. sırada Mehmet Yeşil ve 9. sıradaki Mustafa Batu puansız kapattıkları için onların yerleri de sıralamada da büyük ölçüde değişecek. Hazırlayın güzelleri. Hüseyin Gümüşalan Kocaeli. İlk 24 içerisinde yer almak, ilk 8 içerisinde yer almak şeklinde hep tanımlamıştık biz daha önceki tüm müsabakaları da. İlk 24 içerisinde yer alma çabasında şu anda Yıldır'a Yakın ve Mustafa Arslan var. Ama dikkat çekici detay, son 16'ya kalan isimlerden 7'sinin zaten şu anda ilk torbada yer alıyor olmaları. Yani en üstteki Kırkpınar'da ilk 8'de yer alarak önümüzdeki yıl seri başı olacak başpehlivanların mücadelesi aslında biraz daha ön plana çıkmış durumda. Kesinlikle öyle. Çok güzel tanımladın. Hakikaten öyle. Ama bu istatistiki skalayı çeyrek finalde sanırım daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaksın. Daha zaten her tur bu kadar ilerledikçe, yorulmayacak sanırım. daha her tur ilerledikçe zaten her şey biraz daha şekillenmiş olacak. Hatta belki berraklaşmış bile olabilir. Özellikle Mustafa Arslan ve Yıldır'a Yakın'ın durumu netleşebilir. İlk 8'deki Serdar Yıldırım'ın, Osman Kan'ın, Fatih Atlı'nın, Ertuğrul Dağdeviren'in ilk 8 ihtimali bulunan başpehlivanların durumu netleşebilir. Mustafa Doğan Özkaya'nın da ikinci torbaya geçme ihtimali var. Bunu da ayrıca belirtelim. Mustafa Doğan Özkaya şu anda 21. başladığı haftada 19. sırada. Şu an 3. torbada görülüyor ama yine performansına bağlı olarak o da ikinci torbaya yerleşme ihtimaline sahip. Bugün tabii Mustafa Doğan Özkaya Yıldır'a Aykın mücadelesi de dolayısıyla Mustafa Doğan Özkaya için ikinci torbaya yükselme, Yıldır'a Yakın için de 24'ün içerisinde yer alma mücadelesi olacak. O açıdan da dikkat çeker bir başka müsabaka. Bu arada baş altında CV Enerji Yağlı Güreşi'nde dün itibariyle şampiyonluğunu ilan eden Hamza Özkaradeniz kayınbiraderime buradan başpehlivanlıkta başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Başpehlivanlık mücadelesi başlamadan evvel hadi Şener Sar'dan son durumu alalım. Başaltı, Bombayı patlattı. Evet. Recep Tosun ama Recep Tosun, yine anlamakta kayınbiraderim olarak tanımlayınca anlayabiliriz zaten. Ben biraz daha detayına gireyim. Hamza Özkaradeniz milli güreşi dünya şampiyonu. Bugün burada ligin yani 7. ayağında Kurtdere'de şu anda puan olarak 47 puanla önde ve garantiledi. Başpehlivanlığı burada garantiledi. Biz Şimdi burada artık mücadele ikincilik için yani. Tebrik ediyoruz Mustafa Özkaradeniz'i. Hamza Özkaradeniz, Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor Kulübü'nün sporcusu aynı zamanda, onu da belirtmek istiyorum. Ardında Tolga Turan 37 puan ve
peşindekiler de yakın. 2'şer puan aralarında puanlar var. Müthiş bir mücadele olacak baş altında demek ki 2-2'ye yer almak için. Evet Sayın Mutkan, büyük ortada yine aynı şekilde büyük bir heyecan devam ediyor. Büyük ortada İmran Vardi, Abdülmurat Aldam, Batuhan Güzel, Emre Duman, Alparslan Tekmen gibi sporcular da büyük mücadele gösteriyor. Şu anda Rıza Durmuş 48 puanda kaldı, yenildi ama en yüksek puan onda. İmran Vardi 47 puanda. Tabii ki bunlar garantilemiş gibi ilk dördü yani. İlk 4 önemli çünkü. Büyük Tabii. ortada onlar boy atlayacaklar. Tabii ki büyük ortada da ilk 4 100 tura çıkıyor. Küçük orta büyük boyda yine mücadeleler çeyrek finale düştü. Küçük orta büyük boyda da ilk 4'ler yukarı çıkıyor. Küçük orta küçük boyda çeyrek finale kalan sporcular 8 baş pehlivan, 8 pehlivan. 8 pehlivan küçük orta büyük boy yükselmiş oluyor. Buradaki puan durumu sonucunda tüm pehlivanlara başarılar dileriz. Teşekkür ediyoruz Şener Sar. Yine değerlendirmelerini almaya devam edeceğiz. Hukuk ocakları sahibi, genç iş adamı Serhat Gökmen Reşat ve Doğan Ertuğrul Dağdeviren müsabakası yine Serhat Gökmen'in sevdiği müsabakalar gibi görünüyor. Bilmiyorum. Kendisinden biraz daha iri baş pehlivanlara karşı müthiş müsabakalar ortaya koyuyor Serhat Gökmen. Yine Ertuğrul Dağdeviren karşısında da bu performansı koyabilir mi? Ne dersiniz? Şu bir gerçek, Kırkpınar'da 2 yıl önce son çeyrek finalde mağlup olmuştu Serhat Gökmen. Kendisine sorduğumda bana en ters gelen baş pehlivan Ertuğrul Dağdeviren demişti. Hakikaten bunu zaten kendi aralarındaki yapmış oldukları mücadelede görebiliyoruz. Faruk, İsmail Koç'la Ali Gürbüz'ün mücadelesi. Bana göre günün en önemli müsabakalarından biri diyebiliriz. İsmail Koç'la hatırlarsınız 2021 Kırkpınar'da final güreşi yapmışlardı. Rakibi yine Ali Gürbüz'dü. Ali Gürbüz, İsmail evet. Koç'un oradaki rakibi. Bu arada 10 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta Şalvar Türkiye Şampiyonası yapılacak. Ve o şampiyonada depremde yitirmiş olduğumuz güreşçilerin ismine atfen yapılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş ve Şalvar güreşinden Karakucak'tan sorumlu Sayın Şahin Okur Başkan Vekilimizin çok büyük katkılarıyla tertip edilecek. Bu müjdeyi vermiş olalım. Önemli, çok çok anlamlı. Katılan sporculara başarılar diliyoruz. Evet, bu anlamlı organizasyon öncesinde. Ali Gürbüz anons edildi az önce. Rakibi İsmail Koç. 666. Tarihi geleneksel en mutlu güreşleri 6 kenarlı güreş kaldı. Fiziğe yönetim kurulu başkanı. Faruk, İsmail 34 yaşında, 135 kilogram ağırlığında, 1.96 boyu var. Baş pehlivanlar arasında en uzun boylu baş pehlivanlar arasında yer alıyor. Hüseyin Gümüşalan'ın ardında. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2011'de küçük ortada büyük boy, küçük orta büyükte birinci olmuştu İsmail Koç. Gerçekten şu ana kadar son 2 haftada çok iyi bir performans gösteriyor İsmail Koç. Sayın Çetin Hal adına güreş yapıyor. Mustafa Özya. Evet değerli güreşçiler, Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Teser'le güreş yapıyor. Bu kurulda Zararlı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Zararlı güreş yapıyor. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük. Evet değerli güreşçiler, değerli seyircilerimiz, bu vatan toprakları kolay alınmadı. Bu vatan toprakları aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Evet, bizler kimlerin evlatları, kimlerin torunları bir hatırlıyor. Bizler İstiklal halinde vatan toprakları çiğnemesin diye tahta tekerlekli kağıdı arabalarıyla Mehmetçiğe cephane taşıyan Ertuğrul'u dede Abdullah'ın torunları
Çanakkale'de 2022 koyun yatan şehitlerin evlatları ne mutlu bu sağlarda yaşamak Atatürk gençliğine ne mutlu Türkiye'ye. İllallah. Muhammed Resulullah. Baş pehlivanlarımızın 4. turuna. Allah derman versin. Yiğit namıyla anılır. Balıkçı Sebo. Sabahattin Erdoğan coşturdu tribünleri. Salavatladı baş pehlivanları. Şimdi peşrev zamanı. Allah derman versin. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızdaydı. Ve diğer baş pehlivanlar. Son 16 turu çok sayıda baş pehlivan için kritik. Dün söylemiştim, bir kere daha söylemek istiyorum. Çok test ettik Faruk Utkan beraber CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde. Son 16'da inanılmaz kapışmalar oluyor. Çeyrek finalde de çok üst düzey kapışmalar oluyor. Yarı final ve finalde yorgunluk emareleri ister istemez oluyor ama son 16 ve çeyrek final kıran kırana geçiyor. Bunu test ettik. Ve bu yüzden büyük bir heyecanla bekliyoruz müsabakaların başlamasını. Bir şey dikkatimi çekti. Bu 16 güreşçi arasında 4 tane Kırkpınar'da baş pehlivan olmuş güreşçiyi görüyoruz. Orhan Okullu, Yusufcan Zeybek, Fatih Atlı, Ali Gürbüz. Bunlar Kırkpınar'da baş pehlivan oldular. Ali Gürbüz biliyorsunuz 2019 ve 2021 yılında Kırkpınar'da baş pehlivan olmuştu. 2022'de Mehmet Yeşileş'in ikinci turda Ali Gürbüz'ü yendi. Ebedi sahibi olmaktan sarfı nazar ettirdi Ali Gürbüz'ü. Orhan Okullu. Orhan Okulu bu yıl CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en çok baş pehlivanlık elde eden pehlivan Orhan Okulu zaten şampiyonluğunu geçen ayakta ilan etmişti ve işte Yusufcan Zeybek Kırkpınar baş pehlivanı, Türkiye baş pehlivanı. Geçtiğimiz yıl Kırklareli'yi kazanmış. Ondan önceki yıl finaldeydi. Hüseyin Gümüşalan ekranlarınızda. Bekir Yücel'le karşı karşıya gelecek. Hüseyin Gümüşalan en çok kürsü yapan baş pehlivanlar arasında bu yıl tüm güreş müsabakaları dikkate alındığında. Kendisi de bir üçüncülüktür, tutturdum gidiyor abi dedi. Hakikaten En çok üçüncülük elde eden baş pehlivan. bu sıralamada birincide. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızda. Gittiği her yerde büyük taraftar topluluğu topluyor. Büyük taraftar topluluğu onu destekliyor. Ertuğrul Dağdeviren burada apayrı bir sevgi çemberiyle kuşatılmış durumda. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi Balıkesirli evinde mücadele ediyor. Ertuğrul'un baş pehlivanlıktaki serüveni 5 yıllık. 2018'de Furkan Durmuş Altın'ı yenmişti ve baş altında şampiyon olmuş ve ilk kez baş pehlivanına yükselmişti. Geçtiğimiz yılda kürsü yaptı. Orhan Okullu 1989 yılında Antalya Kumluca'da doğdu. 2 kez Kırkpınar'da baş pehlivanlığı kazandı. Elmalı'da 6 kez baş pehlivan oldu ve rekoru kırılamadı henüz Orhan Okulu'nu. Orhan Okulu'nun ayrıca Kırklareli'den 2015, 2016, 2017 yılları arasında üst üste kazandığı bu 3 baş pehlivanlık sonrasında altın kemerin sürekli sahibi olduğunu da hatırlatalım. Ali Gürbüz'ün biliyorsunuz babası rahmetli Recep Gürbüz 1988 yılında Recep Kılıç'ı Kırkpınar'da yenmiş ve baş pehlivan olmuştu. Dedesi de Mehmet Öztürk baş pehlivandı. O da çayırda çok büyük bir emeği var. Mehmet Öztürk'e uzun bir yaşam dileyelim. Rahmetli Recep Gürbüz'e de buradan rahmetlerimizi iletelim. Son 5 yılda
en çok kürsü yapan baş pehlivan Ali Gürbüz. 4 kürsüsü var, 2 baş pehlivanlığı var. 2019 ve 2021'de elde etmişti baş pehlivanlıkları. Ali Gürbüz ekranlarınızda ve Orhan Okulu. Bu ikili CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 2 sırada yer alıyor. Orhan Okulu şampiyonluğunu ilan etmiş durumdaydı. Ali Gürbüz 2. sırada ilk 8'i garantilemiş durumda. Çok güçlü bir rakibi var. İsmail Koç CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağında Manisa'da Cutdağ Yağlı Güreşlerinde finalde karşı karşıya gelmişti bu ikili ve Ali Gürbüz kazanmıştı. Şimdi kim üstünlük sağlayacak rakibini hep birlikte göreceğiz. Sert bir elenseyle başladı Ali Gürbüz. Kasnağı hamlesi dikkat çekiyor. İsmail Koç'un her iki baş pehlivan da çok hareketli başladı mücadeleye. Aslında çok da Ali Gürbüz'den beklenmedik sert bir elense, öyle böyle değil. Sanki bir boksör edasıyla yaptığı eskiyle o sert elenseden de kurtardı kendisini. Müthiş başladı karşılaşma, müthiş. Böyle de devam edecek gibi. İkisi de çünkü sonucu odaklı. Şimdi burada Ali ilk 15 dakika içerisinde rakibini yere yatırabilirse, yer güreşini seçebilirse orada her an sonuca da gitme ihtimali olabilir Ali Gürbüz'ün. İşte bölünmüş ekranda 4 müsabaka aynı anda sizlere ulaşıyor. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan müsabakası. Sol üstte Abdullah Güngör Orhan Okulu karşılaşması, müthiş bir kapışmaya sahne oluyor. Sağ üstte İsmail Koç Ali Gürbüz karşılaşması hareketli başladı. Sol altta, yine altta sağda Bekir Yücel Hüseyin Gümüşalan karşılaşması. Hüseyin Gümüşalan rakibinin üstlerine gidiyor. Son 32, son 16 çeyrek finalde inanılmaz kapışmalar oluyor. Bu önümüzdeki yıl Kırkpınar'ı hayal bile edemiyorum. Anlatamam. Yenişe kadar, yenişe kadar. Şimdi tabii Serhat Gökmen'le Ertuğrul'un görüntüsü ekranlarına gelmiyor ama bana göre bu karşılaşmada çok önemli. 2 tane Serhat Gökmen'in iddiası devam ediyor. Serhat Gökmen şu anda 42 puanda. Onu geçebilecek baş pehlivan Ertuğrul Dağdeviren acaba olabilir mi? Buradan en fazla 16 puan elde edebilir. 18 puanla başlamıştı haftaya. İkisi adına kırılma yaşayacak bu turda. Çünkü biri 16-18 daha 34 eder. Serhat Gökmen ilk 8'deki yerini almış durumda ama daha üst sıralara yerleşebilir mi? Ertuğrul Dağdeviren'in hedefi kuşkusuz Serdar Yıldırım'ın da performansına bağlı. Serdar bir adım önde. Hüseyin Gümüşalan Bekir Yücel'in kasnağına uzanıyor. Bir sol eliyle bir sağ eliyle şimdi çifter kasnak sonrasında yüklendi ve aşağı altına aldı. Erken bir galibiyet arıyor bu hücumuna bakıldığında, öyle puanlamaya doğru harika, evrilmeyecek kanaatindeyim. Harika bir çangaldı gerçekten de. Sonrasında şimdi dış kasıkta ters bacayla yakalamış durumda. Biraz nefeslendi adeta. Şimdi Hüseyin Gümüşalan hareketlenebilir. Her an sonuca gidebilir. Bu arada Abdullah Güngör Orhan Okulu'yu zor durumda bırakıyor. Dalarak bacağını yakalamıştı. Şimdi çevirme çabası içerisinde Hüseyin Gümüşalan rakibi Bekir Yücel'i. Yarı finali ve finali hayal ederek Hüseyin Gümüşalan bir an önce çeyrek finale atmak istiyor kendini. Bekir Yücel CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde baş pehlivanlıkta elde ettiği 2 puanın 2 katını burada son ayakta almış durumda. Ama şu anda Hüseyin Gümüşalan avantajlı. İsmail Koç'la Ali Gürbüz arasındaki mücadelede de gerginlik var. Bir gerilim söz konusu.
İkisi de çok centilmen bir baş pehlivan oysaki ama kendi aralarındaki rekabet Şimdi ne kadar mühim. bir kez daha yüklendi Hüseyin Gümüşalan. Bekir Eryücel izin vermedi atmasına. Bir fırsatı daha olacaktır kuşkusuz. Bence Elense'yi ilk kim başlattı onu tartışıyorlar aralarında. İsmail Koç'ta, İsmail Balaban'da. Çok beyefendi, çok temiz ikisi de. Gerilim mutlaka var. Her Olacak. müsabakada, her sporda, her branşta, hatta belki tercih bile edilebilir ama gerginliğe dönüşmemesi halinde. Zaten çok da sürekli kılıyor. İkisi de naif yürekli baş pehlivanlarımız. Özelde. Yusufcan Zeybek çiftel kasna kasılıyor Mustafa Arslan. Kontrol etme çabasında bu arada attı. Ama kazanıyor. Hüseyin Gümüşalan keçi dikmesiyle. Bir anda yan kazık yan paçada, paça kazık beklerken kafasını sıkıştırdığı apış arasında beklenmedik bir anda çeyrek final adını yazdıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı bakın Hüseyin Gümüşalan emin adımlarla çeyrek finale doğru koşuyor. Net bir galibiyetle keçi dikmesiydi. Hüseyin Gümüşalan ilk 8'deydi zaten. Haftaya 5. sırada girmiş ve 5. sıradaki yerini koruyordu. Puanını 38'e yükseltiyor. 6 puan daha ekleyerek yoluna devam ediyor. İsmail Balaban'ı puanını yakalıyor. Ve Hüseyin Gümüşalan da mental olarak şu anda diğer baş pehlivanların biraz daha önüne geçerek artık bugünün baş pehlivanlığı için, altın kemeri için daha farklı bir planlamalar içerisinde soyunma odasına gidiyor. Bekir Eryücel 6 puanla tamamlıyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni. Evet, değerli gösteren sevgili misafirlerimiz, ağabeyimizin arkadaşlarına gelmeye devam ediyor. Şu anda yanımızda Çanakkale Çam Güreşlerimizin altın dönemleri efsane güreş şansı. Serhat Gökmen Ertuğrul Dağdeviren karşılaşması bölünmüş ekranda. Hüseyin Gümüşalan kazandıktan sonra yerini almış durumda. Yusufcan Zeybek, Mustafa Arslan mücadelesi oldukça direnç ortaya koyuyor ama bastırıldığında tehlike çanları çalacaktır. Mustafa Arslan bunu çok iyi biliyor. Şu ana kadar Yusufcan Zeybek'in tüm ataklarını savuşturdu. Paçadan hamlesi dikkat çekiyor ayrıca. Mustafa Arslan'ın ama boyundurukta tutarak Yusufcan Zeybek önledir rakibini. Bu biraz da minderdeki güreşin de avantajınız ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Yusufcan Zeybek'in bu konuda da çok başarılı olduğunu biliyoruz. Ama güreşi yere indirdiğinde çok büyük tehlike arz ediyor ki A planını gerçekleştirdi. Şimdi sıra B planında. Yerde Adım bakalım adım. nasıl bir performans ortaya koyacak Mustafa Arslan karşısında. Üstte şu anda Yusufcan Zeybek. Mustafa Arslan'ın babası da eski baş pehlivanlardan Davut Arslan. Dolayısıyla yer güreşini çok iyi bilen bir baş pehlivan ustamızdı. Bakalım o bilgisini aktarmış mı Mustafa Arslan'a? Serhat Gökmen Ertuğrul Dağdeviren mücadelesinde elenseler dikkat çekiyor. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Serhat Gökmen 2 adım geri attı. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan müsabakası şu anda altta yerde. Elenseler devam ediyor. Serhat Gökmen Ertuğrul Dağdeviren karşılaşmasında İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasındaki mücadelede bıraktıkları yerden sürüyor. Elenseler yıpratma çabasında. Bir elense, bir kasnağı hamle. İsmail Koç çok hareketli. Yusufcan Zeybek şimdi yükleniyor. İç gazı vurdu. Şimdi bir kez daha yüklendi. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen'i mağlup ediyor. Evet, bir anda dış kasnaktan kas kanadına doğru yöneldi. Bunu beklemiyordu Serhat Gökmen. Ve Ertuğrul Dağdeviren kendi sağ ve seyircisi önünde bakın dış kasnaktan bir anda kas kanadına yöneldi ki bu ezberleri bozacak bir galibiyet. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen'e ters geliyor. Serhat Gökmen'in benzer müsabakalardaki üstünlükleri, bir yana Ertuğrul Dağdeviren karşısındaki performansı, diğer yana Ertuğrul Dağdeviren adını bir üst tura yazdırıyor. Sert elenseler, tırpanlar ve nihayetinde de kas kanadı oyunuyla Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen'i saf dışı bıraktı son 16'da. Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren yollarına devam ediyorlar. Ertuğrul Dağdeviren 24'e yükseltti puanını.
Sanırım Serhat Gökmen'e yaklaşıyor. Serhat Gökmen'e yaklaşması ihtimalinden daha çok Serdar Yıldırım'a yaklaşması ihtimali daha yüksek Ertuğrul Dağdeviren'in. Asıl hedefin o olduğu aşikar. İlk 8'deki en düşük puana sahip baş pehlivan şu anda Serdar Yıldırım. Osman Kan'ın da tıpkı Ertuğrul Dağdeviren gibi yaklaşması ihtimali var. Fatih Atılı'nın da, ama bu ikiliden biri ancak bu fırsata sahip olacak. İşte bölünmüş ekranda 4. penceremizde sağ altta o müsabaka yerini almış durumda. Yusufcan Zeybek halen dış kasıkta sonuç alıyor. Bu arada Abdullah Güngör gündeyi almış durumda. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Atıyor! Atıyor! Ama sonrasında Orhan üstte kalıyor. Kılçıkla kazanıyor. Abdullah Güngör ayak kırıklığı yaşıyor. Büyük bir fırsatı yakaladı ama kaçırdı Faruk Mutkan. Kündeyi çok iyi doldurmuştu ama künde atmak istediğiniz baş pehlivan Orhan Okulu CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni uzak ara şampiyonlukla ilan etmişti. Burada da kılçığı son anda yetiştirdi. Müthiş bir galibiyet elde etti Orhan Okulu. Abdullah Güngör oyuna giderken oyunda kalıyor. Bir anda çok heyecanlandık değil mi? Künde Acaba Orhan Okulu'ya mı yapılacak diye. En son buna benzer bir heyecanı 2 yıl önce Kırkpınar'da Orhan Okulu'nun rakibi Cingizhan Şimşek'ken görmüştük. İşte o anları bir kez daha hatırlattı bize Abdullah. Bu arada adeta Osman Kan Fatih attı mücadelesi. Gündemi müthiş anlar yaşanıyor. Fatih attı, kazanıyor. Risk aldı Osman Kan. Osman Kan itirazlarda bulunuyor. Fatih attı. Adını bir üst tura yazdırıyor. Bana gider mi Faruk Mutkan? Öyle görünüyor. İtirazları da var Osman Kan'ın. Bir kez daha izleyeceğiz şimdi. Fatih attı ekranlarınızda. O da adını bir üst tura yazdırdı. Usta çırak güreşti. Birbirlerine hayranlıklarını dile getirmişlerdi. Risk aldı genç baş pehlivan Osman Kan ama tecrübeli baş pehlivan Fatih attı. Bakalım kılçık yaptı mı görüyoruz. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Kılçık oyununda kündeyi denedi, işte burada kündeyi zorladı. Ama Fatih attı. Az önce Orhan Okulu'nun Abdullah Güngör'e yaptığı gibi Fatih attı da Osman Kan'a yapıyor. Bir kez daha tecrübe burada iş başında. Ama daha anons gelmedi sanırım. Var, tekrar izleyecek. Ve son bir karara varacaklar ondan sonra ama tertemiz Orhan Okulu'nun Abdullah Güngör karşısındaki galibiyeti. Orhan Okulu Cingizhan Şimşek mücadelesini aklımıza getirmişken öyle hareketlendi ki müsabakalar bir anda Fatih Atlı'yla Osman Kan arasındaki mücadele. Zaten hep şu ifadeyi kullanmıştık. X8 yozlayacaklar. Hem Fatih Atlı hem Osman hem Ertuğrul Dağdeviren kuşkusuz 8. sıradaki Serdar Yıldırım'la birlikte. Fakat demiştik ki onlardan biri yoluna devam edecek. Usta yoluna devam ediyor. Çırak sırasını bekliyor. Şimdi az önceki iki pozisyonda dikkatlice seyrettim. Her iki pozisyonda kündeyi atan güreşçiler altta kaldılar. Dikkat edersin Orhan Okulu üstte kaldı ve aynı zamanda Osman Kan da kündeyi attığı zaman Fatih'in altında kaldı. Yani kendi oyunlarıyla yenildiler diyebiliriz. Bu arada Ali Gürbüz bir yan baş denedi İsmail Koç'a. İşte bölünmüş ekranda 4 müsabaka aynı anda ekranlarınızda. Ali Yanatma, Serdar Yıldırım müsabakası ilk 8'i çok yakından ilgilendiren karşılaşma. Özellikle Serdar Yıldırım ve onun performansını bekleyen diğer baş pehlivanlar için. Dizleri üzerinde Serdar. Yusufcan Zeybek, Mustafa Arslan karşılaşmasında Yusufcan Zeybek dış kasıkta. Şimdi oyun arayışı içerisinde. Paçadan da yakalamış durumda. Şimdi bir kez daha yükleniyor. Yusufcan Zeybek bacağı kaptırdı. Sonrasında kurtarıyor. Yükleniyor, rakibin üstüne yine altına alıyor. Çok meziyetli, çok yetenekli ama Mustafa Arslan da çok iyi direnç gösteriyor. Yusufcan Zeybek'in tüm ataklarını savuşturdu şu ana kadar. Yıldır'a yakın. Mustafa Doğan Özkaya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka devam ediyor. Hem Yıldır'a yakın açısından hem Mustafa Arslan açısından müsabakaları son derece önemli. İlk 24'te yer almaları için. İkisi de yenildiğinde nasıl bir senaryo bizi bekliyor Faruk Mutkan? İkisi de yenilirse şu andaki durum oluşmuş olacak. Mustafa Arslan bir adım önde ilk 24'te. Yıldır'a yakın 25. sırada. Ayrıca puan farkı var aralarında. 16 puana sahip şu anda Mustafa Arslan. 14 puana sahip Yıldır'a yakın. 25. sırada kalacak ama Yıldır'a yakın eğer kaybedecek olursa. Tam ramak. Kuşkusuz bu fırsatı şimdi elinde bulundurmuşken, geçirmişken mutlaka bu hesapları da yapıyordur. Kesinlikle. Mustafa Arslan'ın da zorlu bir rakibinin olması belki de onu ayrıca
motive ediyor olabilir. Şimdi Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan karşısında bir kez daha oyun arıyor. Hem kendi müsabakasında üstüne düşeni yapması gerekiyor Yıldıray Akın'ın, hem de Yusufcan Zeybek'in kazanmasını bekliyor Yıldıray Akın. Yıldıray Akın Kocaeli Gölcük Belediyesi Baş Pehlivanı Mustafa Doğan Özkaya şu anda dış kasnaktan baskı uyguluyor. O da bir kas kanadı arayışı içerisinde umudunu koruyor ilk 24 için. Mustafa Arslan'la müthiş bir rekabet içerisinde. Serdar Yıldırım dalma teşebbüsünde bulundu. Aliyan Atma karşıladı. Sonrasında bir kez daha dalıyor. Yine boyundurukla karşılanıyor. Serdar Yıldırım çok hareketli. Şimdi dalma teşebbüsünde bulunan Aliyan Atma oldu. Mustafa Doğaneska Yıldıray Akın mücadelesi ayakta devam ediyor. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan'ı yıpratıyor. İsmail Koç Ali Gürbüz karşılaşmasında halen iki güreşçi de birbirine üstünlük kurabilmiş değil. Yere indiğinde çok şey olabilir. İkisi de bunu çok iyi biliyor. Şimdi Aliyan Atma yine Serdar Yıldırım'ın dalmasına izin vermedi. Bu arada Yusufcan Zeybek sonuca gidebilir. Sardı iyice rakibini bacaktan. Ayrıca paçadan da yakalamış durumda. Mustafa Arslan karşısında sonuca gidebilecek mi? Şimdiki bu pozisyonda. Dıştan kazık, karşıdan sarma. Yani karşı paça, iç sarma, yani hangi birini anlatalım? Müthiş meziyetli baş pehlivan. Oyundan oyuna geçiyor. Bu Yusufcan Zeybek'i izlemek, anlatmak büyük keyif veriyor Faruk Mutkan. Yusufcan Zeybek sonuç için şu anda yükleniyor bir kez daha. İyice yüklendi, rakibine ağırlığını verdi. Atma çabası içerisinde olacak. Ama bu sonuca nasıl ulaşacak hep birlikte göreceğiz. İsmail Koç çiftel kasnakla asılıyor Ali Gürbüz karşısında. Ali Gürbüz dıştan kasnağa doğru hamle yapıyor. Şimdi sardı. Acaba atabilecek mi? Ayrıca oradan da elbette ki başka bir hamleyle rakibini de çevirebilir. Ensesini iyice bastırdı. Sarmayı vurmuş durumda Yusufcan Zeybek. Gerdanlamaya yöneliyor. Gerdanlamaya yöneliyor. Şimdi hamlesi her an gelebilir Yusufcan Zeybek'in. Sökemedi bir türlü kendisini Mustafa Arslan. Yusufcan Zeybek de istediği hamleyi tam olarak şu anda gerçekleştirdi. Çözüldü. Bakalım devamını nasıl getirecek hep birlikte göreceğiz. Tekrar arayışı muazzam. Yusufcan Zeybek'in merhum Toros kaplanı Cengiz Elbiya. Rahmetli anıyoruz, onun baldırdan, kalçadan vurmuş olduğu sarmağının tıpkısının aynısı. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan mücadelesi. Yusufcan Zeybek üstte devam ediyor. Diğer yanda Mustafa Doğaneskaya Yıldıray Akın karşılaşması yine yerde sürüyor. Ali Yanatma CB Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde dikkat çekici performans ortaya koyan ama daha önceki sonuçlarından dolayı özellikle son ayakta iddiası bulunmayan başpehlivanlardan. Benzer durum Bekir Ergücel için de geçerliydi. Abdullah Güngör için de. Abdullah Güngör çok heyecanlandırdı Orhan Okulu karşısında. Kündeyi atamadı Orhan Okulu, kılçık kazandı. Bekir Ergücel Hüseyin Gümüşalan'a yenildi. Ali Yanatma bakalım Serdar Yıldırım karşısına nasıl bir performans ortaya koyacak. Serdar Yıldırım için ilk 8 iddiasını sürdürmek için son derece önemli müsabaka. Sıklıkla hatırlatıyoruz. Kırkpınar'da önümüzdeki yıl bu arada Yusufcan Zeybek hamleyi yaptı ama bir kez daha Mustafa Arslan direniyor. Başa kazıkla bu kez sonuca gitme çabasındaydı Yusufcan Zeybek. Bu tür sağlı sollu hamleler yapan Yıldıray Akın sardı. Bir kez daha şimdi o yükleniyor. Kas kanadıyla kazanacak. Düzeltiyorum, özür dilerim. Kol sarması attı ama istediği gibi. Ayakla kol sarması inanılmaz bir yeni şey imza atabilirdi. Ama olmadı. Şimdi ayakta devam ediyor müsabaka. O aralığa nasıl geldi bir anda ben de çok şaşırdım. Eminim Mustafa Doğan Özkaya da o duruma nasıl geldiğini şu anda düşünüyordur. Ama Mustafa Arslan için ayrıca bir parantez açmak isterim Faruk Mutkan. Yusufcan Zeybek'in bütün ataklarını savuşturdu. Şimdi yine gerdanlıyor bir kez daha. Açık düşürme çabası içerisindeydi Yusufcan Zeybek. Senin de ifade ettiğin gibi her oyunu deniyor. Şimdi yine dış kazıkta. Paçayı da yakaladı. Oturarak savunma yapıyor. Mustafa Arslan Yusufcan Zeybek karşısında.
Ali Gürbüz ve İsmail Koç mücadelesinin tansiyonu düştü. Faruk Mutkan fark ediyorsundur. Üstad 15 dakika işaret etmişti zaten. 20. dakikadayız. Müsabakaların başlamasından bu yana. Bir kez daha Yusufcan Zeybek yükleniyor. Paçadan çevirme çabasında tabii bunun şimdi tersini bulması lazım. Klasik ifadeyle. Bakalım bunda da yine başarılı olabilecek mi? Bacağını da bacaklarının arasına aldı. Direniyor Mustafa Arslan. İyice yüklendi. Araya Bacaktan da yakaladı Mustafa Arslan. Ama şimdi tam anlamıyla hakimiyet kurabilmiş değil. Bir kez daha yükleniyor. İsmail Koç Ali Gürbüz karşılaşmasında Ali Gürbüz zor pozisyondaydı İsmail. Hemen tutamadı. Yusufcan Zeybek kazandı. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan'ı mağlup ediyor. Mustafa Arslan 24. sırada kalıyor. Şimdi Yıldıray Akın'ın ortaya koyacağı performans büyük önem taşıyor. Hayati derecede önemli. İşte bakın araya girdiğinde çok tehlikeli dedik. Dış kazık yan paçadan artık hiç direnemedi. Çok direndi oysa ki ama buraya kadarmış Mustafa Arslan. Yıldıray Akın şimdi mücadelesini devam ettiriyor Mustafa Doğan Özkaya ile. Eğer kazanırsa puanları eşitleyecek. Eşitlik halinde kriterler devreye giriyor ve sıralama ona göre belirleniyor. Ve bu kriterleri hemen sizlere bir kez daha hatırlatalım. Sıklıkla ifade ediyoruz. Sırasıyla puanlama harici galibiyeti en yüksek olan sporcu bir üste oluyor puan eşitliğinde. Kötü puanı en düşük olan, hak mahrumiyeti cezası en düşük olan yine bir üste kalıyor. Bunun yanında en genç sporcu hangisi ise o bir üste kalıyor. Eşitlik halinde bu kriterlerde eşitlik varsa, bu kriterlerde de eşitlik söz konusuysa gençlik bir avantaj oluşturuyor yani eşitlik halinde. Önü açılmış. Evet. Final turnuvasında ama final turnuvasında bu turnuvada bu organizasyonda tartıda hafif olan sporcu da yine eğer gençlik de söz konusu değilse eşitlik söz konusu değildi orada yine avantaj sağlıyor. Bu kriterler çok iyi elbette planlanmış. ki değerli. Yıldıray Akın için şimdi Mustafa Arslan'ı geride bırakıp ilk 24'de adını yazdırma fırsatı var. Rakibi Mustafa Doğan Özkaya karşısında Serdar Yıldırım direniyor. Dizleri üzerinde bir türlü istediği dalmayı gerçekleştiremedi. Paçaları kaptırmadı Ali Yanatma şu ana kadar. Mustafa Doğan Özkaya Yıldıray Akın müsabakası da ayrıca devam ediyor. Fatih Atlı Osman Kan'ı mağlup etti. Orhan Okulu Abdullah Güngör'e üstünlük sağladı. Yusufcan Zeybek Mustafa Arslan'ı yendi az önce. Hüseyin Gümüşalan Bekir Yücel'e üstünlük sağladı. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen'i mağlup etti. Ali Gürbüz İsmail Koç, Mustafa Doğan Özkaya Yıldıray Akın ve Ali Yanatma Serdar Yıldırım karşılaşmaları devam ediyor. Son 16 turundaki devam eden 3 karşılaşmanın 3'ü de aynı anda ekranlarınızda. Evet, bu az önce yapmış olduğun o puan skalasını Mustafa Doğan Özkaya galip geldiği takdirde noktalamış olacak. O zaman Mustafa Arslan 24. sırada kalacak. Yıldıray Akın da bu fırsattan yararlanamamış olacak. İlk 24'te belirlenmiş olacak ayrıca. Evet, çok önemli. Bakalım kendi derler ya, kendi göbek bağını kendi kesebilecek mi Yıldıray Akın özelinde? Sarma Kle şimdi yükleniyor ama tam alımıyla tutamadı. Sonrasında da Mustafa Doğan Özkaya üstte kalıyor. Alt üst oldu güreş. Yıldıray Akın altta. Şimdi iyice bastırdı başını rakibinin yere doğru. Mustafa Doğan Özkaya üste bakalım o nasıl bir oyun yapacak? Ali Yanatma yüklendi. Serdar Yıldırım'ı boyundurukta tutuyor. Serdar Yıldırım kalktı ayağa. Dizleri üzerinde hep paçadan doğru hamleleri dikkat çekiyor. Serdar Yıldırım'a da ters gelen bir baş pehlivan Ali Yanatma. Kaş güreşlerinde çok üstün götürdüğü karşılaşmayı puanlamada kaybetmişti. Çok üzgünüm abi ama bir dahaki karşılaşmada daha garanti güreşeceğim. Ustamı yeneceğim demişti Serdar Yıldırım. Bakalım bu mücadele rövanşında neler yaşanacak. Serdar Yıldırım daldı yine boynurukla karşılıyor Ali Yanatma. Çok yıpratıcı bir mücadele. Serdar Yıldırım bu hamleleri. Faruk Mutkan. Şimdi bir kez daha dalıyor. Şimdi bu kez paçadan yakaladı. Yine kurtardı Ali Yanatma. İsmail Koç Ali Gürbüz mücadelesi çayırın ortasına doğru getiriliyor. Artık puanlamaya doğru evrildi sanki benim kanaatimce. Bu dakikadan sonra risk almazlar. 25 dakika geride kaldı müsabakaların 25. dakikadayız müsabakaların başlangıcından itibaren.
Ben Serdar Yıldırım'ın Son da 16 turu müsabakaları o kadar hareketli geçti ki ilk ihtar kararı şimdi geldi. Serdar Yıldırım'ın o ataklarından bahsetmiştik. Hakikaten çok yıpratıcı atakları. Kule hakemleri de fark etti ve hemen Aliyan Atma'ya bir ihtar ikazı geldi hanesine. Adına güreş yapıyor. Antalya Bilgi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yiğitcan adına güreşiyor. Buğra Reşat Atman, Antalya Fidike Halaç. Balıkesir Savaşçı Belediye Başkanımız Sayın Murat Çiçek adına güreşiyor. İsmail Koç yine kasnaklara hamlesini sürdürüyor. Ali Gürbüz'ü çok da ayakta rahat bırakmıyor Faruk Mutkan. Aslan Bey adına güreş yapıyor. 3 güreşte şu anda ayakta devam ediyor. Serdar Yıldırım için bu müsabaka ilk 8'e tutunmak anlamı taşıyor. Ben Uygun adına güreş yapıyor. İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasındaki mücadelede İsmail Koç kuşkusuz hem rövanşı almak, Yıldağ'ındaki finalin rövanşını almak hem de biraz daha ilk 8'de üst sıralara çıkmayı sağlamak için mücadele ediyor. Bir başka önemli karşılaşma Mustafa Dağıneska Yıldır'a Yakın karşılaşması. Yıldır'a Yakın için önemli. Yıldır'a Yakın kazanırsa ilk 24 şansını sürdürecek. 24. sıradaki az önce yenilen Mustafa Yusufcan Zeybek'e yenilen Mustafa Arslan da puanlarını eşitleyecek. Mustafa Doğan Özkaya da şu anda 18 puanda 19. sırada. Tabii şimdi Fatih Atlı kazandı. Ertuğrul Dağdeviren kazandı. Osman Kan geride kaldı. Eğer kazanırsa Mustafa Doğan Özkaya elbette ki bir tur daha geride kalmış olacak. Daralacak biraz o marş. Fakat ikinci torba fırsatını sürdürecek Mustafa Doğan Özkaya'da. Bu açıdan da dikkat çekici. O da bir avantaj. Ama şöyle bir durum var tabii. Mustafa Doğan Özkaya için aslında netleşti durum. İlk 24'te kesin. Niye? Mustafa Arslan mağlup oldu. Yıldır'a Yakın'ın Mustafa Arslan'ı geçmesi ihtimali var. Tabii finale kadar yükselmesi halinde 26 puana yükselmesi söz konusu Yıldır'a Yakın'ın. Evet, o ihtimalle birlikte düşünülürse ancak o zaman geride kalabilir Mustafa Doğan Özkaya. Ama sadece onu değil tabii en alttakini, 24'ün en altındakileri geride bırakacaktır. Dolayısıyla Mustafa Doğan Özkaya da ilk 24'ü şu anda garantilemiş durumda. Yıldır'a Yakın mücadelesi sürerken. Mental olarak bunda rehaveti söz konusu, daha puanlamayı. Yani geride bırakacağımız baş pehlivanlar Yıldır'a Yakın'ın Mustafa Arslan olacaktır. Kürşat Korkmaz zaten gerisinde kaldı. Evet. Dün elendi. Bir baş pehlivan ancak sıralamayı birer aşağı atabilir. Hem Yıldıray hem Mustafa Arslan birlikte yola devam etmiş olsalardı o zaman bu sayı 2'ye çıkabilirdi. Yusufcan Zeybek bu ihtimali ortadan kaldırmış oldu. Mustafa Arslan'ı mağlup ederek. Evet. Şimdi yüklendi. Bacaktan yakaladı. Mustafa Doğan Özkaya Yıldır'a Yakın mücadelesi. Yine yerde Mustafa Doğan Özkaya bir an açık düşürebilirdi. Bu dalışları inanılmaz. Geçen sene Elmalı güreşlerinde İsmail Koç'u aynı şekilde dalıp açık düşürmüştü. Puanlamada Yıldır'a Yakın'ı çok zorlu anlar bekliyor Faruk'la. Bunu açık bir şekilde ifade edebilirim. Son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmesi olarak ifade etmiştik zaten. İsmail Koç Ali Gürbüz mücadelesini. En zorlu karşılaşma. Başından bu yana takip ettiğimiz tek müsabaka oldu bu. Hüseyin, Orhan, Yusufcan, hatta Fatih Ertuğrul hızlı bir şekilde galibiyete ulaştılar. Çeyrek finale yükseldiler. Şimdi bacaktan sarma çabası içerisinde. Sesinden de bastırıyor Mustafa Doğan Özkaya Yıldır'a Yakın'ı. Hiç hesaplama yapmayın. Ben o hesapları şimdi gereksiz hale getireceğim dercesine bir mücadele ortaya koyuyor Mustafa Doğan Özkaya. Dün sen demiştin Aliyan Atma belirleyici olabilir demiştin. Ya aslında belirleyici olma fırsatı şu anda doğmuş durumda Serdar Yıldırım karşısında Aliyan Atma için.
%50 diyeyim. İki baş pehlivan da çok sabırlılar şu anda. Kendi konumlarını göz önünde bulundurduğumuzda. Molası İsmail Koç, Ali Gürbüz müsabakaya tekrar başlayacaklar. Bir kez daha. Bu arada yağlı güreş sanki milli maç gibi, TRT'ye teşekkür ediyoruz demiş güreş severlerimiz. Yaşasın. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz bizle ilgileri için. Dün daha serindi hava. Bugün güneş daha fazla yüzünü gösteriyor. Bunu da belirtelim ayrıca Er Meydanı'nda. Zaman zaman rüzgar etkili olabiliyor ayrıca. Belki rüzgarın sesi sizlere kadar ulaşıyor olabilir. Önlemlerimizi aldık ama bazen öyle sert esiyor ki o önlemlerimizi de boşa çıkarıyor olabilir. Bunlar için şimdiden özürlerimizi iletiyoruz. Yarım saat geride bıraktık. Hatta 32 dakika içindeyiz. Müsabakalar başladığı andan itibaren. Mustafa Doğan Özkaya iyice yüklendi. Şimdi beline doğru da bir hamle yaptı. Sonrasında da sarma çabası içerisinde yükleniyor. Rakibinin başını yere doğru bastırıyor ensesinden. Daha kontrollü olmaya başladı. Özellikle İsmail Koç, Ali Gürbüz müsabakasında başpehlivanlar. Benzer temkinli durum Aliyan Atma Serdar Yıldırım karşılaşmasında da gözleniyor ama Mustafa Doğan Özkaya buradan sonuç alabilecek mi? Çok tesir edici hamleler yapmadığını gözlemliyorum. Şimdi ama dış kasıkta diğer başpehlivanlarımız da artık ekstra bir enerji, efor sarf etmek istemiyorlar. Burada. paçaları çözmeye çalışıyor. Mustafa Doğan Özkaya kalkma teşebbüsünde bulundu, yıllara yakın tuttu. Yine paçada Mustafa Doğan Özkaya paça bandı çözebilecek mi? Oradan parmaklarını geçirebilecek mi? Bu arayış içerisinde. Bu hazırlıklar puanlamada daha iyi kavrayabilmek için yapmış olduğu tertibat diyebiliriz. Bunu da puanlamaya götürdü. Yani beklenen bu. Çünkü Ali Gürbüz gibi çok güçlü başpehlivan Yıldıray Akın'ı sırt aşağı yenemediğini göz önünde bulundurabilirsek, çok dengeli, yer güreşinde çok usta bir başpehlivan Yıldıray Akın. Stabil giden güreşi istatistiki skalalarla anlatmış olmanız heyecanı sıcak tutuyor demiş güreş severlerimiz. Bunu zenginleştirmek tabii ki benim değil, Faruk Mutkan sağ olsun çok büyük emek veriyor. Ekibimizin katkılarıyla, üstadımızın katkılarıyla, Şener Sarı'nın katkılarıyla ancak tabii ki ekip bu mümkün olabilir. Ekip hep birlikte. Ama biz de tabii dünya çapında yayınlara imza atan bir ekiple birlikte bu işi yapıyoruz. Onların emeğini de net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Benim sorumluluğum biraz da buna. Son 8'de çeyrek finalde şu anda isimlerini yerleştirmiş olan dört başpehlivan var ki İsmail Koç ve Ali Gürbüz de, onlardan biri de bunu sağlayabilir ayrıca. Yani ilk 8'de yer alanların biraz daha baskın olduğu bir son ayak takip ediyoruz, izliyoruz aslında. Bilmiyorum, belki de beklenti hep hani ilk 24'de yer alma, ilk 24'te yer alma heyecanı gibi olabilirdi diye düşünüyoruz ama şu andaki heyecan Yıldıray Akın'a bağlı. Evet.
ve ilk 8'e yerleşme imkanı olarak bağlı. Mustafa Doğan Özkaya yine tuttu rakibini yerde. Altta. Ali Yanatma, Serdar Yıldırım karşılaşması. Altta İsmail Koç, Ali Gürbüz mücadelesi. Üste solda devam ediyor. Mustafa Doğan Özkaya bir kez daha dış kazıklı paçalarla halen devam ediyor. Paça şimdi parmakları geçirmiş durumda. Orası çok önemli çünkü puanlamada orayı gevşettiniz. Yakaladığınızda çok büyük avantaj yakalamış oluyorsunuz. Türkçemize kazandırılan deyimle ipleri eline geçirmiş durumda. Aynen öyle. Ve bu puanlamada çok tehlikeli orası. Ali Yanatma, Serdar Yıldırım karşılaşmasında Ali Yanatma üstte. İlk kez güreş yere indi. Serdar Yıldırım acaba bunu taktik gereği mi yaptı? Yoksa Ali Yanatma tecrübesiyle bu pozisyonu mu aldı? Nedir değerlendirmen? Bence bu riski almaz Serdar Yıldırım. Ali Yanatma bastırdı. Yani güreşin içerisinde yapmış olduğu hamlenin karşılığını aldı. Çünkü puanlamaya henüz 6 dakika var. Serdar Yıldırım yer güreşini benimseyecek kanaatinde değilim. Çünkü çok büyük bir risk. Ali Yanatma koparıcı bir baş pehlivan. Dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son ayağında. Diğer 6 ayakta 2 puan elde edebilmişti Ali Yanatma ama bu müsabakaya kadar 4 puan hanesine yazdırdı. Son ayakta şu anda 6 puanı var. İlk 24 iddiası yok. Sağdan sarmayı vurdu. Künde arayışı içerisinde olabilir Ali Yanatma. Sağ alt kadrajda. Serdar Yıldırım'ın burada alacağı sonuç elbette ilk 8 iddiasını sürdüren başpehlivanlar için, Ertuğrul Dağdevren ve Fatih Atlı için son derece önemli. Serdar Yıldırım şu anda 8. sırada. Bu konumunu koruyabilecek mi? Belki de bu konumunu koruyabilmesi şu andaki pozisyondan kendini kurtarmasına bağlı. Mustafa Doğan Özkaya eline gelen ilk 24'e yerleşme fırsatını sürdürebilecek mi? Onun da durumu tıpkı Serdar Yıldırım gibi Mustafa Doğan Özkaya'nın şu andaki oluşturduğu pozisyondan kendisini kurtarmasına bağlı. Salih Can Topçu, Antalya Bilge. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı. Serdar Yıldırım buradan yenik ayrılırsa 28 puanda kalacak. Ertuğrul Dağdeviren'in finale yükselerek eşitliği bulma imkanı var. Bu da finalde kazanması zaten ilk 8'de yer alması anlamına gelecek. Hem Fatih Atlı'nın hem Ertuğrul Dağdeviren'in birlikte ilk 8'de yer almaları ihtimali yok. Bunu da ayrıca belirtelim. Evet, bu arada baş pehlivanların puanlama anonsu geldi değerli güreş severler. Sayın Abdullah Altuntaş'ın çok değerli ağır arkadaşları, yaralarımız her meydanımıza akın gelmeye devam ediyor. 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde tüm güreşler halkımızı, Eminadiyar'ı, Türk'ün ilk her meydanına davet eden
CTM Madencilik Çetin Mermer Yönetim Kurulu Başkanı. Kısa bir şimdi nefeslenme molası içerisinde baş pehlivanlar. 3 müsabaka devam ediyor. Ağzın arkadaşları gelmeye devam ediyor. Şu anda her meydanımızda. İstanbul Sultan Gazi Güreşleri Güreş Şansı Sayın Zeki Özürlü her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldiniz. Ve yine beraberlerinde Samsun İzmir Kurulu Güreşleri Güreş Şansı Sayın Ali İbrahim Çiçek her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldiniz diyoruz. Yine beraberlerinde Antalya Komuca geçmiş dönem güreş şansı iş adamı Sayın Yasin Çetin her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Antalya Komuca güreşleri güreş şansı Sayın Hamdi Sarıca her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Çanakkale Kıbrıs güreşleri geçmiş dönem güreş şansı Sayın Yasak Korkmaz her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Bursa bir karışalı güreşleri güreş şansı Sayın Hakan Sürmez her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşleri güreş şansı Sayın Zeki Acar her meydanımızda şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Puanlamanın ardından mücadeleler normal sürenin tamamlanmasının ardından mücadeleler devam ediyor. İşte ekranlarınızda solda İsmail Koç, sağda Ali Gürbüz. Çok kritik anlar yaşanabilir. Her müsabakada başpehlivanlık mücadelesinde 3 müsabaka devam ediyor. En erken bitmesi muhtemel puanlama karşılaşmasını izliyorsunuz. İsmail Koç, evet. Ali Gürbüz mücadelesi fırsatı buldukları anda rakibin üstünlük sağlayabilirler diyorsun. Ya da kontrol hücum yapabilir birbirlerine. Her an her şey olabilir. İşte 3 müsabaka aynı anda ekranlarınızda. Yükleniyor Mustafa Doğan Özkaya. Yıldır'a yakın uzak tuttu kendisinden ve rakibinin durumundan kurtardı kendisini. Ali Yanatma Serdar Yıldırım karşılaşmasında puanlama bölümü henüz başlamış değil. 3 karşılaşmada her an bitebilir. 3'ü de sonuca odaklı başlıyor. Şimdi Mustafa Doğan Özkaya yine yakaladı. İndirebilecek mi? Üstünlük sağlayabilecek mi? Yenişe gidiyor. Kazanıyor. Mustafa Doğan Özkaya adını çeyrek finale yazdırıyor. Yıldır'a yakın için ilk 24 fırsatı kalmıyor. Hayali son buldu ve Mustafa Arslan sanırım bu galibiyete en çok sevinen baş pehlivanlardan biri oldu. Bakın bir anda tekte aldığı Mustafa Doğan Özkaya toparlanmak isterken dış kasnakta bekleyen Yıldır'a yakını net bir puanla saf dışı bıraktı. Çeyrek finale adını yazdırdı Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Arslan 24. sırada kaldı 16 puanla. Artık onu bir başka baş pehlivanın geçmesi ihtimali çok zor. 38. sıradaki Ali Yanatma 2 puanı vardı. Şu anda 6 puanda. 20 puana ulaşabilir. Finali de kazanırsa. Bu ihtimale bağlı ilk 24'te yer alması kuşkusuz matematik olarak mümkün. Acaba Serdar Yıldırım ona izin verecek mi? Şimdi o da daldı. Sonuca gidiyor. 2 karşılaşma kaldı son 16 turunda. İsmail Koç mu, Ali Gürbüz mü, Ali Yanatma mı, Serdar Yıldırım mı? Mustafa Doğan Özkaya da durumunu perçinledi. Buradan aldığı 6 puanla 20'ye yükseltti puanını. Sıralamada yükseliyor. Osman Kan'la puanlarını eşitlemiş durumda. Şu anda Mustafa Doğan Özkaya yarı finale kalırsa üzerine çıkmış olacak. İlk 16 içerisinde yer almak demek ikinci torbada yer almak anlamına geliyor. Bu fırsatı acaba değerlendirebilir mi? Şu anda benzer durumda, pozisyonda Fatih Atlı ve Ertuğrul Dağdeviren. Fatih Atlı kazanarak biraz daha rahatladı ikinci torbadaki pozisyonunda. Şimdi gözünü bu iki baş pehlivan ilk 8'e dikmiş durumdalar.
Hem gösterdikleri performansı hem de Serdar Yıldırım'ın performansına bağlı. Ali Gürbüz İsmail Koç'un üzerine gitti. İsmail Koç kasnağa doğru hamle yaptı. Serdar bir kez daha dalma teşebbüsünde bulundu. Ali Yanatma savuşturuyor. Sahili kasnakta Ali Yanatma'nın bir koltuk altı veya da dalışları arıyor Serdar Yıldırım. Şimdi arkasına geçme çabası içerisindeydi Serdar Yıldırım. Bir an attı rakibinin üzerine kendisini. Uçtu adeta ama iyi kurtardı Ali Yanatma yine. Boyundurukta tutuyor Ali Yanatma rakibini. Kasnakta eli. Serdar Yıldırım paçaya doğru hamle yaptı. Uzaklaştırdı kendisini. Kasnağı da kurtardı. Ayakta devam ediyorlar. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, Zihni Enerji Türkiye... Bir kez daha yükleniyor Serdar Yıldırım. Dizleri üzerindeydi Ali Yanatma. Sonuç alamadı. İsmail Koç, Ali Gürbüz karşılaşması da devam ediyor. İsmail Koç'un kasnağa doğru hamlelerini savuşturuyor Ali Gürbüz. Şimdi bir kez daha daldı. Boyundurukla yine karşılandı Serdar Yıldırım. Ali Yanatma ihtarı var. Pasif güreştiği gerekçesi almıştı bunu. Serdar Yıldırım özellikle normal sürede çok aktifti. Ama bir ihtar aldı şu ana kadar rakibi. Acaba beraberinde devamını getirebilir mi? Şimdi üste çıkma çabası içerisinde sonuç yok. Bir kez daha dalıyor. Yine boyundurukla karşılık. Serdar Yıldırım kola çekti. Sonrasında arkasına geçme çabası. Ali Yanatma da karşılık verme çabasında. Hareketlendi müsabaka. Her an bir üstünlük çıkabilir. Acaba kim çıkacak? Sonrasında yüklendi. Serdar Yıldırım kazandı. Serdar Yıldırım yoluna devam ediyor. Serdar Yıldırım ilk 8 iddiasını sürdürüyor. Hem de sırt aşağı yenerek Ali Yanatma'yı bir anda sol eli kasnakta ve sol koltuk altından öyle bir geçiş yaptı ki puanlanması yeterliyken sonuca tesir etti. Sırt aşağı yendi işte, bakın müthiş bir oyun buradan koltuk altından. Net bir galibiyet. Borçalamış adeta. Müthiş bir galibiyet gerçekten de. Serdar Yıldırım kazanıyor, Ali Yanatma üstünlük sağlıyor. Ali Yanatma da 6 puanla tamamlıyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni. Serdar Yıldırım artık kendi kariyer adına yine yükselmeye, ışıldamaya, parıldamaya devam ediyor. Çeyrek ilk 8'i garantiledi mi? Daha değil. Daha Faruk Mutkan, Ertuğrul Dağdeviren'in ve Fatih Atlı'nın performanslarına bağlı, kuşkusuz kendi performansını bu şekilde sürdürdüğü müddetçe o zaman Serdar Yıldırım şu anda ipleri elinde bulunduruyor. Ama çeyrek finalde inanılmaz bir eşleşme olursa, müthiş bir eşleşme olursa gerçekten de hani tadından yenmez. 30 puana yükseldi şu anda Serdar Yıldırım. En yakın rakibi Ertuğrul Dağdeviren 24 puanda. Yani bu şu demek. Çeyrek finalden 2 puan aldı diyelim. 32'ye yükselir. Ertuğrul Dağdeviren 2 puan aldı. 26'ya yükselir. Yarı finale ikisi de çıktı varsayalım. Her ikisinin de 32'ye 28 olur. Hele hele birbirine düşerlerse yarı finalde. Birbirlerine çeyrek finalde, yarı finalde birbirlerine düşmeleri zaten o hesapları bambaşka bir noktaya getirir. Ertuğrul Dağdeviren eğer Serdar Yıldırım yoluna devam ettiği müddetçe ancak finalde kazanırsa fırsat bulabilir Serdar Yıldırım'ı geride bırakmaya. Finale kadar yükselip kazanması ihtimaline daha. Serdar Yıldırım ilerledikçe, yürüdükçe yani ipleri elinde bulunduruyor. Serdar Yıldırım eğer çeyrek finali kazanırsa, Serdar Yıldırım eğer çeyrek finali kazanırsa puanını 32'ye yükseltecek. Ertuğrul Dağdeviren çeyrek finali ve yarı finali kazanırsa 10 puan elde etmiş olacak. 38'e yükseltecek puanını. 28'e yükseltecek, düzeltiyorum, puanını. Serdar Yıldırım'ın gerisinde kalıyor. Kazanmaktan başka şansı kalmıyor. Serdar Yıldırım eğer çeyrek finali kazanırsa. Evet. Çeyrek finali eğer kazanırsa, düzeltiyorum. Şu anda Ertuğrul Dağdeviren için final yetmiyor. Kazanmaktan başka şansı yok. Serdar Yıldırım, Ertuğrul Dağdeviren kaybettiği anda ilk 8 içerisinde. Evet. Bakalım, eşleşme çeyrek finalde çok büyük önem arz ediyor. Az önce Ali Gürbüz'ün bir hata söz konusuydu.
Ama karşılık bulmadı İsmail Koç. Hemen savuşturdu onun bu atağını. Şimdi Faruk, istersen puan durumunu şöyle bir toparlayalım. Orhan Okulu 69 puanla liderliğini sürdürüyor. Ali Gürbüz 50 puanla şu anda karşılaşması devam ediyor. Serhat Gökmen'in 42 puanı var. Serhat Gökmen o 42'de kaldı. İsmail Balaban 38'de, Yusuf Can Zeybek 38'de, Hüseyin Gümüşalan 38'de, İsmail Koç 36 puanla geliyor. 7. sırada Mehmet Yeşil 28, Mustafa Batu 28, Serdar Yıldırım 30 puan yaptı. Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil ve Mustafa Batu'nun üstüne çıktı. Zaten Serdar Yıldırım 8. sıradaydı. Ben hesabı şimdi bir kez daha gözden geçirdim. Düzeltiyorum, kusura bakmayın. Lütfen özürlerimle düzeltmeme izin verin. Finale çıkması Ertuğrul Dağdeviren'in şu anda yeterli değil demiştim. Daha doğru, tekrar düzelteyim. Finale çıkması yeterli değil. Finale çıkması 28 puan. Finale kazanması halinde 16 puan, 34 puan. Eğer Serdar Yıldırım yarı finale çıkarsa diğer bütün hesaplar gerekmeyecek. Evet. Bu çeyrek final onun için çok önemli. Çeyrek final önemli. Serdar Yıldırım özelinde. Umarım doğru hesaplamışımdır. Bir kez daha kontrol ediyorum. Bu arada İsmail Koç gündüz mücadelesi de devam ediyor. İlk kez ayrı. Kasnağı bu kadar güçlü yakaladı İsmail Koç. Sağlı sollu kasnaklara hamle söz konusu. Budama arayışı içerisinde Ali Gürbüz uzak kaldı. Faruk, Ertuğrul burada finalde kazandığı takdirde toplayabileceği puan sayısı 32. Yani 32 puan 36. 34 düzeltiyorum. 18 puanı vardı. 24 puanda şu 18 puanı vardı bu ayağa gelirken, bu ayaktan alabileceği puan sayısı 16, 34'e yükselebilir. 34'e yükselmesi halinde kuşkusuz finaldeki rakibi eğer Serdar Yıldırım olmazsa bu arada tek daldı İsmail Koç. Bir de bir tırpan denemesi ama sonuç yok. Bu kez Ali Gürbüz silahını ateşledi. Kasnakları hemen savuşturdu. İsmail Koç hiç yaklaştırmıyor kendine Ali Gürbüz'ü. Sanki her an her şey olabilirmiş gibi geliyor yine müsabakada. Boşluk arıyor, açık arıyor. İki baş pehlivan da çok tecrübeliler. Soru şu, hamle yapan Ali Gürbüz ya da İsmail Koç mu, yoksa kontrolcüm yapan İsmail Koç mu Ali Gürbüz mü puanı alacak? Ben de merak içerisindeyim. Kontra puanlarla çok müsabaka tamamlandı bugün, özellikle bu turda. Çok güzel bir tespit. Orhan Okulu Abdullah Güngör'ün kündesine karşılık verdi kılçıkla. Fatih Atlı Osman Kan'ın karşılığını çok sağlam verdi. Bakalım burada nasıl neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Özellikle puanlamalarda ben hiç görmediğim kadar yenişler gördüm. Aslında puanlar yeterliyken sırt taşa yenişler görmeye başladık. Özellikle Kurtdere Er Meydanı'nda. Belki de kendilerini kırpınara hazırlanıyorlar. Yine hareketlendi mücadele. İsmail Koç kasnağı kaptırmadı. Rakibinin üzerine gidiyor Ali Gürbüz. Bursa'daki finalin daha sert mücadelesini izliyoruz şu anda. Düzeltiyorum. Manisa Yunus Emre Yunta Er Meydanı'nda. Bir önceki ayağın finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. İki baş pehlivan. Şimdi son 16 turunda kozlarını paylaşıyorlar. Bu turun son müsabakası bu. 56. dakikadayız. Bu turun çok çabuk geçtiğini söyleyebiliriz ayrıca. Henüz bir saat olmadı ama tek bir müsabaka kaldı. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Yine kasnakta Ali Gürbüz dizledi, kurtardı. Bir kez daha yükleniyor. Boyunduruk. Oradan başka bir hamle gelir mi? Her an bir ikaz gelebilir İsmail Koç'a. Tabii bu mücadele özelinde bir de çeyrek finali düşünmeleri gerekir. Orhan Okulu orada, Yusuf Can Zeybek orada, Hüseyin Gümüşalan orada, Fatih Atlı orada. Dolayısıyla artık bu güreşin süresini biraz daha kısaltmaları gerekecek mental olarak. Bu hamleler bu doğrultuda. İlk iki baş pehlivan özelinde de bakın. Bir kez daha Ali Gürbüz sol eli kasnakta. Şimdi yine boyundurukta tuttu.
Uzaklaşıyor. 2 adım daha geri attı. Senin de ifade ettiğin gibi İsmail Koç Erhan bir ihtar gelebilir. Pasif güreştiği gerekçesiyle. Dizi üzerindeydi bir an Ali Gürbüz. Yine İsmail Koç dizi üzerinde paçayı yakaladı. Ama kurtardı kendisini sonrasında. Yine geri adımlıyor İsmail Koç. Ama elinde bir sakatlık var. Sol elini tutuyor İsmail Koç. Bu dakikalarda Ali Gürbüz ekranlarınızda. Ali Gürbüz mental olarak, fiziksel olarak da akışını sürdürüyor. %51 Ali Gürbüz, %49 İsmail Koç özelinde denge biraz daha makas aralığı şu an itibariyle açıldı. Bakalım bu akıcılığı devam ettirebilecek mi Ali Gürbüz? Kasna hamlesi. Ali Gürbüz'ün çiftsel kasnakla asılma çabasındaydı. Şimdi karşılık verme çabası İsmail Koç'tan yakaladı Ali Gürbüz. Sökme çabasında, uzak tutma çabasında şimdi İsmail Koç kendisini bir elini söktü. Paçaya doğru hamlesini şimdi engelledi. Bir kez daha paçadan yakaladı. Uzak tutuyor kendisini. Arkasına da geçebilirdi her an. Artık güreş her an bitebilir değerli güreş severler. Artık kırılma anlarındayız. İki taraf adına. Ali Gürbüz kasnağı kaptırmadı. Halen sağ eliyle İsmail Koç'un kasnağına yapıştı, bırakmıyor. Paçaya doğru hamlesi dikkat çekiyor. Bir an arkasına doğru yöneldi. İsmail Koç hemen doğruldu. Kasnağını kurtararak yaptı bunu. Gerçekten de son derece güzel bir karşılaşma izliyoruz. Çok son 6 turunda İsmail Koç'la Ali Gürbüz karşısında. Çok hakkını veriyorlar. Çok büyük de efor sarf ediyorlar. Yine kasnakta Ali Gürbüz'ün sağ eli. İsmail Koç bir türlü sökemedi. Oradan sağından koltuk altı arayışı içerisinde olabilir. Şimdi arkasına geçiyor. Ali Gürbüz kazanmak üzere. Kazanıyor. Hamlesini boşa mı çıkardı? Sonrasında çangalla devirdi. Ve yine sırt aşağı. İnanılır gibi değil. Vay vay vay. Ne müthiş bir galibiyet Ali Gürbüz. Puan almak yeterliyken hayır dedi. Gıcırı bükme beline girdi. Ve sırt aşağı inerek Megasar Ali Gürbüz Ali tezahüratlarıyla dinlenme odasına gidiyor Faruk Mutkan. Harika bir yenişti gerçekten de. Tam bir üstünlük sağlayamamış mıydı acaba? Müsabaka tamamlanabilirdi ama sonrasında müthiş bir yenişle adını çeyrek finale yazdırıyor Ali Gürbüz. Aslında puan aldığım itirazında bulunabilirdi ama buna mahal vermedi. Ben sonuca gideceğim. Net ve temiz bir galibiyet. Dağılmıştı İsmail Koç. Şaşırttı mı beni doğrusunu istersen. Ali Gürbüz de tüm konsantrasyonuyla mücadeleye devam ettiğini net bir şekilde gösterdi. Yenişte bunu gösteriyor. Ne dersiniz Üstü Kaptan? Ali Gürbüz'ü tartışmaya hiç gerek yok. Geçen hafta da İsmail Koç'u gene mağlup ederek Yuntağ'ında baş pehlivan olmuştu. Ali son yılların bana göre yetişen en büyük baş pehlivan diyebilirim. Biliyorsunuz Ali Gürbüz gerçekten adını şu anda Ali Gürbüz 52 puanla ligin 2. sırasında. Orhan Okullu 69 puana sahip. Ali şu anda çeyrek finale çıktı. 52 puanı var. Hemen istersen çeyrek finale kalan pehlivanları hatırlatalım. Ve Orhan isimleri de Okulu, zaten ekranlarda yerini alıyor sevgili izleyenler. Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Ali Gürbüz ve Mustafa Doğan Özkaya çeyrek finale yükseldiler. İstersen puan durumunu bir kez daha gözden geçirelim mi Faruk? Orhan Okulu biliyorsun 69 puanla liderliğini sürdürüyor. Ali Gürbüz 52 puanla sahip. Serhat Gökmen 42 puanda kaldı. İsmail Balaban 38 puanda kaldı. Yusuf Can Zeybek 38. Hüseyin Gümüşalan 38. İsmail Koç 36'da kaldı. Mehmet Yeşil ile Mustafa Batu da 28'er puanla sahipler. Serdar Yıldırım'ın 30 puanı var. Ertuğrul Dağdeviren
24 puana sahip. Daha sonra 22 puanlı 3 güreşçi sıralanıyor. Fatih Atlı 22, Mustafa Taş 22, Nedim Gürel 22, Osman Kan 20, Mustafa Doğan Özkaya da 20 puana ulaştı. O da adını çeyrek finale yazdıran pehlivan oldu. Yıldıray Akın'ı mağlup etti. Mustafa Doğan Özkaya. İsmail Koç ilk 8'i garantilemiş durumda. Ertuğrul Dağdemir'in burada baş pehlivanlık elde etse bile onu geride bırakması ihtimali yok ve şu anda İsmail Koç 7. sırada görülüyor. Tabii 38 puanlı 3 baş pehlivanın ardından 36 puan da bu 7. sırada. Dolayısıyla ilk 8 ile ilgili şimdi çeyrek final müthiş müsabakalar bizleri bekliyor. Müthiş eşleşmeler. Müthiş eşleşmelerin nasıl olacağını şimdi merakla bekliyoruz. Eşleşmelerin de kuşkusuz bağlı olacaktır. Hani şu ihtimal kuşkusuz var. Ertuğrul Dağdeviren Serdar Yıldırım müsabakası. Ertuğrul Dağdeviren Serdar Yıldırım'ı yenerek önünü temizleyebilir. Serdar Yıldırım'ın rakibine üstünlük sağlayarak ilk 8'deki yerini garantilemesi söz konusu olabilir. Tam aksine Fatih Atlı ile Ertuğrul Dağdeviren birbirleriyle karşı karşıya gelebilirler. Fatih Atlı'nın kazanması Serdar Yıldırım'ın orada bir avantajı oluşturabilir. Serdar Yıldırım ama ilerledikçe zaten Ertuğrul Dağdeviren için kazanmaktan başka şans olmayacak ilk 8 için. İşte enişler ekranlarınıza geliyor son 6 turunda. Ertuğrul Dağdeviren Serhat Gökmen'e üstünlük sağlamıştı. Harika bir kas kanadıyla. Orhan Okulu neredeyse kündeye geliyordu. Ama son andaki kılçığı, benzer durum burada Osman Kan Fatih Atlı mücadelesinde de yaşanmıştı. Attığını iddia etti Osman Kan. Fatih Atlı kılçıkla kazandı. Adını çeyrek finale yazdırdı. İki kündeyi ardı ardına gördük. Son 16 turunda hakkını verdiler baş pehlivanlar. kesinlikle. İşte burada Yusufcan Zeybek üstünlük sağladı. Çeyrek finale yükseldi. Buranın son baş pehlivanı, Türkiye baş pehlivanı Mustafa Doğan Özkaya da tek daldıktan sonra rakibini işte böyle mağlup ediyor. Sırt aşağı daldı Mustafa Doğan Özkan. Yıldıray Akın'ın önümüzdeki yıl kadınlarda eleme turlarına ilk 24 hayali fırsatını, iddiasını orada sona erdirdi. Faruk, burada bir şey dikkatimizi çekiyor. 30 puan toplayan Serdar Yıldırım bana göre şu anda sürpriz yapan en büyük baş pehlivan oldu. Serdar Yıldırım şu anda 8'de zorlayabilir mi? Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren var. Onları yakından takip eden baş pehlivanlar. Ertuğrul Dağdeviren'in bir adım önde olduğunu görüyoruz. Fatih Atlı ile aralarında 2 puan fark var. Zaten 4 tane baş pehlivan Fatih Atlı, Mustafa Taş, Nedim Gürel'in 22'şer puanı var. Osman Kan 20 puanı var. Mustafa Doğan Özkaya da puanla yükseltti. 20'ye çıkardı o da. Osman Kan'ı yakaladı. 20 puanla tamamlıyor Osman Kan. Ancak ilk 16'da yer alabilecek Mustafa Doğan Özkaya'nın performansına bağlı. Mustafa Doğan Özkaya şu anda onu puan olarak yakalamış durumda. İlk 16'da biliyorsun 28 puan baraj gibi oldu Faruk. 28 puan bir baraj gibi görünüyor. Röportajımız var. Söz Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Kurtdere Er Meydanı'nda baş pehlivanlık güreşleri sona erdi ve röportajlarımızda devam edeceğiz. Yanımızda çok değerli bir isim yağlı güreş için. Sayın Seyfettin Selim Kırkpınar Ağası. Sayın ağam, hoş geldiniz. Ağalık her yeri bir taraftan da dolaşmakla oluyor. Sadece Kırkpınar'ın ağası değilsiniz tabii ki. Ağaların ağası olarak Kurtdere'desiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki Kurtdere son 7-8 seneden beri Kurtdere güzel başkan dernekleriyle beraber çok güzel yerlere geldi. İnşallah
böyle devam eder. Bugün lig güreşi final oluyor burada. Kıran kırana bir güreş oluyor. Eskiden sadece bir Kırkpınar'da güreş olurdu. Belki Elmalı'da, belki Kumlucu'da ama şu anda 7 tane lig güreşi oldu. 10 numara güreş bunlar. Hepsi 10 numara. Hepsi Kırkpınar'da güreşler. Tabii bu güzel büyük bir proje. Bundan dolayı pehlivanlarımız da rahatsız biraz. Tabii rahatsız. Niye rahatsız? Kaldıramıyorlar bu böyle güreşi. Bunları bir dengeleyeceğiz inşallah. Biraz önce Federasyon Başkanı, Özel Başkan'la görüştük. İnşallah bu güreşe de bir ayar vereceğiz. Yani pehlivanları da koruyacağız. Ama bu güreş kesinlikle lig güreşleri olacak. Ama 7 olacak, ama 10 olacak, ama 6 olacak. Lig güreşi olacak. Çünkü benim isteğim çok. İstanbul'da bir tane, Balıkesir'de, Bursa'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Samsun'da, orada, Antep'te, geçen Manisa'da yaptık. Kıran kırana bir güreş oldu. Manisa tarihinde öyle bir güreş olmamıştır. Bu güreşleri ben sonuna kadar destekliyorum ama baş pehlivanlarımızın da burada kazançlarını kollamak amaçlı. Yani daha çok para kazansınlar ama daha güzel kıran kırana güreş yapsınlar. Eski güreşler artık çıksın artık hayatımdan. Yani böyle bir basit güreşler, zayıf güreşler, işte kimin bir günde 2 güreşe gidiyor pehlivanlar. Bir düzen geldi. Bu düzeni koruyacağız inşallah hep beraber ekip halinde. Yani Federasyon Başkanı olsun, Güreşler Birliği Belediye Başkanı olsun, Kırkpınar olarak ben olayım. Yani bu işi düzene koyacağız. Pehlivanlarımıza destek olacak. Bu işi bitireceğiz inşallah. Çünkü artık seyircimiz güzel güreşlemeye başladı. Sadece Kırkpınar değil. 7 tane oldu. Seneye belki 10 tane olur. Belki 6 tane olur ama muhakkak lig güreşe devam edecek. Sayın Ağam, seyirci için neler söylersiniz? Gerçekten burası bugün final güreşi başlamamasına rağmen tıklım tıklım. Seyirciler güreşten memnun gibi. Şimdi Balıkesir güreşi çok seven yerlerden birisi. Antalya, Balıkesir. Burası yani Antalya'dan sonra bence Balıkesir gelir. Ordu, Samsun, Kocaeli ama Balıkesir eskiden beri kurtların olduğu bir yer olduğu için gerçekten güreş seven bir yer. Her sene böyle. Ben 8-10 seneden beri buraya geliyorum. Hele bu son dönemde belediye başkanının buraya verdiği imkanlar da güzel. Yani yollar güzel, geldiğin seyir alanı güzel, güzel serinde güreş yiyorsun, yemeğini yiyorsun. Seyircimiz için de güzel şeyler oldu. Emeği geçene teşekkür ediyorum. Başka Yücel Başkan olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Çünkü gerçekten seyirci burada 10 numara güreş yiyor. Yani serin yerde rahat rahat güreş yiyor. Çayını kahvesini içiyor, meyvesini yiyor. Yani emeği geçene teşekkür ediyorum. Yani bunu yapmamız lazım. Bizim atasporumuz. Ama burada gerçekten büyük bir emek var. Yani Antalya'dan sonra Balıkesir. Sayın Ağam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet, Kırkpınar Arası Sayın Seyfettin Selim'le beraberdik. Sözü Faruk Mutkan'a bırakıyoruz. Antalya Orkunlu'yu çok attı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bugün burada Teşekkürler Fatih Ata. Teşekkürler Seyfettin Selim. Kırkpınar ağası, o da altın kemerli. Sayın Hakan Çetin adına güreş yapıyor. İşte Kurtdereli Er Meydanı'ndan drone kameramızla gelen görüntü ekranlarınıza yansıyor. Sıklıkla ifade ediyorum. Çok ama çok tecrübeli, özellikle Naklen Yayınlar'da çok özel bir ekip sizlere CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ayağını, son ayağını aktarıyor. Röportajlarımız devam edecek ama alt boyların da son durumunu merak ediyoruz. Fırsat bulmuşken Şener Sar'a bırakalım sözü. Biliyoruz bazı durumlar netleşti. Netleşenleri bir hemen tekrar hatırlatalım izleyenlerimize. Sayın Mutkan, Hamza Özkaradeniz şu anda 47 puanda. Aynı zamanda çeyrek finalde zaten. Baş pehlivanlığı garantilemiş durumda. Yani Hamza Özkaradeniz baş altından baş pehlivanlığa yükselen ilk baş pehlivan oluyor. Onun ardında ikincilik için kuvvetli adaylardan Metin Alparslan Temizce 38 puan, yine 37 puan Tolga Turan ve onu takip ediyor sıralama. Bir daha sayalım isimleri. Metin Alparslan Temizce, Tolga Turan. İkisi biri çeyrek finaldeler, yollarına devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Ve ihtimali kalmayan, fırsat bulamayan, fırsatı olup da ihtimali kalmayan kim var? Yani burada en düşük puanı Erkan Taş var. Yani en düşük puan oluyor 25 puan. Hiç ihtimal kalmayan, çeyrek finalde olmayan ama fırsat yaratmış olan başka kim var isimlerden? Yani Abdülrefik Öner, Yıldıray Pala, Erdal Duman, bunların da ikincilik için şansları devam ediyor. Yani bu sporcular eğer şampiyon olurlarsa ya da Hamza Özkaradeniz gibi ya da diğerlerini yenerlerse biliyorsunuz artı 1 puan da var. Yani burada çıkma şansları var. Tabii ama en kuvvetli aday şu anda ikincilik için Metin Alparslan Temizce ve Tolga Turan gözüküyor. Puan olarak da avantaj olarak. Bunlar devam. Şu anda büyük ortada durum ne? Büyük ortada yine çeyrek final müsabakaları devam ediyor. Puan olarak en önde giden
İmran Vardi 47 puanda. Burak Bozkurt. Büyük ortadan kaç pehlivan bir üst boya çıkacaktı, onu da hatırlatalım. Büyük ortadan ilk 4. Yani en yüksek puanı 4 olan sporcu, yani 4 sporcu en yüksek puanı burada topladığı zaman lig sonunda bu sporcular baş altına güreşmeye kazanacak bundan sonraki müsabakalarda. Büyük ortada garantileyen yok mu? Büyük ortada şu anda İmran Vardi önde gidiyor Sayın Mutkan. Arkasından Abdülmurat Aldam. Yani şu anda İmran Vardi garantilemiş gibi gözüküyor. Büyük ortada yani üst tura yükselme. Büyük ortada hangi aşamadayız şu anda Er Meydanı'nda? Şu anda çeyrek final. Çeyrek finalleri de sayabilirim isterseniz. Lütfen eşleşmeleri bir duyalım. Alparslan Tekmen, Nail Seyyar, Osman Tökgöz, Emre Duman, Abdülmurat Aldam, Burak Bozkurt, Bekircan Özturgut, İmran Vardi eşleşmesi büyük ortada devam ediyor. Tabii bunların ilk 4'ü en yüksek puan olanlar baş altına yükselecek. Yani bu bir boy atlama müsabakası, çeyrek finalde şu anda büyük orta için çeyrek final karşılaşmaları diyebiliriz rahatlıkla. Tabii ki. Sanki adeta Kırkpınar yağlı güreşiymiş gibi ve oradan sanki çıkacaklarmış gibi çok ilginç bir durum oluşmuş puanlamada. Büyük ortadaki o heyecanı da rekabeti de net bir şekilde ortaya koyuyor bu durum. Tabii ki ben burada yine küçük orta büyük boyda da yine çeyrek finalde onları da belirtmek istiyorum. Burada Celal Beyar Çilenker garantiledi büyük boya yükselmeyi, 71 puanda şu anda kendisi. Arkasından Muhammed Ocak geliyor. İhsan Derin Balıkesir bölgesinden büyük ortaya yükselme şansı yüksek sporcu. Şu anda bunlar da çeyrek finale kaldılar. Küçük boyda Emirhan Saygı 67 puanla bir üst kategori yükselmeyi garantiledi. Küçük boyda ilk 8 lig puanı sonucunda ilk 8 çeyrek finale burada kalan, aynı zamanda ilk 8'in en yüksek puanı alan sporcular üst kategori küçük orta büyük boya yükselmiş olacak. Burada garantileyen şu anda Emirhan Saygı garantiledi bu sporcu. Ankara Büyükşehir aski sporcusu. Diğerleri puanları birbirine yakın Sayın Mutkan. Bunları da takip ediyoruz şu anda. Tabii ki seyircilerimize an ve an anlatacağız. Ve izleyenlerimize bu heyecanı ayrıca aktaracağız. Tabii başpehlivanlık müsabakalarına odaklanmış durumdayız. Şu anda nefes kesen bir ilk 8'de yer alma mücadelesi var. Biz istiyoruz ki başaltının da hatta büyük ortanın da küçük orta büyük, küçük orta küçüğün de heyecanını izleyenlerimizle paylaşalım. Şimdi bilgilendirerek burada paylaşma çabası içerisindeyiz. Belki müsait olursa, mümkün olursa müsabakaları da aktararak bu fırsatı elde edebiliriz. Sayın Mutlu, gerçekten çok güzel müsabakalar. Alt boylarda gerçekten harika müsabakalar var. Baş altında harika müsabakalar var. Baş pehlivanlıkta değindiniz. Gerçekten müthiş bir çeyrek final eşleşmesi gözüküyor. Yani gençlerden gelen bir değinmek istiyorum. Serdar Yıldırım'ı. Değil mi? Yani müthiş güreşler yaptı. Osman Kan yine keza çok güzel müsabakalar yaptı. Mustafa Doğan Özkaya yine harika maçlar çıkartıyor. Gerçekten burada seyircilerimiz çok heyecanlı bir müsabaka olacak. Eşleşme olacak. Ben tüm seyircilerimize buradan iyi seyirler diliyorum. Dur fırsatı bulmuşken sana sorayım. Var mı başpehlivanlıkta bir isim söyle ama hangisi? Şu anda Ali'yi çok beğendim. Ali'yi beğendim. İsmail Koç müsabakası. Evet, çok beğendim. Yusufcan Zeybe'yi de çok iyi gördüm açıkçası. Bir tane isim istedim ama 2 geldi. 2 geldi. Bir de Orhan Okulu'yu sayacaksın şimdi. Yok, ben İyice garantiler. Ben 2 diyorum. Sen 2. Orhan Okulu'ya şans vermiyor musun bu defa? Yani Sayın Mutkan, Orhan Okulu dün zor müsabakalar yaptı ve rahat maçlar çıkaramadığını düşünüyorum. Özellikle bu turdaki müsabaka Abdullah Güngör karşılaşması zorlayıcıydı Orhan Okulu için. Sayın Mutkan, şöyle söyleyebilirim. Hava muhalefeti Orhan Okulu için gerçekten ters. Yani biz burada serin olmasından dolayı memnunuz belki ama başpehlivanlar için aynısını söylememiz güç. Orhan Okulu sıcağı seven bir sporcu. Şu anda hava hem rüzgarlı hem esiyor. Biraz da serinlik var. Orhan Okulu acaba, benim düşüncem o şekilde yani. Ama dediğimiz gibi ben Yusufcan Zeybi gerçekten çok yüksek moralli gördüm. Enerji gördüm. Ali Gürbüz'ü çok kısa bir süre önce annesini kaybetmiş olmasına rağmen biraz sanki çok hırslı mücadele yaptı. Onu ruhuna başarısını getirebilmek Allah rahmet eylesin, için belki de öyle bir performans ortaya koyuyor gibi. Ben de bu şekilde düşünüyorum gerçekten. Seyirciler gerçekten bizi ekranları başında izleyenlere gerçekten bizi takip edin, bizi izlemeye devam edin. Çok güzel bir ekip var burada. Çok güzel bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Çok da güzel müsabakalar var. Biz burada Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türküş'e teşekkür ediyoruz. Burada emeğe geçen belediyelere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne, Karadeniz Belediyesi'ne ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Tüm güreşçilere iyi seyirler diliyorum. İşte Başpehlivan'ın ödülü. Harika bir resim de üstelik sizlerle birlikte. Başpehlivanlıkta Orhan Okulu şampiyonluğunu ilan etmiş durumda. Daha geçen hafta, hatta daha kazanmasına bile ihtiyaç duymayacak biçimde elde etmişti bu başarıyı Orhan Okulu. Orhan Okulu yine adını çeyrek finale yazdırmış durumda. Biraz sonra kura çekimi yapılacak Başpehlivanlıkta. Rakibi belli olacak. Orhan Okulu yanı sıra Ali Gürbüz, İsmail Koç yaptığı o zorlu mücadeleyi kazandı. Ali Gürbüz'ün ve Orhan Okulu'nun ikişer başpehlivanlığı var. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ilk ayağı Ali Gürbüz kazanmıştı. Sonra Orhan Okulu dönemi başladı. Orhan Okulu da hiç kürsünün uzağında kalmadı. 6. ayağa kadar. Önce üçüncülük, sonrasında finaller kazandı. Sonrasında üst üste 2 final. İkinci oldu. İsmail Balaban'a ve Serhat Gökmen'e yenildi. Serhat Gökmen 2 finali var CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Bu defa çeyrek finalin dışında kaldı Serhat Gökmen. Ertuğrul Dağdeviren yoluna devam ediyor. Acaba Gürbüz bir kez daha finale yükselebilir mi? Bu açıdan da dikkat çekici bir detay olur. Tabii o detayda şu: Ali Gürbüz'ün ve Orhan Okulu'nun ikişer başpehlivanlığı var ligde. Bu açıdan da bir unvan mücadelesi halini alabilir. Ali Gürbüz ya da Orhan Okulu'nun finalde yer alıp kazanmaları, hatta birbirleriyle karşı karşıya gelip finalde mücadele etmeleri de bambaşka bir detay oluşturur. Ligin zirvesinin karşı karşıya geldiği bir final müsabakası olabilir. Çünkü şu anda Serhat Gökmen en yüksek puana sahip. Başpehlivan Ali Gürbüz'e yaklaşabilecek. Aralarında 10 puan fark var ama Serhat Gökmen 42 puanda kaldı. Ali Gürbüz'ün 52 puanını arttırma fırsatı bulunuyor. İsmail Koç yine aynı şekilde 7. sıraya yerleşmiş durumda. Hüseyin Gümüşalan'ın ve Yusuf Can Zeybek'in 38'er puana sahipler İsmail Balaban'la birlikte. Bu başpehlivanlarında elde edecekleri sonuçlarla daha üst basamaklara yerleşmeleri fırsatı var ama bu başpehlivanların tümü ilk 8'i garantilemiş durumdalar. Yani Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, İsmail Balaban, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç sıralaması ve bu başpehlivanlar yerlerini garantilemiş durumdalar. Nasıl oluyor diye soracak olursanız, az önce son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilen İsmail Koç ligi 36 puanla tamamladı. Ona en yakın başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren. Başpehlivanlığı kazanacak olursa 34 puana ulaşabilir en fazla. Kendisini ilk 8 atabilir, Serdar Yıldırım'ın önüne geçebilir. Fakat Yusuf Can Zeybek 7. sırada yer alan İsmail Koç'u geride bırakamaz. Dolayısıyla ilk 7 belirlenmiş durumda. Şimdi tüm heyecan ilk 8'de kim yer alacak? Tüm sorunun cevabını beklediğim soru bu. Bunun içinde 2 aday var: Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı. Ertuğrul Dağdeviren bir adım önde. 24 puana sahip şu anda. Fatih Atlı şu anda 22 puanda. Her ikisi de yollarına devam ediyorlar. Çeyrek finale atlarını yazdırdılar. Her ikisi de bu ayaktan 6 puan elde ettiler. Ertuğrul Dağdeviren son ayağa 18 puanla başlamıştı. 16 puan eklerse eğer hanesine 34 puana ulaşabilir. Serdar Yıldırım 24 puanla mücadeleye başlamıştı. 24 puanı finale yükselerek 34 puana çıkarabilir. Dolayısıyla hani hep kriterlerden söz ediyoruz ya, puan eşitliği halinde kimin daha puanlamadan olmayan normal sürede galibiyeti daha fazla, önce buna bakılacak eşitlik halinde. Sonrasında başka kriterler de devreye girecek. Örneğin kimin daha az cezası var? Kim daha genç? Bu durumda Serdar Yıldırım bir adım öne çıkıyor. Kim daha hafif? Yine Serdar Yıldırım önde. Son organizasyonda bu türden detaylar da konuşulacak. Yani belki de sonuna kadar hani Serdar Yıldırım Ertuğrul Dağdeviren finali bile belirleyici olamayacak. Tabii şöyle bir durum olacak o zaman da. Her ikisi için de ilk 8'de kalma müsabakası olabilir. Yani böyle bir ihtimal mutlaka var. Çeyrek final ilk kurasını beklerken.
Eğer o durumda tabii Serdar Yıldırım kazanırsa Ertuğrul Dağdeviren'in üstünde yer alacak. Ertuğrul Dağdeviren finali kazanırsa Serdar Yıldırım'ı geçebilecek. Yani türlü ihtimaller var X8 için ama önce bir çeyrek finali bir görelim. Biz bazı şeyler kristalleşir, berraklaşır diye bekliyorduk ama çeyrek final daha da çetrefil hale getirdi galiba. Hüsnü abi ne dersiniz? Faruk, gerçekten çok önemli karşılaşmalar yapılıyor. Bu değerlendirmeyi istersen biraz sonra yapalım. Röportajımızdan sonra lütfen Hüsnü Kaftan röportaj için söz Fatih Ata'da. Teşekkür ediyorum. Kurtderer Meydanı'nda baş pehlivanlık çeyrek final güreşleri öncesi röportajlarımız devam ediyor. Tabii ki kuşkusuz yağlı güreşlerin en önemli unsurlarından birisi güreşlerin ağası ve Kurtdere güreşlerinin ağası Sayın Abdullah Altıntaş'la beraberiz. Sayın ağam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güreşler nasıl gidiyor? Bu sene Kurtdere'de gerçekten coşku çok büyük. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ilk günden itibaren çok güzel başladık. Dün de güzel güreşler oldu. Tabii havanın da müsait olması pehlivanları da çok şey yapmıyor, etkilemiyor. O yüzden başlangıcından şu ana kadar çok güzel güreşler oldu. İnşallah bu şekilde de devam ederek tamamlarız diyorum. İnşallah diyelim. Ben bir taraftan da bakıyorum ağa tribününe. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından güreş ağları sizi yalnız bırakmamış. Bu tabii ki güreşi izleyen, güreşi bilen kişiler için bir gelenek olduğunun farkında. Ama bu geleneği bir de sizden dinleyelim. Güreş ağası çayırda neler yapar? Burada kimleri neden ağırlar, nasıl ağırlar? Bunun yorumu sizde. Tabii. Şimdi tabii ki gittiğiniz yere hani siz giderseniz onlar da geliyor. Ben de mümkün olduğu kadar bütün güreşlere katılmaya çalışıyorum. Türkiye çapındaki güreşlere. Şimdi ağa ne yapar? Ağa önce karşılar, güzelce de ağırlar. Bu işin ta geleneği olarak tabii ki önceden güreşleri organize edenler ağalarmış. Ama sonradan tabii büyük organizasyonlar, belediyelerimiz bu şeye girdi. Şimdi ağaların şu andaki şeyi misafirleri karşılamak, onları en güzel şekilde ağırlamak, bunu yapıyoruz şu anda. Yani şunu diyebiliriz, ağalık vermek de olur, ağanın eli kolu tutulmaz. Tabii o da mutlaka olacak. Ağanın da çorbada mutlaka tuzu bulunacak. Biz de bugüne kadar ben 8.sini eda ettim. 8.sini yapıyorum ağalığım burada. Tabii ki ağanın da mutlaka bu işte bir katkısı, şeyi var. O da olmaya devam edecek. Bugün ağalık seçim var. Bu sene de aday mıyız? Vallahi ben doğal adayım her zaman için. Şu andaki ağa olarak bu işin doğal adayıyım. Tabii ki isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Artık burada yapılacak olan ihalede bu belli olacak diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. TRT'mizin yaptığı yayınlar güreşlerimize büyük katkı sağlıyor. Çok uzak noktalara erişiyoruz. Sizlerin de emekleri çok fazla. Çok teşekkür ederim bütün TRT ekibine. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Kurtdere güreşlerinde güreşlerin ağası Sayın Abdullah Altıntaş'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Sayın ağamıza ve Fatih Atay'a. Sayın Koruman, sağlık görevlileri. CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde son ayak. Başpehlivanlıkta çeyrek final kurasının çekilmesini bekliyoruz. Tüm o eşleşmelerden sonra durum biraz daha ortaya konabilir. Eşleşmeler de belirleyici olacak kuşkusuz. Ancak şu bir gerçek. İlk 24 belirlenmiş durumda. Mustafa Arslan ilk 24'teki yerini aldı. Yıldıray Akın'ın yenilmesi sonrasında, kendisi de yenilmişti son 16 turunda ama Yıldıray Akın da yenilince rakibinin üzerinde kaldı. Yıldıray Akın gibi Kürşat Korkmaz da zaten dün belliydi bu durum. İlk 24'ün dışında kalan bir başka başpehlivan oldu. İlk 24'te yer alıp torbada kendilerine daha iyi yer alma fırsatı bulan iki başpehlivan daha var. Onlar da Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Dağnözkaya'nın da bu fırsatı var. Tabii bu 3 başpehlivandan en avantajlısı Ertuğrul Dağdeviren 24 puana sahip. Fatih Atlı 52 puanda. Mustafa Dağnözkaya da 20 puanda.
30 puana yükseltebilir Mustafa Doğan Özkaya. Baş pehlivanlık elde ederse burada. Şu anda 8. sıradaki Serdar Yıldırım 30 puanda olduğunu da ayrıca hatırlatalım. Ve az önceki kriterleri bir kez daha tekrarlamak gerekirse eşitlik halinde önce hangi baş pehlivan puanlama harici galibiyet elde etti? Kötü puanı en düşük hangisinin? Sırasıyla bunlara bakılacak. Hakkı mahrumiyeti cezası en düşük olan hangisi? Ve hangisi daha genç? En genç başpehlivanlardan biri Serdar Yıldırım. Osman Kan en genci, aralarında ay farkı var. 22 yaşında. Dolayısıyla bu ona bir avantaj sağlıyor. Eşitlik halinde tüm bu kriterler eşit olduğu anda ona bakılacak. Eğer onda da bir eşitlik söz konusu olursa o zaman tartıda da hafif çeken ama işte dediğim gibi hem tartı ağırlık hususunda Serdar biraz daha avantajlı hem de yaş açısından Serdar biraz daha ağır, bu konuda daha avantajlı görülüyor. Hüsnü Kaftan'da kalmıştı söz röportaj öncesinde. Siz değerlendirmeleri yapıyoruz. Hep ilk 24 için yaptık ama bazı alt sıraları hiç konuşmadık diyelim. Mesela Recep Kara, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Cengizhan Şimşek, Kürşat Korkmaz, apayrı bir Abdullah Güngör. Yani bu güreşler ne olacak? Herkes merak ediyordu bunu. Bunlar Kırkpınar'a girebilmek için eleme turu yapacaklar. Ancak eleme turundan sonra mücadele etme hakkını kazanacaklar. Cengizhan Şimşek biliyorsunuz 41. sıradaydı. Herhalde onun yeri değişmedi. En azından ilk 24'ün bir hayli dışında kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Orhan Okullu 69 puana sahip. Ali Gürbüz az önce 2 puan aldı. İsmail Koç karşısında 52 puana yükseldi. Serhat Gökmen 42 puanda kaldı. İsmail Balaban 38, Yusuf Canzeybek 38, Hüseyin Gümüşalan 38, Ali Gürbüz'e yenilen İsmail Koç 36 puanı bulunuyor. 7. sıra böyleydi. 8. sırada Serdar Yıldırım'ı görüyoruz. 30 puanı var. Tabii şimdi bütün mücadele 8'e kalabilmek için olacak. Bakalım Ertuğrul Dağdeviren 24 puana sahip. Eğer 6 puan veya 8 puan daha alabilirse bundan sonraki çeyrek final, yarı final ya da finalde bu 8 puan alabilirse, Serdar da bu karşılaşmayı kaybederse yer değiştirme olasılığı fazla. Fatih Atlı 22 puanı var. Serdar Yıldırım az önce belirttim 30 puana sahip. Mehmet Yeşileşil 28, Mustafa Batu da 28 puana sahipler. Onlar 9 ve 10. sıradalar. Şu andaki puanlamaya göre Fatih Atlı'yı 12. sırada görüyoruz. 22 puanı var. Mustafa Doğan Özkaya'nın 20, Osman Kan'ın 20, Enes Doğan'ın 20, Özkan Yılmaz'ın 18, Osman Aynur'un 18 puanı var. Gerçekten Faruk burada bu 24'e giremeyen pehlivanlar bundan sonraki Kırkpınar için mutlaka eleme turunu açması lazım. Orada da 8 puan, 8 güreşçi mücadele edecek. Yani önümüzdeki yıl Kırkpınar'da 32 baş pehlivan güreşecek. 24'ü buradaki lig güreşinden belirleniyor. 8'i ise önümüzdeki yıl yapılacak eleme turlarından sonra Kırkpınar'da güreşme hakkını elde edecek. Kırkpınar'da 32 başpehlivan 4 ayrı torbaya 8'erli olarak dağıtılacak. İlk 8'de yer alanlar seri başı olacak, en avantajlı grubu oluşturacaklar. Söz bir kez daha Fatih Ata'da. Düzeltiyorum.
Ben çok yanlış anlamışım, kusura bakmayın. Röportaj var sandım ama tabii neden olmasın? Hemen yönetmenimiz Muratcan Başbuğ uyarıyor. Yönetmen daima patrondur. Bunu mutlaka ifade etmemiz gerekir. Bir klibimiz var, onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biraz önce Kırkpınar ağasıyla görüştük. Biraz önce Kurtdereli ağasıyla görüştü Fatih Ata. Ağalık önemli. Peki bu önem nereden geliyor? Bir bakalım. Ağalar. Er meydanlarının en temel öğelerinden biri de ağalık geleneğidir. Atasporu güreşte ağalık kurumsal bir kimlik gibi görülür. Ağalar da pehlivanlar gibi topluma örnek olması gereken ve geleneklere saygılı karakterlerdir. Güreş alanında ağa kolayca ayırt edilebilmesi için geleneksel giysi giyer ve elinde büyükçe bir tespih taşır. Eski geleneklere göre ağa kendisi için hazırlanan ağa çadırında oturur ve misafirlerini burada ağırlardı. Ağa çadırına gelen davetliler eğer hediye olarak canlı hayvan getirirlerse canlı hayvanlar çadırın önüne bağlanır ve güreşler sonunda ağa tarafından boylarına göre pehlivanlara hediye edilirdi. Canlı hayvan getiremeyen davetlilerse ağanın oturduğu kuzu postunun altına para, altın, gümüş gibi değerli eşyalar koyardı. Günümüzde ise ağalar için yapılmış özel bir tribün bulunmaktadır. Ağa misafirlerini burada ağırlar. Yağlı güreşlerde ağalık seçimi güreşlerin son günü final güreşlerine yakın bir zamanda yapılır. Süslenmiş bir koçun açık artırmaya çıkarılmasıyla ağalık ihalesi başlar. Ağası olmak isteyenler açık artırmaya girerler. Koça en fazla parayı ödeyen aday bir sonraki senenin ağası seçilir. Değerli konuklarımız, şu an final kurasının çekilmesini bekliyoruz başpehlivanlıkta ve büyük heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz ama sizlerden hem sizlerin de yağlı güreş sevenler olarak, güreş sevenler olarak onları da özellikle izlediğinizi iyi biliyoruz. Hatta yakaladığınız anda ekrana takılıp kaldığınızdan eminiz. Elbette ki güncel heyecanı ayrıca takip ediyorsunuz ama daha öncesinde neler olmuştu? Hem hatırlatma açısından hem de belki de genç izleyenlerimiz için de işte Kırkpınar'ın geçmişine ait o finallerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte onlardan bir bölüm sizlerle ekranlarınızda. Önce 94 filonunu izleyeceğiz. altın kemerli güreş ağı. 633. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerin baş pehlivanlık final karşılaşması için güreşçiler peşreve başladı. Ana sponsoru 4 yıl üst üste Kırkpınar'da birincilik kürsüne çıkan ve altın kemer sahibi Ahmet Taşçı ile Antalyalı Cengiz Elbey'e biraz sonra kapışacaklar. Sevgili seyirciler, Kırkpınar'da ve yağlı güreşlerde bazı terimler ve bazı deyimler var. Güreşçilerin çayıra salınması, güreşçilerin peşrev yapması, el tutması, bunlardan bazıları. Bu nedenle yayınımız içerisinde bu gibi deyimleri kullandığımız zaman yadırgamamanızı rica ediyoruz. Çünkü bunlar Kırkpınar'ın ve yağlı güreşlerin özünde olan sözler ve onların deyimleri, tabirleri. Evet, 633. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık finali başladı sevgili seyirciler. Karamürselli Ahmet Taşçı ile Antalya'dan Cengiz Elbey'e karşı karşıya. Şu anda ekranın sırtı dönük olan güreşçi, ekrana sırtı dönük olan güreşçi Ahmet Taşçı. Rakibi kendisinden biraz daha uzun. Ahmet Taşçı 34 yaşında, Cengiz Elbey 27 yaşında. Kendilerine alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Bu arada Cengiz'de el enseler var. Hemen Ahmet Taşçı da el enseleri vurdu, darbeler. Ve de tırpan var. Evet, bir yerde de tırpanla rakibinin dengesini bozmaya çalışıyor.
Ama Ahmet'in de sağlam bir güreşçi olduğunu unutmayalım. Çünkü bu tırpanlarla böyle 4 yıl üst üste baş pehlivanı kazanmış olan bir güreşçinin yere düşmesi oldukça zor. Tabii bu tesadüf de olabilir Hüsnü. Yerlerde çimler biraz yağlı. Eğer öyle bir tırpan sırasında yağlı bir yere basmışsa belki dengesi de bozulabilir bir güreşçinin. Bu da bir denemeydi Cengiz Elbey'in. Bakın şu anda sert hareketler var. Sert. Elenseler çok sert gelmeye başladı. Darbe oldukça sert geliyor. Bu kez çift dalmaya karşılık boyundurukla karşılık verdi Ahmet Taşçı. Ve bakıyoruz karşılaşmanın 40 dakikalık süresi sona erdi. Şimdi puan güreşi yapacaklar. Paça bağını bağlayacaklar ve 10 dakikalık puan güreşi sonunda puanlar alacak güreşçi karşılaşmanın galibi olacak. Eğer seyircilerimize bir bilgi daha, bu 10 dakikalık uzatma güreşinde, puan güreşinde sonuç alamadıkları takdirde karşılaşma uzayacak. Bu uzatma devresinde de ilk puanı alacak güreşçi karşılaşmanın galibi olacak. Bunu seyircilerimize bir kez daha duyurmak istiyoruz. Puan güreşinde sonuç alamadıkları takdirde karşılaşma uzayacak. Bu uzatma devresinde de ilk puanı alacak güreşçi karşılaşmanın galibi olacak. Bunu seyircilerimize bir kez daha duyurmak istiyoruz. O yıl birinci oldu. 1989'da büyük ortada birinciliği elde etti. 1990'da ve Ahmet burada çok evet. enteresan. Ahmet müsabakayı bıraktı. Rakibinin elini kaldırdı. Elini kaldırdı. Çok enteresan. Sakatlığım var dedi. Sakatlığını belirtti ve karşılaşmadan çekildiğini bildirdi. Çok Rakibinin elini enteresan. kaldırdı. Cengiz Elbey'e Ahmet müsabakaya devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakayı bıraktı. Çok ilginç bir tablo değerli seyirciler. Türk ordusu. Destek 633. Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı Cengiz Elbey. Kura çekim yerine gidiniz. 1994'ün Kırkpınar'da ilk 3 sırayı alan güreşçileri. ...93'te altın kemerin sürekli sahibi olmuştu Ahmet Taşçı. 94 finali de çok konuşulan finallerden biriydi. İşte orada rakibinin elini kaldırması, vayalandırması. Hani üst üste Kırkpınar'da başpehlivanlık elde ederken, efsane bir biçimde tarihe geçerken Ahmet Taşçı rakiplerinden biriydi Cengiz Elbey'e. Onu elini kaldırdı, sakatlığını gerekçe göstererek. O unutulmaz finaldi ve bir kez daha sizlerle paylaştık, hatırlatmış olduk, hatırlamış olduk böylece. Şimdi röportaj için bir kez daha sözü Fatih Atay'a aktarıyoruz. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Yağlı güreşte artık Kurtdere'de çeyrek finale geldik ama bir taraftan da tabii ki röportajlarımız devam ediyor. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi bu sene oluşturulan, hep aynı şeyden bahsediyoruz, ligden ve bu ligin ana sponsoru CV Enerji'nin patronu Sayın Tarık Savran'la beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de bizleri yalnız bırakmanız için çok çok teşekkür ederim. Lig bu sene başlayan bir unsur yağlı güreşte. Siz de bu sene Yağlı Güreş Ligi'nin ilk sponsoru, ana sponsoru oldunuz. Beklediğiniz gibi oldu mu? Karşılığı, tepkileri nasıl geldi? Bir taraftan da neden Yağlı Güreş Ligi'nin sponsoru olmakta, hani yağlı güreşle alakalı bir geçmiş var mıydı? Bunu merak ediyorum aslına bakarsanız.
Şimdi bu Doğalı Çayırlar atasporumuz. Aslına bakacak olursak bazı belediyelerimiz, bazı bölgelerimiz yaklaşık 700 yılın üzerinde bir mirasla karşı karşıyayız. Biz bunu geleneği geleceğe götürecek olan nesilleriz şu anda burada. Ben küçük yaşlarımda böyle bir güreşte minik yaşlarımda 13-14 yaşlarımda güreştim. Yağlı güreşe çok uzak değilim. 664, 665, 666 Elmalı'da da güreş ağırlığı yapmak nasip oldu. Şimdi tabii yağlı güreşimiz daha önce gerçekten ağlar yapıyormuş. Sonra belediyelerin üzerlerine bu yük. Şu anda tabii yağlı güreşlere el uzanan bu üst akıllar. Onların da emeklerine sağlık. Onları da buradan tebrik ediyorum. Yani bu önce belediyeler, yağlı güreş düzenleyen belediyeler birliği kuruldu. Sayın Yücel Başkanımızı gerçekten takdir ediyorum burada. Peşinden federasyonumuz kuruldu. İbrahim Başkanımız, federasyon başkanımızı burada gerçekten bütün kabiliyetini her güreşe daha önceden gidip birkaç gün önceden gidip hem alanı hem eksik olan her şeyimizi ve gerçekten lig tadında lig yapılabilmesi için ne gerekiyorsa daha önceden organize edip buraya getirdi ve şu anda siz de görüyorsunuz burada şu anda çok ciddi bir kalabalık var. Bu kadar liglerimiz bir Kırkpınar gibi geçiyor. Her ligimiz Kırkpınar gibi geçiyor ve pehlivanlarımız burada puanlamayla en iyi puana girebilmeleri için ve bir dahaki sene yani Kırkpınar'a güreşe gidebilmek için canla başla uğraşıyorlar ve tabii ki lig güreşi dışındaki diğer güreşler tabii ki bunlar her zaman olacak ama lig güreşi yağlı güreşlerimize, atasporumuza çok değer kattı. Sayın İbrahim Türkiş Başkanımın, Federasyon Başkanımın geleneğimizi, bugünkü geleneğimizi geleceğe taşırken ben de burada geçmişte güreşmiş birisi olarak yine bir ülkemizin güzel firmalarından biri CV Enerji'nin yönetim kurulu başkanı olarak yani bu atasporumuza sahip çıkmamız gerektiğini düşündük ve burada olmaktan ve Allah izin verdiği sürece inşallah yağlı güreşimizi zamanında 700 yıldan beri buraya getiren abilerimiz ve bu zamana kadar buraya getiren bütün başkanlarımız, ağalarımız, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu neslin çocuklarıyız. Biz de bu nesilde inşallah çocuklarımıza atasporumuzu bırakacağız. Bunun için de elimizden geleni hem şahsım Tarık Sarman olarak hem CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketim adına her şeyi elimizden geleni bu Doğalı Çayırları yalnız bırakmayacağız. Bu Doğalı Çayırlara 1 lirası geçen Allah Teala 1000 lira veriyor. Yani birini bin ettiğin yerler, niyetin halis olduktan sonra, atasporuna sahip çıktıktan sonra geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Bu da bizim geçmişimizden, geleneklerimizden bir tanesi. Allah da bize bunu nasip etti. Mutluyuz, gururluyuz. Çok teşekkürler Tarık Bey. İnşallah seneye de devam ederiz yağlı güreş liginde. Bize ihtiyaç olunduğu sürece bizim firmalarımız gibi firmaların da artık lige girmesini ve sponsorluk yapmasını, başka Amerika bundan 700 yıl önce Amerika diye bir yer yoktu. Onların bütün sporları şu anda çok büyük firmalar tarafından sponsorluk görüyor. Ve bizim bu atasporumuz 700 yıldan beri burada var. Ve bu tür büyük firmaların yani hem ülkemizde gerekse yurt dışında yani bu bir başlangıç. İlk senemiz inşallah çoğu insan olmayacağını düşündü, umdu ama sabırla çalışan, arka tarafta çok ciddi bir çalışma var. İbrahim Başkanım ve ekibi gerçekten gece gündüz çalışıyorlar ve hep beraber yağlı güreşimizi lig düzenleyerekten de hak ettiği yere getireceğiz. İnşallah daha ulusala, daha yurt dışına da bununla ilgili çalışmalar da var. Buralara da taşınacak. Yani atasporumuzu yalnız bırakmayacağız, boş boş bırakmayacağız. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Savran'la beraberdik. Söz tekrar Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Bu fırsattan istifade değerlendirmelere de devam ediyoruz. Bakıyorum şöyle. Henüz bir kura çekimi ilgili hazırlık yok. 14.30 olduğu duyurulmuştu ayrıca. Murat Alkuş Yıldıray Pala Samsun. Bu arada Şener Sarhazır buradayken şu anda Hamza Özkaradeniz ve diğer başpehlivanlar selavatlanıyorlar. Şekerzadeti, babalar ödülü kıymeti, Cenab-ı Allah ihsan eylesin, yüce Türk milletine iman eden kuvveti.
Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın. Siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var. Her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman
zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saat kadar 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449.000 TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şey mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Serdar Yıldırım 8. sırada ve adını çeyrek finale yazdırmış durumda. Tıpkı Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı gibi. İlk 7 belirlenmiş durumda. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nden ilk 24 başpehlivan doğrudan önümüzdeki yıl Kırkpınar'da mücadele edecek. 32 başpehlivan mücadele edecek. Gelecek yıl 8 başpehlivan elemeden belli olacak. İlk 8 seri başı olacak. Önemli bir avantajın sahibi olacaklar. 4 torbaya ayrılacak 8 başpehlivan. O torbaları belirleyecek. Her torbada 8 başpehlivan olacak. Bunun için şu anda cevabını beklediğimiz soru, ilk 24 belli. Acaba ilk 8 nasıl şekillenecek? Serdar Yıldırım yerini koruyabilecek mi? Ertuğrul Dağdeviren veya Fatih Atlı ilk 8'de yer alabilecekler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Serdar ilerlediği müddetçe bu hesapları
kuşkusuz boşa çıkaracak. Ertuğrul Dağdeviren'in öncelikle eğer Serdar ilerlerse başpehlivanlıktan başka fırsatı olmayacak gibi görülüyor. Başpehlivanlık mücadelesine çıkacak olurlarsa Serdar'la Ertuğrul'un puanları 34'e 28 olacak. Bu bile yetmeyebilir Ertuğrul Dağdeviren'e. Çünkü 6 puan alınabilir başpehlivanlıktan en fazla. Kazanan başpehlivana hem kazandığı için 2 puan kural gereği hem de Kurtdereli'den ekstra 4 puan veriliyor. O 6 puan aldıktan sonra puanını 34'e yükseltebilir Ertuğrul Dağdeviren. Diyelim ki Ertuğrul Dağdeviren ve Serdar Yıldırım finalde kazanını paylaştılar. Ertuğrul Dağdeviren kazandı. Puanlar 34-34'te eşitlenebilir. İşte o zaman o sıklıkla dikkati çektiğimiz kriterler devreye giriyor. Sırasıyla bir kez daha hatırlatmak gerekirse puanlama harici galibiyeti en yüksek hangisi ise o sporculardan o bir üste oluyor. Kötü puan en düşük olan sporcu, sırasıyla hak mahrumiyeti cezası en düşük olan sporcu ve en genç sporcu, ayrıca final turnuvasında tartıda hafif olan sporcu. Diğer kriterlerde bir eşitlik söz konusu olursa gençlik Serdar Yıldırım'a yarayacak bir başka ifadeyle. Çeyrek final kurası hayati derecede önemli. Sabırla bekliyoruz. Ertuğrul Dağdeviren ilerlemek zorunda ve Serdar Yıldırım'ın da kaybetmesini beklemek zorunda aynı zamanda. Diyelim ki çeyrek finali kazandı Serdar Yıldırım. Yarı finalde kaybetti. 32 puanla tamamlayabilir ve Ertuğrul Dağdeviren'in başpehlivanlığı elde ederek ilk 8'de yer alma fırsatı doğabilir. Balıkesir'deyiz. Ertuğrul Dağdeviren'in de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi olduğunu, Balıkesirli olduğunu ayrıca hatırlatalım. Bakalım bunu baskı olarak mı yoksa bir motive olarak mı değerlendirecek? Çeyrek final özelinde. O baskıyı iyi yürütmek gerçekten son derece önemli. Çok zor. Kimisi o baskıdan motivasyon çıkarabilir. Kimisi de altında ezilebilir. Kırkpınar'ı düşünelim. Hüseyin Gümüşalan çok büyük bir seyirci tezahüratında baskı yüksek derecede hissettim abi. Elim ayağım titriyor dedi yani. Herkes bu baskıyla baş etmesi oldukça zor. Hüseyin Gümüşalan kurasını çekiyor. Yusufcan Zeybek 5 numarayı çekti bu arada. Hüseyin Gümüşalan 3'ü çekti. Ali Gürbüz. 7 numara Ali Gürbüz. 1 numara düzeltiyorum. Şimdi bu kura kritik. Çok. Orhan Okulu 8 numarayı çekti. Çok ilginç. İlk 4 kuraya çeken başpehlivan birbirleriyle eşleşmedi. Şimdi bu Serdar Yıldırım Ertuğrul Dağdeviren'in eşleşmesini de bir nebzede ortadan kaldırmış oldu. Serdar Yıldırım Mustafa Doğan Özkaya eşleşmesi de yine artık rafa kalkmış durumda. 7 numarayı çekiyor. Fatih Atlı Orhan Atkulu ile eşleşiyor. Fatih Atlı'nın da ilk 8 iddiası var ama Ertuğrul Dağdeviren bir adım önde 2 puan farkla. Ertuğrul Dağdeviren 6 numara. Zorlu bir kura çekti. Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren. Ertuğrul Dağdeviren'in çok zorlu bir rakibi var. Serdar Yıldırım, ona da çok zorlu bir kura kaldı. Ya Hüseyin ya Ali. Uzun boylu başpehlivanlarla güreşecek. Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım ve Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya eşleşmesi. Mustafa Doğan Özkaya 2 numara. Evet, zaten böyle olacağı belliydi. Çeyrek final eşleşmeleri çok zorlu olacak. Özellikle ilk 8 iddiasındaki başpehlivanlar için
Fatih Atlı'nın şansı halen devam ediyor. Serdar Yıldırım'ın alacağı performansa bağlı olarak. Ertuğrul Dağdevir'in içinde benzer durum söz konusu. Serdar Yıldırım yoluna devam ettiği müddetçe onlar da onu takip etmek zorundalar ama artık önümüzde çeyrek final dahil 3 karşılaşma kaldı. Alabilecek en yüksek puan bu 3 karşılaşmadan 10 puan. 10 puan. Yani şu andaki puanlarına 10 puan ekleyebilirler. Bunu nasıl başaracaklar hep birlikte göreceğiz. Buna elbette ki bu eşleşmeler sonunda biraz daha durum netleşecek ama Serdar Yıldırım'ın halen avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin rakibi de kuşkusuz çok güçlü Hüseyin Gümüşalan ama Yusufcan Zeybek formda. Burada iddialı Fatih Atlı Orhan Okulu'yla karşı karşıya gelecek ligin şampiyonu. Mustafa Doğan Özkaya'nın da yine finale kadar çıkarak puanını 40'a çıkartma fırsatı var. Düzeltiyorum, 30'a çıkartma fırsatı var. Serdar Yıldırım'ın 30 puanı var. Çeyrek finalde yenilmesi halinde Mustafa Doğan Özkaya'da bu hesapların içerisine girebilir. Ama tekrar söyleyelim, yine puan eşitliği ancak oluşacak o zaman da ve yine puan eşitliğindeki kriterler belli. Puanlama harici galibiyet, kötü puanı olan sporcu, hak mahrumiyeti olan sporcu, en genç sporcu deyince Serdar Yıldırım hemen bir adım öne çıkıyor. Hakikaten. Diğerlerinde hemen eşitlik varsa bile işte o zaman Serdar Yıldırım yine bir üste kalıyor. İşte Cihan Pehlivanlı Kurtdereli Mehmet. Ben her mücadelemde Türk milletinin gücünü arkamda hissederim. Onlar için mücadele ettiğimi düşünürüm ifadesi sadece güreşçiler için değil, sadece pehlivanlar için değil, tüm sporcular için, hatta işini iyi yapan hepimiz için son derece önemli ve Ulu Önder Atatürk'ün de bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için Türk sporcularını bir meslek düsturu olarak kaydediyorum sözlerini Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a bizzat geçmişti. Bu elbette ki şimdi bunun yanında diğer özellikle güreşte dünya şampiyonasında olimpiyat kotası için mücadele edecek güreşçilerimiz için de bir düstur. Onu da hatırlatalım. Kesinlikle. Hep en ağır sikletler. En ağır sikletler hep daha fazla dikkat çekiyor malum. İşte orada serbestte Taha Akgül, Greco-Romen'de Rıza Kayal, kadınlarda Yasemin Adar ameliyat oldu, katılamayacak dünya şampiyonasına ama kota fırsatı elbette ki olacaktır. Ve bunun yanında Evin var, Buse var kadınlarda. Evin olimpiyat oyunlarında mücadele etmişti zaten. Buse Tosun da yine aynı şekilde Londra'da. Rıza ve Taha'nın yanı sıra işte Feyzullah var, Metehan var, Soner var. Soner belki yine bu fırsatı bulabilir. Evet. Süleyman Atlı var, Kerem Kamal var, Murat Fırat var. Onlardan da yine kotalar bekliyoruz. Tabii tüm sporcularımızdan gönül ister ki 18 kotanın 18'inde de sporcularımız başarılı olsunlar. Bunu da ayrıca sizlere aktarıyor olacağız TRT farkıyla. Buyurun Üstü Kaftan. Şimdi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'dan söz ederken Atatürk 1931 yılında Ankara'da Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenlenen yağlı güreşlere gidiyor. Orada kuleye bakıyor ve soruyor yanındakilere. Diyor ki orada bir iri cüsseli adam oturuyor. Kim diyor o? Efendim diyorlar. O Kurtdereli Mehmet Pehlivan diyorlar. Cihan şampiyonu. O zaman huzuruma davet edin onu diyor. Kurtdereli Cumhurbaşkanımız büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna davet ediyorlar. Atatürk diyor ki Pehlivan diyor, senin bu söylemiş olduğun sözü ben meslek düsturu olarak kabul ediyorum diyor ve kendisini uğurluyor ve arkadan bir çek gönderiyor Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a. Mehmet Pehlivan bu çeki alıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk, Pehlivan diyor, bu gönderdiğim hediyeyi ailenle mutluluğun için harca, güle güle harca diyor.
ve bunu Kurtdereli Mehmet Pehlivan bankaya götürüyor ve çeki ibraz edip parayı alıyor. Bekliyor orada çekin gelmesini ve bakıyor çek gelmiyor. Soruyor görevliye, niye vermiyorsunuz bana çeki? Efendim diyorlar, kural böyle. Çeki vereceksiniz, parayı alacaksınız. O da diyor ki ben parayı almıyorum. Ben büyük kurtarıcı Mustafa Atatürk'ün bu armağanı bende ömür boyu kalsın diyor. Çeki alıp bankadan ayrılıyor Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Mehmet Pehlivan 1899 yılında Kurtdere'de başpehlivan oldu. Tabi burada ismini dünyaya duyurdum Kurtdere'den. Kırkpınar'da başpehlivan oldu. Adalı Halil'i yenerek başpehlivan oldu. 1899 tarihinde. Bu arada Faruk Mutkan, yaşayan efsane ustam Ahmet Taşçı'ya sormuş olduğum bir soru vardı. Ben bu soruyu hem Tahakkül hem Rıza Kayalp'e sormuştum. Ve çok ilginçtir ki 3 büyük şampiyonumuz da aynı doğrultuda, aynı paralelde cevap verdiler. Dedim ki efsane oldunuz kendi alanlarınızda. Ahmet Taşçı ustam Cumhuriyet tarihinin yaşayan efsanesi olarak 2 altın kemerin ebedi sahibi oldu. Tahakkül, ulusal hazinemiz Rıza Kayalp, dönemin Yaşar Doğusu. Eğer siz geçmişe dönüp baktığınızda çocukluğunuzu, gençliğinizi, en güzel özel günlerinizi ıskaladınız ama bir sembol oldunuz. Tekrar geriye döndürsek aynı koşullarda yine güreşi tercih eder misiniz? Hepsi tek bir ağızdan aynı paralelde, hiç kuşkusuz dökmüş olduğumuz alın teri, İstiklal Marşımızı söyletmek, ayımızı, al bayrağımızı dalgalandırmak, her şey ama her şeye bedel. Bir değil binlerce Taha ve Rıza, Ahmet Taşçı ustam da aynı şekilde aynı doğrultuda cevap verdiler. Demek ki şampiyonların, efsanelerin aynı ruh etrafında manevi duygularla donatıldığının, özel insanlar, özel sporcular olduğunun göstergesi herhalde. Faruk, sen eklemek istediğin varsa. Adanmıştık işte bu zaten. Yani adanmıştık bu. Başka türlü de böyle şampiyon olunmuyor zaten. Faruk, şampiyon olmak öyle kolay bir şey değil. Hele o şampiyon olduktan sonra o şampiyonluk unvanını korumak daha ağır bir görev. Belki de korumak olmaktan daha zor bile olabilir. Aynen, aynen. Şampiyon olmak değil, şampiyon kalmak belki daha önemli oluyor. Ahmet Taşçı'dan söz açılmışken ben 2 tane de altın kemerli şu anda hayatta olan yine Karamürselli Aydın Demir ve Denizlili Hüseyin Çokala'da uzun ömürler diliyoruz. Onların da Türk yağlı güreşte çok büyük önemleri var. Büyük katkılarda bulundular. Onları da buradan uzun ömürler dileyelim Faruk. Biliyorsun ilk Kırkpınar'da 1960 yılından itibaren altın kemer verilmeye başlandı. 1960 yılında belediye meclisi aldığı bir kararla Kırkpınar'da altın kemer verilmesini kabul etti ve ilk kemeri de Ordulu Mustafa Bük aldı. Bu arada değerli ustamız Aydın Demir de Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yoğun bir tedavi içerisinde. İnşallah ekranlar başında güreş severler, Aydın Demir'i sevenler, güreşi sevenlerin dualarına ihtiyacı var. Allah şifa versin. Amin. Faruk. Hava biraz kapandı. Gölgelendi Er Meydanı. Bu Marmaralı başpehlivanlara bir avantaj sağlayabilir. Zaman zaman güneş ortaya çıkıyor, zaman zaman kapanıyor ama yine de serin bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Normalden, beklenenden daha serin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Pehlivanların zaten birçoğu hava koşullarının bazen avantaj bazen dezavantaj olduğunu dile getiriyorlar zaten. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızda. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2 başpehlivanlığı var. Bu yıl en çok başpehlivanlık elde eden başpehlivanlardan biri Ali Gürbüz. Manavgat'ta ve
6. ayakta Yunt Dağı'nda başpehlivanlık elde etmişti. Çeyrek finalde rakibi ise Mustafa Doğan Özkaya. Büyükşehir Belediye Başkanı Burada kazanan, çeyrek finalde kazanan kürsüde yerini alacak. Mustafa Doğan Özkaya'nın ligde hiç kürsüsü yok. Mustafa Doğan Özkaya Çorum Kürsüsü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Hüseyin Gümüşalan Seka'da ve Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi yağlı güreşlerinde kürsünün 3. basamağında yer almıştı. Serdar Yıldırım ekranlarınızda. Bursa'da kürsüde yer alma başarısı göstermişti ilk kez ve şu ana kadar bir kez. Çeyrek finalde çok zorlu bir rakibi var. Serdar Yıldırım Hüseyin Gümüşalan'la karşı karşıya gelecek. İlk 8'de tutunabilecek mi Yusufcan Zeybek karşısında? Burada favoriler arasında gösterilen başpehlivanlar arasında favori gösterilen Yusufcan Zeybek karşısındaki performansı belirleyici olacak. Mustafa Doğan Özkaya'nın da ilk kez çeyrek finalde yer aldığını ayrıca belirtelim. Notlarımıza Yusufcan Zeybek bir finali var ligde şu ana kadar. Seka'da Orhan Okulu'nun rakibiydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Bugün de Edremit'te faaliyet gösteren Çakıran Zeytincilikler sahibi, iş adamı Sayın Mehmet Ertuğrul Dağdeviren ekranlarınızda. Büyük alkış alıyor evinde. Onun da hiç kürsüsü yok şu ana kadar. 3. kez çeyrek finalde Ertuğrul Dağdeviren CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. 665 çok büyük başarılara imza atmış bir başpehlivan Orhan Okulu. Hem çok büyük güreşlerde hem Kırkpınar'da. Burada da altın kemerin sürekli sahip olma başarısı göstermiş bir başpehlivanı. Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonu. Altın kemeri ebediyen boynuna taktı. Tarihi geleneksel en balı güreşlerimizde 6 yıl üst üste birinci oldu. 2 kez en balı güreşleri altın kemeri ebediyen boynuna taktı. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi birincisi. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu. Orhan Okulu, rakibi ise Fatih Atlı. Başpehlivanlıkta çeyrek finalde yer alan başpehlivanlardan 3'ünün ilk 8 iddiası bulunuyor. İlk 7 belli. Serdar Yıldırım şu anda en avantajlı konumda 8. sırada. Hem rakiplerinin durumuna bağlı olarak hem de kendi performansına bağlı olarak bunu koruyabilir. Bu iddiayı ayrıca ortaya koyabilen iki başpehlivan var. Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı. Ertuğrul Dağdeviren Yusufcan Zeybek'le, Fatih Atlı da Orhan Okulu'yla karşı karşıya gelecek. Fatih Atlı'nın ilk kez çeyrek finalde yer aldığını görüyoruz. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Biraz gecikmiş bir dereceymiş gibi geliyor bana. Ne dersin? Evet, kendini sezon sonu hatırlattı. Lig
Sezonun sonunda hatırlattı kendini. Ben çeyrek finalinden başlayanlara sizden o zaman bir yanlış istiyorum. Yanlışlayalım başlayanlara. Bu anlamada öyle bir muhabbet, bu pozisyonun oluşması gerçekten hiç de kolay değil ve sonunda üstünlüğünü sağladı. Nasıl takip ediyor başpehlivanlar? Hakikaten öyle, hepsi. Heyecanla, sanki taktik vermek isterler gibi bir halleri var. Ertuğrul Dağdeviren gel teselli et gibi bir uyarıda bulundu. Çok önemli, çok önemli. Çok doğru bir tespit. İyi İşte yakaladın. Ustalık da burada böyle ortaya çıkıyor zaten. Galibiyette her şey mübah değil. Çok güzel yakaladın. Allah ilk defa bu Hobbit'in vücudunda baş beylerlerse o güzellerin yazıcıları hep beraber dışından dönmeye başlayacağım. Başpehlivanlar salavatlandı. Çeyrek final için er meydanındalar. İşte Ali Gürbüz ekranlarınızda. Antalya Döşemealtı Belediyesi Kulübü'nün sporcusu. Korkuteli doğumlu. 36 yaşında. Çok tecrübeli. Defalarca Kırkpınar'da burada başpehlivanlıklar elde etti. Son 5 yılın en çok kürsü gören başpehlivanı burada Kurtdereli'de Ali Gürbüz. Bu yıl da en çok başpehlivanlık elde eden diğer tüm müsabakaları, organizasyonları dikkate aldığımızda en çok başpehlivanlık elde eden güreşçilerden biri Ali Gürbüz. Bunların ikisini CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde aldı. Öyle bir hal aldı ki çeyrek finalde artık tüm pehlivanlar kendi pozisyonu koruma adına, olmak ya da olmamak adına güreşecekler. İşte Mustafa Dağın Özkaya. Ali Gürbüz daha uzun kuşkusuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor'un sporcusu. Çorumlu. Mecitözü doğumlu. 26 yaşında Mustafa Doğan Özkaya. İlk kez çeyrek finalde olduğunu az önce ifade etmiştim. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Alihan Atman'ın kaçıcı performansı vardı. Abdullah Güngör'ün yine aynı şekilde. Tabii Fatih Atlı'dan belki beklenebilirdi ama Mustafa Doğan Özkaya da yine ilk kez çeyrek finalde yer alarak son ayakta dikkat çekici performanslar ortaya koydular ve Hüseyin Gümüşalan üçüncülük takıldı kaldı diyor. Bu yıl tüm güreşlerde en çok üçüncülük gören başpehlivan Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan Hersek, Yalova'da, Hersek'te ve İstanbul'da Kağıthane'de başpehlivanlıklar elde etti. Ayrıca ve Serdar Yıldırım. Çok genç, 22 yaşında. Maşallah. Akyazı Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu. Sakaryalı, Karakurçek doğumlu. Yusufcan Zeybek, o da Asatspor'un sporcusu. Antalyalı, Kepez'de doğdu. 29 yaşında. Billerde de çok dikkat çekici başarıları var. Kırkpınar başpehlivanlığı var. Kurtdereli'nin son başpehlivanı bu. Acaba üçüncü kez üst üste finalde yer alabilecek mi? Ertuğrul Dağdeviren Yusufcan Zeybek'in rakibi. O Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu. Balıkesirli, Susurluk doğumlu. Burada büyük taraftar topluluğu onu destekliyor. 35 yaşın tecrübesiyle mücadele ediyor. Bir başka çok büyük bir tecrübeye sahip. Yine Kırkpınar başpehlivanlarından. Fatih Atlı ekranlarınızda. Samsunlu Manavgat Belediyesi'nin sporcusu. Fatih Atlı'nın ilk kez çeyrek final gördüğünü ayrıca hatırlatalım. Abdullah Güngör belki en dikkat çekici performansı ortaya koyan sporculardan biriydi. Son 16'da az önce ekrana geldi bilgileri. Sahip olduğu 4 puanın 4'ünü de burada aldı. Orhan Okulu ile müthiş bir mücadele ortaya koymuştu. Künde pozisyonu almış. Neredeyse atacaktı ki Orhan Okulu. Kılçıkla kazanmış, adını çeyrek finale hazırlamıştı. Orhan Okulu da bilgileri de ekranlarınıza geldi. Orhan Okulu Kumlucalı. Muratpaşa Belediyesi'nin sporcusu. Faruk, çeyrek finalde 4 tane Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanmış olan
pehlivanlar var. Ve dördü de birbiriyle eşleşmediler. Evet. Düzeltiyorum, Fatih Atlı Orhan Okulu mücadelesi hariç. Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu'yla Fatih Atlı eşleştiler. Biliyorsun Orhan Okulu 2 kez Kırkpınar'da baş pehlivan oldu. Fatih Atlı da bir kez baş pehlivanlık kazandı. Serdar Yıldırım için iyi bir sınav olacak. İlk 10 dakika onun için çok önemli. Hüseyin Gümüşalan güreşinde Müsabakalar başladı. Çeyrek finaldeki 4 müsabakanın büyük heyecanı sizlerle birlikte olacak. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Kırkpınar'ı yakından ilgilendiren ilk 24 yer alma netleşmiş durumda. İlk 24 belli. Bu arada Hüseyin Gümüşalan çabuk bir galibiyete ulaşma çabası içerisinde. Zor durumda. Serdar iyi kurtardı kendisini. Bir kez daha paçadan yakaladı. Çangalı da attı. Sonrasında yine o kurtardı. Serdar Yıldırım. Böyle hemen bir daha başlangıç ilk görmedim. dakikada, hatta neredeyse ilk 30 saniye içerisinde sanki minderde güreşircesine yenik duruma düşebilirdi. Hüseyin Gümüşalan çok etkili başladı Serdar Yıldırım karşısında. Arkasına geçme çabası içerisinde. Şimdi geçiyor. Hüseyin Gümüşalan Serdar Yıldırım karşısında çok üstün bir performans ortaya koyuyor. az önce iyi toparlandı Serdar Yıldırım. Oradan normal bir pehlivan sırt aşağı yenilebilirdi. Bu da herhalde çeyrek final özelinde en erken galibiyeti anlatmış olabilirdik. Yani değil çeyrek final, yani yağlı güreşin en etkili müsabakalarından biri olabilirdi. Bu arada Mustafa Doğan Özkaya da Ali Gürbüz'ü zor duruma bıraktı. Şimdi bölünmüş ekranda 4 müsabakanın 4'ü de ekranlarınızda. İşte bu alkışlar bu çeyrek finaldeki hareketli müsabakalar için. Hüseyin Gümüşalan kazığı vurdu. Paşadan da yakaladı. Şöyle bir okkaladı. Bacaktan yakalayarak Serdar Yıldırım savunma yapma çabası içerisinde. Bir kez daha yükleniyor, oturdu. İyi direniyor Serdar Yıldırım ama bunu ne kadar sürdürebilecek? Şimdi bir kez daha sağ eliyle dış kazıkta Hüseyin Gümüşalan sonuca her an gidebilecek gibi görülüyor. Çok etkili başladı Hüseyin Gümüşalan Serdar Yıldırım karşısına mücadeleye. Söylemiştim, çeyrek finalde kıran kırana güreşler olacak demiştim hakikaten. Çok hızlı başladılar. Mustafa Doğan Özkaya, tabii tüm eşleşmeler zorlu ama o zorlu eşleşmeyi Serdar Yıldırım'ın 30 puanda kalması ihtimalini görünce belki o da neden olmasın diye mücadele edebilir ama en fazla 30'a yüklenebilir. Bu arada Ali Gürbüz yine zor durumda. O nasıl bir dalış? O nasıl bir pozisyonda öyle? Mustafa Doğan Özkaya. Doğan Özkaya yine Ali Gürbüz'ü zor durumda bırakıyor. Açık bile düşürebilirdi, toparlandı Ali Gürbüz. Müthiş bir hamleydi. Hangi müsabakaya biraz daha fazla odaklansak diğerinde bambaşka bir hareketlilik oluşuyor. İşte Mustafa Doğan Özkaya Ali Gürbüz mücadelesi de öyleydi. Çeyrek final çok atraksiyonlu başladı değerli güreş severler. Gözünüzü dahi kırpmayın. Mustafa Doğan Özkaya yükleniyor. Ali Gürbüz her zaman görmeye alışık olduğumuz bir pozisyonda değil. Genelde üstte olan o olur ama bu defa altta. Bakalım Mustafa Doğan Özkaya bu pozisyondan yararlanabilecek mi? Hüseyin Gümüşalan da Serdar Yıldırım'ı iyice yaydırmış durumda. Yerden kaldırmak istemiyor. Evet, şimdi bir kez daha paça kazıkla sonuç alma çabası içerisinde görülüyor. Serdar Yıldırım'ın savunması, bakalım burada karşılık verebilecek mi? Eğer Mustafa Doğan Özkaya da yine bir gözümle orada. Güreş ayağa kalkarsa Hüseyin Gümüşalan Serdar Yıldırım mücadelesi farklı bir yöne evrilebilir. Ali Gürbüz kurtarma çabasındaydı kendisini ama Mustafa Doğan Özkaya kalkmasına izin vermiyor. İnanılmaz. İşte bu gerçekten de inanılmaz. Büyük alkış alıyor işte bu mücadeleler. Ertuğrul Dağdeviren de Yusuf Can Zeybek'in üzerine gidiyor. Yusuf Can Zeybek geri adımladı. Hem Serdar Yıldırım hem Mustafa Doğan Özkaya kariyerleri adına çok zorlu bir çeyrek final mücadelesindeler. Ertuğrul Dağdeviren için de yine aynısı geçerli. Serdar Yıldırım eğer şu andaki gibi 30 puanda kalırsa Ertuğrul Dağdeviren'in baş pehlivanlık elde ederek onu geçmesi mümkün. Bakalım bunu
başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada bir kas kanadı atacak mıydı acaba? Ama Mustafa Doğan Özkaya devamını getiremedi. Belki de çok fazla riske girmek istemedi Ali Gürbüz karşısında. Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım mücadelesinde yine bir paça kazık. Yine şöyle bir okkaladı Hüseyin Gümüşalan. İyice kazığı vurdu. Yan kazıkta. Buradan herhangi bir sonuç elde edebilecek mi? Sertelense Ertuğrul daha devirenden bu arada. Orhan Okulu yükleniyor. Fatih Atlı karşılık verme çabasında. Yine Orhan Okulu bildik o performansını ortaya koyuyor. Hüseyin Gümüşalan'ın yan kazığı özellikle dalak ve diyaframa yapmış olduğu baskı nefes almasını zorlaştırıyor Hüseyin Gümüşalan, ama bu ağrına biraz daha rahatladı Serdar Yıldırım. Yine Orhan Okulu da rakibinin göğsüne başını dayadı. Geri adımlamasını sağlıyor. Fatih Atlı elense dengesi bozuldu. Dalma teşebbüsü, boyundurukla karşılık. Hüseyin Gümüşalan Serdar Yıldırım mücadelesinde. Serdar iyi bir direnç ortaya koyuyor ama kalkmasına izin vermiyor. Hüseyin Gümüşalan yine dış kasıkta oturarak savunmasını yaptı. Bir kez daha Mustafa Doğan Özkaya dalma teşebbüsü gösterdi ama Gürbüz bu kez daha dikkatli, daha temkinli, daha uzak tutuyor kendisini. Ayrıca dalmasına da izin vermiyor. Şimdi işte gördüğü gibi yine boyundurukla karşıladı, dizleri üzerindeydi Ali Gürbüz. Çeyrek final müsabakaları, hani acaba son 16 tur müsabakaları mı daha güzel olur? Çeyrek final müsabakaları mı derken ben şöyle düşünüyorum. Her geçen turda müsabakalar daha da keyifli hal oluyor. Dörtlü ekranda hepsi ayrı ayrı bir mücadele örneği ortaya koyuyorlar. Fatih Atlı boyundurukta tutuyor. Orhan Okulu dalamıyor. Bir kez daha tek daldı. Dışta kafası bastırdı. Ali Gürbüz karşılıyor. Yine hareketlendi. Tek kol atma düşüncesindeydi. Adeta Mustafa Doğan Özkaya. Üzerinde yağ olduğunu mu unuttu ne? İnanılır gibi değil. Harika karşılaşmalar gerçekten de. Ben Mustafa Doğan Özkaya özelinde eğer ki bir organizasyon düzenlesem ilk çağıracağım baş pehlivanlardan biri Mustafa Doğan Özkaya olur. Çok büyük bir hava kattı, heyecan kalktı ve yer güreşini benimsedi. Faruk Mutkan bu arada. Ali Gürbüz karşısında. Evet. Daha önceki hamleleri sanki hiç cesur hamleler değilmiş gibi. Adeta daha fazlasını ortaya koyuyor Mustafa Doğan Özkaya. Ben hala Serdar Yıldırım'ın ayağa kalktığı takdirde farklı bir güreş izleyeceğimiz kanaatindeyim ama Hüseyin Gümüşalan adeta sarmaladı. Serdar Yıldırım'ın moralmen toparlanmasına müsaade etmiyor. Ertuğrul Dağdeviren de Yusuf Can Zeybek'in üzerine giden sporcu konumunda şu anda bu bölümlerde en azından. Orhan Okulu da Fatih Atlı'yı boyundurukta tutuyor. Serdar Yıldırım kalkma teşebbüsünde bulundu ama sonrasında bir anda paça kazıkta yakaladı. Bu daha avantajlı bir pozisyon oluşturabilir Hüseyin Gümüşalan için. Serdar Yıldırım belki de daha zorda. Altta kalsa mıydı acaba? Yükleniyor. Şimdi yenişe doğru gidiyor. Serdar Yıldırım bir kez daha şimdi uzaklaştırdı. Devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan yükleniyor. Yine paça kazıkta ama iyice direndi Serdar Yıldırım. Son vermiyor. Şimdi Mustafa Doğan Özkaya'yı bir okkaladı Ali Gürbüz ama devamını getiremedi. Devamı gelecek mi? İç kazık yan paçada. Tersini bulabilecek mi? Tüm bunlar soru işaretleri. Yakaladı, attı. Tam bir üstünlük yok. Mustafa Doğan Özkaya ona da yenilmiyor. Serdar Yıldırım, Mustafa Doğan Özkaya bugün tarih yazıyorlar değerli güreş severler. Faruk Mutkan. İnanılmaz müsabakalar izliyoruz. Baş pehlivanlıkta. Hüseyin Gümüşalan da Serdar Yıldırım da çok yoruldu ikisi de. Şu anda Serdar Yıldırım oldukça zor anlar yaşıyor. Soluklanmak istiyor ama boynu boyunca kapaklandı Hüseyin Gümüşalan. Onun soluklanmasına fırsat vermiyor. Benzer durum Ali Gürbüz için de geçerli. Mustafa Doğan Özkaya için de geçerli. Ali Gürbüz nefesini kesti adeta. Mustafa Doğan Özkaya'nın sağdan sarmayı vurdu. Bir oyun tatbik eder mi? Sarma küleyle bir an gösterdi. Sonra gerdanlamaya geçti. İyice dönüyor Ali Gürbüz. Bir tarafta Ali Gürbüz sonuca gitme çabasında. Diğer tarafta Hüseyin Gümüşalan yine aynı şekilde. Serdar Yıldırım da direniyor. Mustafa Doğan Özkaya da bir kez daha yüklendi. Şimdi iç kazık, ters paça ve dış kazıkta şu anda. Bakalım herhangi
bir sonuç alabilecek mi? Şu anda bütün gücüyle yükleniyor Hüseyin Gümüşalan. Bakalım buradan da boş çıkacak mı? İyice ezdi Ali Gürbüz de ayrıca Mustafa Doğan Özkaya'yı. Özellikle bu iki müsabakaya ayrıca odaklanmış durumdayız. Her an sonuç gelebilecekmiş gibi görülüyor bu her ikisinde de. Şimdi hiç kıza döndü. Bir kez daha ters paçadan yüklenebilecek mi? Bıraktı. Serdar Yıldırım yükleniyor ama kazanıyor Hüseyin Gümüşalan. Serdar Yıldırım'ı mağlup ediyor. Serdar Yıldırım çeyrek finalde kalıyor. Serdar Yıldırım 30 puanda kalıyor. Şu anda ligde 8. sırada Serdar Yıldırım. Türkiye adı güreşinin Koca Yusuf lakaplı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan yarı final adını yazdıran ilk isim oldu ve emin adımlarla başpehlivanlığa doğru yürüyor, koşuyor Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan daha önce az önce ifade ettiğim gibi evinde Seka'da ve Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi yağlı güreşlerinde kürsüde yer alma başarısı göstermişti. 3. kez kürsüde yer alıyor Hüseyin Gümüşalan. Serdar Yıldırım 8. sıradaki yerini koruyabilecek mi? Bu ana kadar, bu müsabakaya kadar, çeyrek finale kadar ipler onun elindeydi. Artık ipler rakiplerinin eline geçmiş durumda. Peki rakipleri Ertuğrul Dağdeviren ve Fatih Atlı bu fırsattan yararlanabilecekler mi? İkisinin birden bunu başarmaları imkansız. Evet. Sadece bir pozisyonu eline geçirebilirler, 8.liği. O şu anda Serdar Yıldırım'ın elinde. Ertuğrul Dağdeviren Yusufcan Zeybek'i mağlup ederse adını yarı finale yazdıracak ve bir adım daha yaklaşmış olacak. Yusufcan Zeybek'in karşısında Serdar Yıldırım'ın o 8.liğinde. Şimdi Fatih Atlı Orhan Okulu mücadelesinde Fatih Atlı'nın da benzer bir fırsatı var, şansı var ama Ertuğrul Dağdeviren bir adım daha önde, aralarında 2 puan fark var. Ve Orhan Okulu Fatih Atlı mücadelesi yere indi. Mustafa Doğan Özkaya puanları eşitleyebilir, Serdar Yıldırım'la olan puanları eşitleyebilir. Ali Gürbüz yoluna devam takdirde ederse ve başpehlivanlığı elde ederse. Matematik olarak bu ihtimal söz konusu ama Ali Gürbüz altta tuttu. İstediği sonucu elde edemedi. Ayakta devam ediyor müsabaka. Ali Gürbüz Mustafa Doğan mücadelesi. Bu arada Orhan Okulu da Fatih Atlı mücadelesinde her an bir sonuç çıkabilir Faruk Mutkan. Sarmayı vurmuş durumda. Bir de gerdanlama görüyorum orada. Bunun devamı gelebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. İyice yıpratmış durumda. Orhan Okulu götürüyor. Kazanıyor. Yeniş çıkmadı mı? Çıktı diyor. Karşılaşmanın hakemi Fatih Atlı itiraz ediyor. Orhan Okulu kazandım diyor. Kuleye de baktı. Her iki başpehlivan da kuleye doğru yönelmiş durumdalar. Kuleden talimat bekliyorlar adeta. Acaba yeniden izleyecekler mi? Sarma gerdanlamayla Orhan Okulu kazandığı iddiasında. Karşılaşmanın hakemi temkinli. Bence çok kararlı. Çayır hakemi net bir galibiyet ifadesi bulundu. Ha, düzeltelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Harikasın Recep. Şimdi kule bakalım nasıl bir talimat verecek. Şu anda VAR'da izliyorlar. Tamamı her iki başpehlivan da şu anda dikkatle gelecek kararı bekliyor. Bu arada o sonucu takip ederken Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya müsabakasında yine mücadele yerde. Ali Gürbüz üstte. Ben tam açığı yakalayamadığım için bir öngörüde bulunamayacağım. Orhan Okulu Fatih Atlı mücadelesinde. Karar bekleniyor. Müsabakaya ya devam edilecek ya da Orhan Okulu'nun galibiyetiyle tamamlandığı ilan edilecek. Benim açım tam net değildi ama ben sanki Orhan Okulu gerdanlamadan açtı gibi geliyor bana. Payanda da yapmış olabilir Fatih Atlı. Sol elinden sağ eline dönüş yaptıysa. Hepsi biraz sonra belli olacak. Bekleyiş devam ediyor o müsabaka için. Ali Gürbüz bu arada bir an kündeye dönecekmiş gibi geldi. Şimdi Kle'ye döndü. Sarma Kle. Acaba herhangi bir sonuç alabilecek mi? Yükleniyor Ali Gürbüz. Mustafa Doğan Özkaya'nın nefesini kesti adeta. Evet. Orhan Okulu galip ilan ediliyor. Başpehlivanlık mücadelesinde Orhan Okulu da yine kürsüde. Çayır rakibi çok kararlıydı. En çok kürsüde yer alan başpehlivan Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Fatih Atlı'nın itirazları devam ediyor. İşte o an bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Çenesi net bir galibiyet. Net bir galibiyet.
İşte bu açı. Bakın Çayır hakim de çok doğru yerde duruyor. Siz ne diyorsunuz? Abdülmuttalip Melek. Bana göre de Orhan'ın burada çok açık galibiyeti var. Bakın Ali Gürbüz şimdi. İki baş pehlivan adını yarı finale yazdırmış durumdalar. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu rakiplerini bekliyorlar. Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya karşısında mücadelesini sürdürüyor. Bir diğer müsabakada Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren karşılaşması. İki müsabakada aynı anda işte ekranlarınızda. Çeyrek finalde kalan son iki mücadele bu. Mustafa Doğan Özkaya'nın dalma teşebbüsünü iyi karşıladı Ali Gürbüz. Ertuğrul Dağdeviren Yusufcan Zeybek karşısında hep rakibinin üzerine giderek sonuç arıyor. Yusufcan Zeybek iyi savunuyor. Ali Gürbüz yine altına aldı rakibini. Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren'in çok kasnaklarına, paçalarına, içine kadar girmiyor. Çünkü her an her şey yapabilir. Tereddütünü yaşıyor. Daha çok puanlamaya doğru hamlelerini artıracak. İyice sardı yine. Yine sarma kule ya da gerdanlamaya dönebilir buradan. Yüklendi rakibinin üzerine. Rahat nefes almasını engelleme çabasında. Bir kez daha klede şimdi. Söktü rakibini yerden. Orada göğüs çaprazına bağladı kollarını. Çok mücadeleci. Bir kez daha söktü. Faruk burada... Minderde, böylesini minderde görmeye çok alıştığım için Çayır'da sürüyor rakibini adeta. Sarmayı artık Ali sarmayı burada vurabilirse etkili bir sarma her an sonuca gidebilir. İyice rakibini bloke etmiş durumda Ali Gürbüz. Yusufcan Zeybek de şimdi rakibinin üzerine gitti. Kasnaklara doğru hamleleri dikkat çekiyor. Ertuğrul Dağdeviren karşılıyor rakibini. Şimdi kleye döndü bu arada Ali Gürbüz. Yükleniyor. Ama tam anlamıyla tutamadı. Mustafa Doğan Özkaya da çok hareketli. Bir kez daha yaydı rakibini. Sanki kilit oyunu oynamak istermişçesine bir hamlesi vardı Ali Gürbüz'ün, neler yapıyor. Ama zapt edebilmek ne mümkün. Mustafa Doğan Özkaya çok hareketli. Yani bir de ya unutmamak lazım. Ama unutulmuş gibi görünüyor bazen. Öyle anlar yaşanıyor. Özellikle Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya karşılaşmasında. Ama şu bir gerçek, Ali Gürbüz biraz tedirginlik yaşıyor. Mustafa Doğan Özkaya çok enerjik, çok hareketli, puanlamada neler yapabileceğini ilk 10 dakikada gösterdi zaten Mustafa Doğan Özkaya o dalışlarda. Dolayısıyla Ali Gürbüz sonuca odaklı güreşiyor ama şu anda yağlı güreş tabiriyle kıl dahi kopartamadı Mustafa Doğan Özkaya'dan. Bu arada paçada bir sorun mu var? Bileğinde bir sorunu var Yusufcan Zeybek'in. Kanama olursa zaten hemen müdahale edilmesi gerekirdi. Belki de Ertuğrul onu kontrol etti. Ali Gürbüz rakibinin üzerine gidiyor. Ertuğrul Mustafa Doğan Özkaya karşılık verme çabasında yine aşağıya yerde kabul etmeyi tercih etti. Kadar Mustafa Doğan güreşiyor. Özkaya. Ali Gürbüz evet, değil mi? Mustafa Doğan Özkaya da kasnağını da veriyor, paçasını da veriyor, altına da yatıyor. Yani... Ama herhangi bir sonuç alamadı şu ana kadar Ali Gürbüz. Ertuğrul Dağdeviren yüklendi. Bir an ayakta boyundurukta tuttu rakibini. Güzel sıyrıldı hemen oradan Yusufcan Zeybek. Faruk, Ali Gürbüz öyle sıradan bir güreşçi değil. Ali Gürbüz gerçekten bu çayırın çok güçlü bir pehlivanı. Ali Gürbüz bu tür karşılaşmalarda rakibine göre Ali daha uzun boylu ama Mustafa Doğan Özkaya böyle çalışır gibi görünüyor. Şu anda Ali Gürbüz bütün gücüyle rakibine yüklendi. Orada rakibini adeta güreş tabiriyle söyleyelim eziyor. Ali Gürbüz bir kez daha yüklendi kleyle. Şimdi oturdu Mustafa Doğan Özkaya. Ayakta daha çok yıpranıyor Mustafa Doğan Özkaya çünkü göğüs çaprazı ve budamadan sonuç alabilir Ali Gürbüz. Dolayısıyla bunu planlayan Mustafa Doğan Özkaya kendini yerde daha temkinli, daha tedbirli buluyor.
Güreş taktiği de bu doğrultuda. Şimdi burada Ali Gürbüz rakibini askıya alırsa işte o pozisyonu İşte yüklendi. bekliyor. Acaba atabilecek mi? Mustafa Doğan Özkaya direniyor ama atışı tam anlamıyla sonuç getirir bir atış değildi. Ne sağlam tutuşu vardı ama Mustafa Doğan Özkaya'nın da oradaki karşılığını es geçmememiz gerekiyor. Tam da anlatmak istediğimiz bu. Bir kez daha tazeleyecek. Ali Gürbüz paça kazık yapacak. Merhum babası Recep Gürbüz gibi ama Doğan Özkaya çok iyi kapaklanıyor. Ağırlık merkezini çok iyi dağıtıyor Mustafa Doğan Özkaya. Yusufcan Zeybek yükleniyor. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Yusufcan Zeybek geri adımladı. Soluna doğru yönlendirdi kendisini. Rakibini de. Ali Gürbüz 2 kez paça kazıktan sonuç alabilme pozisyonu yakaladı ama devamını getiremedi. Şimdi kısarma kuleye döndü. Yine Ali göz Gürbüz çaprazından yüklendi. Sonuca gidebilmek için ilk dakikadan itibaren atak güreşiyor. Yenebilecek açıyı bir türlü bulamadı. Yine kalkıyor Mustafa Doğan Özkaya. Biraz Ali Gürbüz sanki izin vermiş gibiydi. Heyecanla takip ediyoruz karşılaşmaları. Çeyrek finalde kalan son 2 müsabaka bu. 20 dakikayı geride bıraktık müsabakaların başlamasından bu yana. Ali Gürbüz kasnağa doğru ulaşma çabasında şu anda. Yerde istediği sonucu alamadı. Mustafa Doğan Özkaya vermedi bu pozisyonları. Belki 2 şans bulmuştu ama orada Ali Gürbüz rakibini açık düşüremedi. Az önce Ali Gürbüz'ün bir tırpan denemesi vardı. Tutturamadı o tırpanı. Tırpanla da sonuca gitmişliği var. Hem de Serhat Gökmen'i Manavgat'ta finalde. Evet, finalde, doğru. Harika. Ne güzel hatırladın. Benzer boyutlarda Mustafa Doğan Özkaya'da. Kasnağa çok rahat ulaşıyor Ali. Kendisini yere atacakmış gibi duruyor şimdi Mustafa Doğan Özkaya. Arkasına da geçti ama soru işareti şu. Ali Gürbüz ilk dakikadan itibaren 20 dakikayı geride bıraktık. Çok aktif ve akıcı güreştiğinden dolayı acaba Mustafa Doğan Özkaya bir ithar gelir mi? Güreş severlerin ortak kanısı bu ama Mustafa Doğan Özkaya yeri geldiğinde de yer güreşini benimsediği için, çok da geri gitmediği için kule hakemleri çok net bir şekilde güreşi devam ettiriyorlar. Yani ihtarlık bir durum söz konusu olmadığının bir göstergesi. Çok hareketli, iç kazığı hemen kolun arasına girerek etkisiz hale getirdi. Bir kez daha şimdi dış kazıkta Ali Gürbüz içe yöneldi. Şimdi sağ koluyla oturuyor. İyice yayıldı. Mustafa Doğan Özkaya. Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şerif Doğan adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdeviren'den elenseler dikkat çekiyor. İsmail Koç da çok uzun süren bir müsabaka yaptı. Son 16 turunda Ali Gürbüz. Bunu da dikkate almak gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Yani o fiziksel anlamda erozyonu yani tartışmam bile. Çok yoruldu. İsmail Koç gibi güçlü
formda bir baş pehlivanı ancak Ali Gürbüz gibi üst düzey bir baş pehlivan sahadan çıkartabilirdi. Burak Sarı kardeşimiz adına görüş yapıyor. Teknik Günler. Serhat Çelik Edin. Bir kez daha iç kazıkta yan paçayı arıyor Ali Gürbüz. Mustafa Doğan Özkaya bir kez daha ağırlık merkezini dağıttı. Serptirme arayışı içerisinde. Sayın Hamdi Sarıcalar'a görüş yapıyor. Ramazan Doğan Antalya Elmalı. Paçayı hiç vermiyor Ali Gürbüz. Bakın bileğinden de blokluyor. İç kazıkta bir kez daha septirme arayışı içerisinde. Sonra bacakların arasına kündeye pozisyonu aldı ama bacaklarını iyice birbirinden ayırarak Mustafa Doğan Özkaya buna izin vermedi. Bir tur attırdı adeta çayırda Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya'ya. Bu arada Yusufcan Zeybek paçadan yakalamış durumda. Söktü. Ertuğrul Dağdeviren yine yükleniyor. Geri adımlıyor Yusufcan Zeybek. Sardı iyice. Ali Gürbüz nereye kadar indi? Şimdi künde pozisyon aldı Ali Gürbüz. Bir an sonrasında paçaya doğru yöneldi. Mustafa Doğan Özkaya da bilekten bir an hamleyle ekarte etme çabasındaydı ama sonuç alamadı. Eski baş pehlivanlardan değerli büyüğüm Muğlalı Mehmet Güçlü. Fizikli baş pehlivanların bu tür küçük fizikli baş pehlivanları yenmekte zorlandıklarında tek bir anahtar var, o da şak kündesi. Ona yapacakları hiçbir paratı yok. İç kazığın karşılık oyunu var. Paşa kazığın karşılığı var. Kas kanadının tüm oyunların karşılığı var ama şak kündesinin karşılığı yok. Bunu denemeleri gerekiyor. Güçlü baş pehlivanların ufak fizikli baş pehlivanları yenemedikleri takdirde. Mehmet Güçlü ustamın benim kulağıma küpe olan bu öğütünü hiçbir zaman unutmadım. Kendisi de zaten 1984 yılında Ali Gürbüz'ün merhum babası Recep Gürbüz'ü Kırkpınar'da yarı finalde şak kündesiyle yenmişti. Sırt aşağı yenmişti. Ertuğrul Dağdeviren rakibinin üzerine gidiyor. Yusufcan Zeybek'e de acaba bir pasif kararı, ihtarı gelebilir mi? Hiç aşağı değmedi. Biraz zor. Çeyrek finalde daha tabii temkinli olabiliyor kule hakemleri. Elenseler karşılıklı. Yusufcan Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren müsabakası. Müsabakalar birbirine girdi Ali Gürbüz. Mustafa Doğan Özkaya karşılaşması bir an. Ertuğrul Dağdeviren tırpan denedi. Karşılığı hemen verdi Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren, Yusufcan Zeybek müsabakasında karşılıklı elenseler. Yıpratıcı. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya müsabakasında da Mustafa Doğan Özkaya'nın çekingen kasna doğru hamleleri dikkat çekiyor. Pek
fazla rakibine yakınlaşmadan sadece elini dokundurup çekiyor. Devamında başka bir hamle gelir mi? Tabii bunu müsabaka ilerledikçe göreceğiz. Yine yerde Mustafa Dağıneskaya. Yine üstte Ali Gürbüz. Ali Gürbüz sardı iyice. Adeta üzerine çöktü Mustafa Doğan Özkaya'nın. Ali bütün gücüyle artık yükleniyor. Faruk, eski Kırkpınarlar'da pes etme vardı. Şimdi artık o pes etme olayı kalktı. Kırkpınar'ın 1960'lı 50'li yıllarında pes etme vardı. Bir de meydan okuma vardı. Mesela çıkardı Koca Yusuf, meydan okurdu. Rakibini meydan okuyarak isterdi. Şimdi artık kurallar değişti. İşte gördüğünüz gibi 40 dakikalık sürede, eskiden Kırkpınarlar'da güreşte süre yoktu. Yeninceye kadar karşılaşmalar devam ediyordu. Belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını istedi. Hem Ali Gürbüz'den hem de Mustafa Dağıneskaya'dan karşılaşmanın hakemi. Bu arada bir bez molası var. Ertuğrul Dağdeviren ve Yusufcan Zeybek de yine bez molası almışlardı az önce. Müsabakaya devam ediyorlar. Yusufcan Zeybek rakibin göğsüne başını yasladı. Ertuğrul Dağdeviren yükleniyor. Belenselerle yıpratıyor. Kasnağı da yakalamış durumda şu anda. Söktü. Yok kasnaktan. Yusufcan Zeybek. Sonrasında bacağa doğru bir hamle yaptı. Ertuğrul Dağdeviren'e. Etkili bir tutuş yoktu o dalma teşebbüsünde. Ali Gürbüz Mustafa Dağıneskaya mücadelesi de bez molasından sonra devam ediyor. Mustafa Dağıneskaya belki müsabakanın başlangıcındaki etkinliğinde değil, Ali Gürbüz bir hayli şaşırmış olmalı. Fakat yine hareketli bir şekilde mücadele ediyor Ali Gürbüz karşısında. Artık bu iki güreşinde puanlamaya doğru gittiğini söylemek isterim. Çok ekstrem bir durum olmazsa. Ali Gürbüz ve Mustafa Dağıneskaya, diğer yanda Yusufcan Zeybek ve Ertuğrul Dağdeviren mücadelelerini sürdürüyorlar. Yarım saati geride bıraktık hatta. 35. dakikaya doğru ilerliyoruz. İki baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu adlarını yarı finale yazdırdılar. Diğer yarı finalistler kim olacak, hangileri olacak hep birlikte göreceğiz.
şişanların sahibi şişanımı Sayın Mevlam Erdoğan'la görüşüyor. Ali Can Topçu, Ankara Bilge, İstanbul Sabah Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ertuğrul Dağdeviren'in kasnağa yönelik hamleleri belirginleşti. Dizleri üzerinde Mustafa Doğan Özkaya. Ali Gürbüz pek rakibinin arkasına geçme çabasında değil, belki pasif gösterme niyetinde olabilir. Uzak tutuyor kendisini Mustafa Doğan Özkaya, dizleri üzerinde. Ali Gürbüz yine arkasına geçti ama hamle yapmayı istemiyor. Şu ana kadar bu hamlelerinden istediği sonucu alamadığı Ali Gürbüz 2 kez söktü yerden paça kazıkla. İstediği atışı gerçekleştiremedi. Her ikisinde de Mustafa Doğan Özkan çok hareketli bir biçimde karşılığını verdi. Ama yine Ali Gürbüz üstte, Mustafa Doğan Özkaya altta. Aslında iyice yakaladı şu anda Ertuğrul Dağdeviren. Paçaya doğru hamleleri Yusufcan Zeybek'in boyundurukta da tutuyor. Aynı zamanda arkasına geçme çabası içerisinde Ertuğrul Dağdeviren, Yusufcan Zeybek buna izin vermiyor. Bir kez daha dış kazık arayışında, dış kazıktan oyun arayışında Ali Gürbüz. Ertuğrul Dağdeviren. Yine yükleniyor. Ama bir denge kurulmuş gibi görülüyor. Özellikle Yusufcan Zeybek o dengeyi kurmuş görülüyor. İç kazağa yöneldi Ali Gürbüz. Bele doğru hamlesi Yusufcan Zeybek'in. Tüm ağırlığıyla yükleniyor Ali Gürbüz. Defalarca sarma kule, sarma gerdanlama denedi Ali Gürbüz ama istediği sonucu alamadı. Bir kez daha bu hamleleri yapabilecek pozisyonda Ali Gürbüz. Bez molası yine Yusufcan Zeybek Ertuğrul Dağdeviren müsabakasında. Puanlama saati geliyor. Sanırım bu peşrev süresi içerisinde. Doğrusu kimi zaman müsabaka başladığında tutuluyor süre, kimi zaman salavatlandıktan sonra peşrevle birlikte. Şimdi peşrevle birlikte sayıldı süre, 40 dakikalık süre. Şimdi hesaplama zamanı neler olacak diye. Tabii Ertuğrul Dağdeviren müsabakasını sürdürüyor. Sıklıkla belirttiğim gibi Serdar Yıldırım 30 puanla tamamladı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni. Şu anda 8. sırada. Onu geçebilecek tek başpehlivan var, Ertuğrul Dağdeviren. Bu da Ertuğrul Dağdeviren'in burada başpehlivanlık elde etmesine bağlı. Haftaya aya 18 puanla başlamıştı. Buradan başpehlivanlık elde ederek elde edeceği 16 puanla puanını 34'e yükseltebilir. Bu da onu 8. sıraya taşıyabilir. Orhan Okulu emin adımlarla yoluna devam ediyor. Puanını 69'a çıkarttı. 71 puanda 8 puan aldığı için Orhan Okulu kazandı. Fatih Atlı'yı mağlup etti. Hüseyin Gümüşalan 40 puana çıktı. 32 puanına 8 puan ekledi. 40 puanda şu anda.
Orhan Okulu acaba yine finalde yer alabilir mi? Bir tek Manisa'da kürsüde değildi Orhan Okulu. Diğer 5 ayağın 5'inde de kürsüdeydi. İkisinde baş pehlivanlık elde etmişti. Kürsünün en üst basamağındaydı. Bu defa da kürsüde yer almayı başardı. Yani 7 ayağın 6'sında baş pehlivanlık mücadelesi verdi ve kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Orhan Okulu bunun karşılığını da şampiyonlukla aldı. Şu anda da zirvede tek başına adeta. Bakalım Fatih Atlı ilk 16'ya girebilecek mi? İkinci torbada yer alabilecek mi? Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi asıl hesabı onun yapılması lazım. Tabii bu biraz Mustafa Doğan Özkaya'nın performansına da bağlı. Zaten 16. sırada başlamıştı bu ayağa. 16 puanına 6 puan ekledi. 22 puana yükseldi. 22 puanlı 11. Mustafa Taş. 13. sıraya gerileyen Nedim Gürel'le aynı puana sahip. 22 puanlı baş pehlivanlar bunlar. Yani Mustafa Fatih Atlı ilk 16'daki yerini almış durumda. Onu geçebilecek Mustafa Doğan Özkaya var. Fatih Atlı 22 puanla tamamladı. Aralarında 2 puan fark var. Burada Mustafa Doğan Özkaya kazanacak olursa puanları eşitleyecek. O da son 16'ya adını yazdırmış olacak bir başka ifadeyle. İlk 8 hesapları, ilk 16 hesapları, ilk 24 hesabı zaten yapılmış durumda. CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Faruk, dikkat edersen hep elimizde kağıt kalem, habire puanları hesaplıyoruz, habire sonuçlar sürekli değişiyor. El bilgisayarını kullanıyoruz. Puanlama bölümü başladı. Aynı zamanda Almanca güreşler arası Mustafa Çelenci'nin bir adam. Bursa. Antalya'da bu adet güreşlere ünlü güreşler Tepe Şahin Bey adına güreşiyor. Evet, ilk dakikalar çok önemli. Ali Gürbüz ve Mustafa Doğan Özkaya mücadelesinde o dalışlarda bakalım yakalayabilecek mi Ali Gürbüz ya da Ali Gürbüz dalış ama Mustafa Doğan Özkaya'yı budama göğüs çaprazıyla kasnak koltuk altından net bir galibiyet elde edebilecek mi? Artık Mustafa Doğan Özkaya için müsabakayı yerde kabul etmek gibi bir durum söz konusu değil. İşler daha çok zorlaştı kendi adına. Dalıyor. Şimdi tek daldı. İyi zor durumda Ali Gürbüz. Arkasına geçebilecek mi? İşte bahsettiğimiz buydu. Müsabakanın başında da benzer hamleler olmuştu Mustafa Doğan Özkaya'nın. Alkış almıştı, yine aynı sayılar yaşanıyor. Ali Gürbüz yaklaşmak istiyor. Mustafa Doğan Özkaya yakalanabileceği alanın dışında kalmak istiyor. Yusufcan Zeybek kasnak ve paça güreşini tercih ederken dış kasnaklardan yakalamak isteyecek Ertuğrul Dağdeviren. Hikaye bu, taktikleri bu, stratejileri bu.
Yusufcan Zeybek daha yakın puanlama bölümünde Ertuğrul Dağdeviren'e. Şimdi paçadan yakaladı. Zor durumda bir an Ertuğrul Dağdeviren'i kurtardı. Yine aynı hamle. Topuktan yakaladı ama yüzünde galiba bir darbe aldı bu arada. Müsabaka duruyor. Hemen durumunu kontrol etti. Karşılaşmanın hakemleri bu arada Gürbüz sonuca gidebilecek mi? Ama tam anlamıyla sağlam bir tutuşu yoktu. Mustafa Doğan Özkaya da sağ kolunda bir sakatlık yaşadı bir an ama müsabaka devam ediyor. Ali Gürbüz yine yüklendi, rakibinin üzerine gitti. Yine sağ kolunda bir sıkıntı yaşıyor Mustafa Doğan Özkaya. Bu arada bir kanama var. Bir açılma belki de kaşında Yusufcan Zeybek'in. Ve ona müdahalede bulunuyor sağlık ekipleri. Ali Gürbüz yükleniyor yine. Geri adımlıyor Mustafa Doğan Özkaya. Dönerek karşılık veriyor. Her an bir intihara gelebilir. Dönerek hep bu şekilde doğru karşılık veriyor Ali Gürbüz'e. Şimdi dalma teşebbüsünde bulundu, boyundurukla karşıladı ama sonrasında hemen uzaklaştırdı kendisini. Devamının gelmesinin tehlikesinin farkında Mustafa Doğan Özkaya. Mustafa Doğan Özkaya çok hareketli ama bir hayli uzak rakibinden. Sonunda bir ihtar. Müsabakanın hakemi ihtar gösterilebileceğini işaret etti. Kuleden karar bekleniyor. Ne pozisyonu aldı şimdi Ali Gürbüz. Oradan bir sonuç alabilecek mi? Arkasına dönebilecek mi? Bacaktan yakalamış durumda Mustafa Doğan Özkaya. Ensesinden bastırdı. Orada açmaya çalışıyor Ali Gürbüz. Bir kez daha yükleniyor. Paçadan yakalamış durumda Mustafa Doğan Özkaya. İyice yüklendi Ali Gürbüz. Tam bir tutuşu yok ama şimdi kazığı da vurdu. Arkasına geçti ama halen paçayı kurtarabilmiş değil. Tam bir hakimiyet kurabilmiş değil. Mustafa Doğan Özkaya direniyor. Ali Gürbüz kazanmaya çok yakın. Döndüler, bir tur attılar. Şimdi kazanıyor. Ali Gürbüz yarı finalde. Mustafa Doğan Özkaya isyan ediyor adeta kendisine. Çünkü Ali Gürbüz soldan dolanmasını beklerken bir anda sağına doğru ezberleri bozdu. Ali Gürbüz beklenmedik bir yerden geldi. Aslında aparatını sağına doğru almıştı ama işte Ali Gürbüz farkı soldan dolandı. Elini öpüyor. Helal olsun Mustafa Doğan Özkaya. Helal olsun Ali Gürbüz. İşte o anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bir anda kararını değiştirdi. Aslında sağından dolanması gerekirken doğru hamle oydu ama işte Ali Gürbüz farkı. Megastar farkı soldan dolandı. Bunu beklemiyordu Mustafa Doğan Özkaya. Bunun üzüntüsünü yaşıyor. Ama sanırım ekranları başındaki birçok güreşsever kitlesinde yelpazeyi genişletmiştir büyük olasılıkla. Şu anda çok büyük bir coşku söz konusu. Mustafa Doğan Özkaya hakikaten gözümüzün pasını sildi. En azından gönülleri kazandı. Girdi. Mustafa Doğan Özkaya 20 puanla CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'ni tamamlıyor. Ama paçasındayken ipleri almışken Ali Gürbüz solundan dolanması doğru hamleyken bir anda ezberleri bozdu. Beklenmedik sağından dolandı. Yani bu Ali Gürbüz'den oralarda inanılmaz meziyetli. Ali Gürbüz evet meziyetini bir kez daha sergiledi. Bu arada en azından ilk 16 iddiası vardı Mustafa Doğan Özkaya'nın. Ancak ilk 16'nın dışında kaldı. 3. turda yer alacak. Yağlı güreşte Kırkpınar'da bu arada Yusufcan Zeybek tek daldı. Kafa içteydi ama. Akıcı güreşmeye başladı. Bir kez daha yükleniyor. Paçaya doğru hamleleri dikkat çekiyor. Şimdi bir kez daha yüklendi. Bele doğru hamlesi. Uzak tutma çabasında Ertuğrul Dağdeviren dizledi. Kasnağı yakaladı. Kurtarıyor. Bakın hem sağ hem sol paçalara dalıyor. Ertuğrul Dağdeviren için buhranlı anlar başladı. Yusufcan Zeybek adeta puanlamayı beklercesine hamlelerde bulunuyor. Meğer puanlamayı bekliyormuş. Ve dış kasnaklarında inanılmaz derecede güçlü kapatıyor. Yusufcan Zeybek, bakın hep ben diyorum Türkiye Ağlı Güreş'in Mike Tyson'ı, sağlı sollu hamleler yapabilen ender başpehlivanlardan, hatta 70 başpehlivanın en başında geliyor Yusufcan Zeybek ve son Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanlık ünvanı elinde. Yine tek daldı. Şimdi yüklendi bir kez daha. Atma çabasında arkasına geçiyor Yusufcan Zeybek. Kazanabilecek mi? Ertuğrul Dağdeviren zor
pozisyonda. Dengesini bozdu. Yüklendi. Kazanıyor. Yusufcan Zeybek yarı finale yükseliyor. Sağlı sollu hamleleri paçalara ve kasnaklara bir andan dengesini bozdu. Ve Yusufcan Zeybek yine gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Ustası büyüğü Ertuğrul Dağdeviren'in elini öpüyor yarı finalde Yusufcan Zeybek. Şu dörtlüye bakar mısın? Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek, Orhan Okulu. Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları. Sanki 7. ayak, son ayak. Hani ligde sıralamalar için onun için falan değil. Gerçekten de bu şampiyonların geçidiymiş gibi. Gerçekten harika yarı final müsabakaları bizi bekliyor. Hangi eşleşme olursa olsun müthiş müsabakalarla çok keyifli dakikalar yaşayacağız gibi görülüyor. Bence bu organizasyona çok güzel atıfta bulundun Faruk Bulkan. Ancak bu kadar güzel, anlamlı ifadeler bir arada olabilirdi. Hakikaten öyle. Ali Gürbüz 8 puan elde etmiş durumda. 54'e çıkardı puanını. Orhan Okulu 71 puanda zirvede. Hüseyin Gümüşalan 40 puana ulaştı. Yusufcan Zeybek de işte bu aynı şekilde 40 puanda. Evet. Şu anda TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en zirvedeki dörtlü, son ayaktaki dörtlü bu şekilde. Ve ilk 8'de kesinleşmiş oldu böylece. Ertuğrul Dağdeviren 24 puanda kaldı. 30 puanla Serdar Yıldırım ilk 8'deki yerini aldı. Her şey belirlendi TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Değerli güreş severler, Faruk Bulkan'a gönülden teşekkür ediyorum. İlk haftadan itibaren bu puan skalasını sonuna kadar sabırla, metanetle üst üste, yan yana, alt alta ve nihayetinde de sonuca ulaştırdım ve rahatladım. Ferahladığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek, Orhan Okulu yarı finalistler. Ali Gürbüz, Mustafa Dağan Özkaya üstünlük sağladı. Hüseyin Gümüşalan, Serdar Yıldırım'ı yendi. Yusufcan Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren'i puanlamada mağlup etti. Orhan Okulu da Fatih Atlı'ya üstünlük sağladı. Yarı finalistler bunlar. Nasıl eşleşecekler? Hep birlikte göreceğiz. TV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde artık ilk 24 belli. İlk 8 belli. Öncelikle onu ifade edelim. İlk 8'i oluşturan baş pehlivanları bir kez daha sayalım. Burada yarı finalde izleyeceğimiz baş pehlivanlar zaten işte ilk 8'in içerisinde yer alan baş pehlivanlar. Sırasıyla Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Yusufcan Zeybek ve Serdar Yıldırım. Sırasıyla dedim ama İsmail Balaban'ın, Serhat Gökmen'in sıraları daha öncesindeki erken turlarda yenildikleri için daha farklı olabilir ama 8 pehlivan işte bu şekilde son sıra için müthiş bir mücadele örneği yaşandı. 10. sırada girmişti Serdar Yıldırım haftaya. Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil'i geride bıraktı. İki çok tecrübeli baş pehlivanı geride bırakarak 8. sıraya yerleşti. 8. sırada da kaldı. Yarı çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'a yenilmiş olmasına rağmen Ertuğrul Dağdeviren'in tabii yenilmesi burada onun 8. sırada yer almasını sağladı. İşte yenişler ekranlarınıza geliyor. Bir kez daha çeyrek finaldeki üstünlükler. Bu Hüseyin Gümüşalan'ın Serdar Yıldırım'a üstünlük sağladığı an ekranlarınıza geldi bir kez daha. O Serdar Yıldırım önümüzdeki yıl tarihine Kırkpınar'da ilk 8'de seri başı olarak kura çekecek. Bu onun için kariyer adına bence omuzlarına taktığı en anlamlı apoletlerden biri. Zaten taze bir baş pehlivan, çok genç, 22 yaşında. Faruk, minder güreşinde biliyorsun bohça oyunu var. Aynısını Hüseyin Gümüşalan yaptı burada. Şimdi burada Orhan Okulu Fatih Atlı mücadelesi. Burada gerdanlayarak Orhan Okulu sonuca gitmişti. Biraz tartışmaya neden olmuştu. Fatih Atlı tam anlamıyla yeniş olmadığı iddiasındaydı. Ayrıca çenesiyle ilgili, çenesindeki tutuşla yani gerdanlamanın kural dışı değil gerekiyor. Çeneden tutmak tam kuraldır. Orhan Okulu bu güreşi çok iyi biliyor. Fatih Atlı da çok iyi biliyor. Fatih Atlı'nın burada itirazını ben tam olarak anlam veremedim. Fatih Atlı itiraz etti ama Orhan Okulu buradan galip ilan edildi. Adını yarı finale yazdırdı Orhan Okulu. Karşılaşmanın hakemi de çok kararlıydı gerçekten de. Bir başka müsabaka. Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya mücadelesi.
Az önce Recep Tosun harika ifade etti. Ezber bozdu Ali Gürbüz. Herkes baş tarafından, yani Ali Gürbüz'ün kendi sağından döneceğini beklerdi. Belki Mustafa Doğan Özkaya da bunu bekliyordu. Kesinlikle öyle bekliyordu. Tersini, ama o tersini yaptı. Arkasına dolandı. Bu ama derslik bir pozisyon Faruk Mutkan. Ben olsam usta pehlivan, çıraklarıma bunu gösteririm defalarca. İzleyin. Evinizde oturun, izleyin bunu. Bakın bir güreş nasıl çözülüyor, nasıl sonuca varılıyor. Tesellisi de çok özel gerçekten de Ali Gürbüz'ün. Evet, biliyordum böyle olacağını tahmin ediyordun ama öyle olmadı. Dercesineydi. Burada Yusufcan Zeybek, yani bence müsabakanın ilk bölümünde çok daha farklıydı. Çok daha farklı bir müsabaka ortaya koydu ama puanlamada bambaşkaydı. Sonrasında da işte yağlı güreşe en çok yakışan Türkiye Cumhuriyeti bu detay. Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Boş ver baba. Hangi spor dalında? Bunu yapabilmek herkesin bunu anlatamıyoruz. Gerçekten çok kolay değil. Hiç bunu anlatmak değil zaten şu anda. Bu ancak yaşanabilecek bir şey. İşte çeyrek finaller bu şekilde tamamlandı. Bundan sonra artık yarı finaldeki heyecanı ve finaldeki heyecanı yaşıyor olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi gelecek yıl Kırkpınar'da mücadele edecek. Doğrudan mücadele etme fırsatı yakalayacak. İlk 24 başpehlivan belli oldu. İlk 8 yani seri başı olacak. Elemeden gelecek ve 32 başpehlivanı tamamlayacak 8 başpehlivanla karşı karşıya gelecek. Ve diğer müsabakalarda da yine seri başı olma fırsatı bulacak başpehlivanlar belli oldu. Onun heyecanı Serdar Yıldırım bize çok yaşattı. O da ilk 8 içerisinde yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Akyazı Belediyesi'nin başpehlivanı Karapürçekli Sakaryalı Serdar Yıldırım. Bu arada artık bunları geride bırakmışken Faruk Mutkan, yarı finalde bizleri neler bekliyor? Dev derbiler, Ali Gürbüz Orhan Okulu olabilir, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek olabilir. Finalde kim başpen olacak artık? Kendi kariyerleri adına ayrı bir yöne doğru evrildi yarı final ve final özelinde. Şimdi sahada hangi boy var? Önce onu soralım. Şener Sara. Şener Sar, nedir son durum? Sayın Mutkan, özellikle şöyle söyleyeyim, başaltı çok acayip cendere oldu, yani şöyle söyleyeyim. Hamza Özkaradeniz kaybetti ama 47 puanda, puan durumunda 47 puanla baş pehlivanlığı hak etti. Yarı finale kaldı sporcularımız, başaltı pehlivanlarımız Metin Alparslan Temizce 40 puanda, Tolga Turan 39 puanda, Yıldıray Para 37 puanda, Erkan Taş 27 puanda. Burada Metin Alparslan Temizce ile ikincilik için Tolga Turan kapışıyor. Ama bir daha şöyle bir durum var. Serhat Elman da 40 puanda, puan olarak puan liginde 40 puanda. Yani şöyle şey yapabiliriz. Burada demin bahsettiğimiz gibi genç, yaşlı, o kriterler mi devreye girecek baş altında da yine? Kesinlikle yani şimdi burada detayları aktaracağız. Baş altındaki durumu, diğer boylara da bakarız ama Fatih Atan'ın bir röportajı var. Faruk Mutkan, teşekkür ediyorum. Baş pehlivanlık yarı final öncesi değerli bir konuğumuz var. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Gerçekten ben bir güreş sever olarak şunu söyleyeyim. Kıran kırana muhteşem güreşler izliyoruz. Siz güreşleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi gerçekten yağlı güreş liginin anlamı ve önemi bugün bir kere daha ortaya çıktı. Herkes, bütün izleyiciler, görüştüğümüz her insanlar burada tamamen bize teşekkür ediyorlar. Bu konudaki beğenilerini ortaya koyuyorlar. Bugün tabii yağlı güreş liginin son günü. Bu sene birincisi düzenlenen Silvenergi Türkiye Yağlı Güreş Ligi gerçekten mükemmel bir kaliteyle sona eriyor. Şu ana kadar hani özellikle tabii sadece başpehlivanlık boyu değil, diğer bütün boylarda muazzam bir mücadele var başından beri. Zaten bugün bence başaltı boyu çok daha çekişmeli bir hal aldı. Çünkü oradaki dereceler çok daha önemli. Çünkü şu anda başpehlivanlıkta
birinci, ikinci aşağı yukarı belli. Şu anda dereceye giren kişiler aşağı yukarı ilk 8'deki sporcular da bu ilk 4'te belli gibi. Sadece şu andan itibaren onlar kendi prestijleri için mücadele ediyorlar ve çok iyi mücadele ediyorlar. Bu mücadeleler için de kendilerine teşekkür ediyorum. Hakikaten yarı finalde mükemmel mücadeleler oldu. Zaten işte güreş severlerin istediği de bu. Yağlı güreş ligini sevmelerinin nedeni de bu. Tabii şu anda başaltı boyunda bir tane daha baş pehlivan çıkacak. Onun çok büyük bir heyecanı var. Diğer boylarda da şu anda ciddi anlamda boy atlamayla ilgili mücadele var. Hepsi ayrı ayrı büyük bir heyecan taşıyor. İnşallah bu sene başarıyla bunu bitirdik. Önümüzdeki sezonda Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin en iyi şekilde, en güzel şekilde devamını sağlamak zorundayız. Bu artık Türkiye Yağlı Güreş izleyicileri anlamında tartışmasız kabul görmüş bir gerçek. Bunu realite olarak kabul edelim ve bu değerlendirme içerisinde önümüze bakalım diyoruz. İnşallah gelecek sene Yağlı Güreş Ligi'nde nereler yer alacak, hangi etaplar yer alacak, bunların çalışmaları başlayacak, bunların değerlendirmeler olacak. Önümüzde tabii bir ciddi bir süreç var, bunların belirlenmesiyle ilgili. Zaten mevcut güreş noktalarımız var. Bunların hepsi zaten bu anlamda talip. Ekstradan epey bir yer talip. Bunların içinde tabii ki bir değerlendirme yapacağız. En doğrusunu bulmaya gayret edeceğiz inşallah. Kurtdere'ye yıllardır geliyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Tamam, her sene yoğun bir ilgi var Kurtdere'de. Ama bugün baş pehlivanlık finali başlamadan stadyum tıklım tıklım. Neredeyse iğne atsanız yere düşmez durumda. Bunda Yağlı Güreş Ligi'nin etkisinin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bir de şunu merak ediyorum. Evet, kıran kırana güreşler seyirciyi sahalara daha fazla çekiyor. Gelecek sene özellikle Kırkpınar'a katılım konusunda farklı değişiklikler güreş seyircisini ve güreşçileri bekliyor mu? Şimdi o konuyla ilgili bakın baştan beri hep söylüyorum. O konu zaten şu anda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni farklı kılan, heyecanlı kılan, çok önemli kılan ana nokta bu. Bu nokta bizim açık konuşayım kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Başka konuları tartışabiliriz. Bu konuda farklı formasyonlar tartışabiliriz ama mutlak surette orayla ilgili bir gene statümüz olacak. Onu söyleyeyim. Onu yapmadığımız vakit bu heyecan bu şekilde devam etmez. Bu heyecanı ortaya koyacak ek unsurları tartışabiliriz, değerlendirebiliriz ama yine de tabii ki Kırkpınar'la ilgili bazı bağlantıları mutlak surette kurmak zorundayız. Başkanım, bugün artık 4 baş pehlivanımız kaldı. Baş pehlivanların finali için ya da baş pehlivanlardan bugün için bir beklentiniz, düşünceniz var mı? Ben her zaman söylediğim gibi yine şu ana kadar yaptıkları güzel mücadeleleri devam ettirmelerini bekliyorum. Zaten açıkçası her biri kendi pozisyonlarını aşağı yukarı bir noktada garanti altına almış durumdalar. Şu anda kendi prestijlerini korumak için mücadele ediyorlar. Zaten Kırkpınar baş pehlivanımız yarı finalde. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin birinci şampiyonu da yarı finalde. İkincisi de yarı finalde. Dördüncü isim bir an aklıma gelmedi şu anda. Heyecanla benim aklıma gelmedi bir an. Yani üç tane zaten çok kritik sporcumuz yarı finalde. O dördüncü de kusura bakmasın. Yani inan şu anda protokol yoğunluğuyla bir an atladım. Yani gerçekten heyecan verici mücadeleler olacağına eminim. Onlar da kendi prestijleri için Kurtdereli gibi çok önemli bir etabı Hüseyin Gümüşalan ya. Hüseyin Gümüşalan tabii. İlk o kazandı ya. O yüzden atladık. Hüseyin Gümüşalan ilk kazanan olduğu için atladık. En önce kazandığı için aklımızda kalmadı. Çok çabuk bitti maç. Çok çabuk bitirdiği için. O da gerçekten sezonun en formda pehlivanlarından bir tanesi. Şimdi hangisi daha derece hani Yusufcan'la arasında derecesini daha yukarı çıkarmak için mücadele edecekler. Bir de tabii Kurtdereli'yi kazanmak hepsi için çok özel. Başkanım bir de şu var. Şimdi mesela kendi adıma söylemek gerekirse geçmiş dönemlerde sadece genelde baş pehlivanların maçlarını takip ederdim. Şimdi bu yeni kurallar ve bir üste çıkmak için oluşturulan sistemle beraber artık seyirciler de farkındayım
isterim ki baş pehlivanların güreşleri durağanlaştığı zaman alt boyların güreşlerini izliyorlar. Biz de onu izliyoruz. Burada başaltı mesela baş pehlivan çıkacak. Çok dikkatli izlendi. Onun altındaki boylarda da yine üst tura çıkacaklar. O anlamda çok büyük heyecan var. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum sporcularımızın. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel güreşler izlediler. İnşallah bundan sonra da aynı güzellik devam edecek diye temenni ediyorum. Başkanım, protokol dediniz. Protokolde birçok misafiri ağırlayacağız. Kimler var? Sizden de dinleyebiliriz. Çok önemli misafirlerimiz var. Sayın Bilal Erdoğan biraz sonra misafirimiz olacak. Yine eski Savunma Bakanımız, Paşamız biraz sonra yine aramızda olacaklar. Onları bekliyoruz. Birazdan ben de onları karşılamaya doğru geçeceğim inşallah. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türk ile beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Sayın Başkan'a. Teşekkürler Fatih Atay'a. Yarı finalistleri hatırlatalım. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu. Ali Gürbüz ve Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde en çok kürsüde yer alma başarısı gösteren başpehlivanlardan, özellikle Orhan Okulu. Ali Gürbüz gibi onun da 2 başpehlivanlığı var. Sadece bir ayakta başpehlivanlıkta yer alamamıştı. Kürsüde yer alamamıştı. O da bir önceki ayak Manisa'da. Orhan Okulu Balıkesir'de yine kürsüde. Hüseyin Gümüşalan zaten bu yıl tüm yağlı güreşlerde en çok kürsüde yer alan başpehlivanlardan biri. En çok üçüncülük elde eden başpehlivan. Bakalım bu defa kürsünün hangi basamağında olacak? Ali Gürbüz de Orhan Okulu belki de CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni en çok başpehlivanlıkla kapatan, başpehlivan unvanını elde etmek için mücadele edebilirler. Orhan Okulu'nun şampiyonluğu kesin. Fakat Orhan Okulu bu şampiyonluğu 7 ayağın 3'ünde başpehlivanlık elde ederek taçlandırabilir. Ali Gürbüz belki Orhan Okulu'nun gerisinde kalmış durumda puan tablosunda ama başpehlivanlık elde etme mücadelesinde 3. başpehlivanlığı elde ederek bu açıdan bir adım öne geçebilir. Bu türden bir rekabet söz konusu olabilir. Kuşkusuz Yusufcan Zeybek geçen yıl kazanmıştı. Ondan önceki yıl finaldeydi. Bu yıl da finalde yer almak ve hatta kazanmak isteyebilir. Çünkü Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde de altın kemerin sahibi olmak, altın kemerin sürekli sahibi olmak ayrı bir önem taşıyor. Efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı'nın 2 kemeri var. Sürekli sahibi olduğu. Orhan Okulu onlardan biri aslında. 2015, 2016, 2017 yıllarında üst üste başpehlivanlık elde etmişti. İbrahim Gümüş yine benzer başarıyı elde etmiş bir başpehlivan. Yine bu isimler arasına Yusufcan Zeybek adını yazdırabilmek için bir adım daha atmak isteyebilir. Neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz ama önce kura çekimi olacak. Kura çekimini bekliyoruz. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne
2,5 kilometre mesafede. Araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şey mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz, otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz. Buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama burada kendi yeriniz olduğu zaman, bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz, suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz, beton direkler dikilmiş değil ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri numaralı belli olmuş olacak, bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otoban
otobanın yanında arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede. Otobanın hemen dibinde elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449.000 lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Osman Hocam 2 dakika böyle geçeceksin. Büyük orta 2 dakika. Büyük orta pehlivanları yarı final. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tayyip Büyükakın adına güreşiyor. Emre Duman, Kocaeli. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yücel'in pehlivanı. Alparslan Pekmen, Karabükşehir Sakarya. MCM Özparlak Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Özparlak adına güreşiyor. İbrahim Vardi, Antalya. Balıkesir Sınır Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yavaş adına güreşiyor. Yine burada bütün Balıkesirliler adına güreşiyor. Burak Bozkurt, Balıkesir. Evet hocam. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Büyük orta pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Evet, kurallar gereği açılış rakamını Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan'dan arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Tabii bu sene inşallah ağırlık güreşine bakıyoruz. Ne sonuçlanacak? Biz merak ediyoruz. Bizim düşündüğümüz rakam 300.000'di. Ama biz bunu Balıkesir'in plakasını da ilave ediyoruz. 310.000'den başlatıyoruz. Hayırlı olsun. 310.000'de Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan'da. Evet, Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 361.000 dedi Kemal Aydın, alkışlıyoruz. Karesi GES sahibi Sefer İdrizoğlu'nun yanındayım. 400.000 dediler, 400.000. İzzet Bey Sucukları Et ve Gıda Ürünleri sahibi iş adamı Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. 750.000
TL, 750 bin TL. Bu er meydanlarında hiçbir zaman için bizleri yalnız bırakmadı. Defalarca ağalık ihalelerine girdi. Şu anda Bursa, Nilüfer Çalı güreşlerinin altın kemerli güreş ağası. Sönmez Makine, İntal Makine, Akfe Yapı Yönetim Kurulu Başkanı. Ağalık ailesi de kıran kırana geçiyor. 816.000 alkış. Başaltı pehlivanları selamatlanmak üzere çok acele er meydanına. Oruç Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. 900 bin TL. Oruç Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oruç'ta. Başaltı Osman abi Diyesi, Başaltı Tolga Durak, Erkan Taş, Yıldıray Pala, İsmi okulu pehlivanlar selamatlanmak üzere çok acele er meydanına. Baş altında da yarı final mücadelesi biraz sonra başlayacak. Sıklıkla ifade ediyoruz. Orada da ikincilik için kıyasıya bir mücadele var. 910 Hamza Özkaradeniz Veysel Çağlar'da. Başpehlivanlıkta mücadele etme hakkını elde etti. Çeyrek final değinildi ama zaten daha önce aldığı sonuçlar bunun için yeterliydi. Şimdi kalan yarı finalde mücadele eden 4 başpehlivan adayı ikinci sırada yer almak ve bundan sonra artık başpehlivanlıkta mücadele etmek, hakkını elde etmek için kıyasıya bir mücadele içerisinde olacaklar. O müsabakalar da biraz sonra başlayacak. 1,5 milyon TL verirler. İzzet Yıldız şu anda 1,5 milyon TL verirler ve Çalan Nilüfer güreşleri güreş ağası. Sönmez Makine'nin kendine Akfen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Sönmez Alman yanındayım. Şimdi ağam dedi ki mikrofon istiyorum dedi. Buyurun Sayın. Başkanlarım, saygıdeğer ağalarım, ihaleye girerken ben aslında bir birlikteliğin neticesini göstermek amacıyla girdim. Biliyorsunuz Manisa Yurt Dağı güreşlerinde elim bir kazada pehlivanlarımızı kaybettik. Beytullah kardeşimize de buradan acil şifalar diliyorum. Ağalar arasında bir kampanya başlattığımızı sizlere duyurmak amacıyla buraya geldim. Ben önderliğini yaparak Beytullah'ın ailesine 50 bin lira bağışlıyorum. Burada ağalığı alacak olan arkadaşa şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Ata sonucu aramızdan ayrılan değerli pehlivanımızın ailesine 50 bin TL Allah kabul etsin diyoruz. Sayın Hakan Sönmez ama bir de alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Halil Oruç'un yanındayım. 1 milyon TL. 1 milyon 600 bin TL. Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul'ün sahibi genç iş adamı Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım. 1 milyon 610 bin TL. Karasi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 1 milyon 861 bin TL Kemal Aydın'da satıyorum. Satayım başkanım. Satmadım. Evet, Sefer Bey diyor ki bana sormadan ne satıyorsun? Başaltı pehlivanları çok acele er meydanına. Karesi Gez sahibi iş adamı Sayın Sefer İdrizoğlu'nun yanındayım. 2 milyon TL Sefer İdrizoğlu'nda. İzzet Bey Sucukları Et ve Gıda Ürünleri sahibi Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. 2 milyon 100 bin TL İzzet Tığlı'da. Evet, Hakan Ağam boş yaptı, çekildi. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. 2 milyon 200 bin TL Halil Oruç'ta. Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi iş adamı Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım.
2.210.000 TL dediler Veysel Çağlar. Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 2.561.000 TL Kemal Aydın'da. Karesi GES sahibi Sayın Sefer İdrisoğlu'nun yanındayım. Sadece 2000 TL. Evet. Sefer abi diyor ki ben çekiliyorum diyor. Ben de geçen hafta elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan ve şu anda hastanede tedavi gören kardeşimize ve ailesine 5.000 TL yardım bağışında bulunuyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Ve İzzet Bey Sucukları Et ve Gıda Ürünleri sahibi Sayın İzzet Tığlı'nın yanındayım. Ben de bir 5.000 lira bağışta bulundum. Çekiliyorum. Evet. İzzet Bey Sucukları'nın sahibi Sayın İzzet Tığlı da evet geçen hafta aramızdan ayrılan ve şu anda tedavi gören kardeşlerimizin ailelerine ve kendisine 5.000 TL bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Oruçoğlu Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. $2.600.000 dediler. 2.600.000. Çağlar Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi genç iş adamı Veysel Çağlar'ın yanındayım. 2.610.000 dediler. Küçük orta büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Kemal Aydın'ın yanındayım. 2.761.000 TL dediler. Oruçoğlu Besicilik sahibi iş adamı Sayın Halil Oruç'un yanındayım. Evet ben de diyor geçen hafta elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan ve şu anda tedavi gören kardeşlerimizin ailesine 10.000 TL bağışta bulunuyorum diyor. Ben de çekiliyorum diyor. Ve Kurtdereli Çağlar Gayrimenkul sahibi Sayın Veysel Çağlar'ın yanındayım. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2 boyunda finale kalan pehlivanlar er meydanına. Müsaadenizle bu güreşlerin bugüne kadar buraya gelmesinde emeği geçen özellikle 2014 yılından itibaren Karesi Belediye'mize, belediye başkanlarımıza, ebediyete intikal eden Ahmet Edip Uğur Başkanımıza, Yücel Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ederim. Ancak bir emaneti de hakkıyla sahip yerine teslim etmek istiyorum. Biz 2014 yılından bugüne kadar bu gördüğünüz er meydanında çeşitli zorluklarla, yoklukla köylülerimizin tamamen el emeği mücadelesiyle bu noktalara geldi. Bu güreşlerimizin asıl mimarı olan Kurtdere Köyü halkına huzurlarınızda teşekkürü bir borç bildirim. Ebediyete intikal eden güreş ağalarımıza, muhtarlarımıza, ihtiyar heyetine, ağalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kurtdere Köyü halkı bu güreşlerde emeği çoktur. Hakkı ödenmez. Allah hepsinden razı olsun. Ben de bu köyün bir evladıyım. Rahmetli babam bu köyde 17 yıl imamlık yaptı. Ben de daha yaşım geç. İlerleyen zamanlarda inşallah bu emaneti devam ettireceğim. Huzurlarınızda saygılarımla çekiliyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet. Başaltı güreşlerinde yarı final. Evet. 64. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerimizin ağırlık ihalesi 2.561.000'de Karesi Belediyesi Meclis Üyemiz 2.761.000'de Kemal Aydın'a. Satayım mı başkanım? Satayım mı başkanım? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı ve uğurlu olsun.
Evet, 2.561.000 lira ödendi Ağlık ailesi için. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. Şimdi ağalarımız Güreşhan'ın Sayın Kemal Aydın'ı tebrik ediyorlar. Sayın Ağam, şimdi burada bir ağalık koçu var. Kemal ağalık koçu var. Duygu ve düşüncelerini almak üzere. Çok teşekkür ederim. İsteğimiz Abdullah ağamızın yapmış olduğu çalışmaların daha ilerisine taşıyabilmek amacımız. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yüce Yılmaz eşliğinde, Sayın Karesi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orkan Bey eşliğinde inşallah daha iyi organizasyon yapılacak. Şu andaki koçumuz da can güvenliğimizi ve mal güvenliğimizi sağlayan jandarmamıza hediye ediyoruz. Ve Sayın ağamız Kemal Aydın'ı duygu ve düşüncelerini aldık. Ağalık koçunu güvenlik güçlerimize, jandarmamıza hediye etti. Teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun Sayın ağam. Evet, Kurtdereli bir Mehmet miktar Pehlivan para yağlı bulunmuştur. güreşlerinin önümüzdeki yılki Ağlık ailesini ekranlarınızda yansıttığı gibi 2.561.000 lira karşılığında Kemal Aydın kazandı. Tebrik ediyoruz. Ağamızın çalışmalarının ötesine götüreceğiz ifadesini kullandı. Yaptığı ilk açıklamada. Ağlık ihalesi de tamamlanmışken hatırlatmakta fayda var. Ağlık nedir? Ne anlama ifade ediyor yağlı güreşte? Onunla ilgili bir klibimiz var. Ekranlarınıza getiriyoruz. Sinop Duran. İstanbul. Yağlı güreşin ev sahipleri ağalar. Er meydanlarının en temel öğelerinden biri de ağalık geleneğidir. Atasporu güreşte ağalık kurumsal bir kimlik gibi görülür. Ağalar da pehlivanlar gibi topluma örnek olması gereken ve geleneklere saygılı karakterlerdir. Güreş alanında ağa kolayca ayırt edilebilmesi için geleneksel giysi giyer ve elinde büyükçe bir tespih taşır. Eski geleneklere göre ağa kendisi için hazırlanan ağa çadırında oturur ve misafirlerini burada ağırlardı. Ağa çadırına gelen davetliler eğer hediye olarak canlı hayvan getirirlerse canlı hayvanlar çadırın önüne bağlanır ve güreşler sonunda ağa tarafından boylarına göre pehlivanlara hediye edilirdi. Canlı hayvan getiremeyen davetlilerse ağanın oturduğu kuzu postunun altına para, altın, gümüş gibi değerli eşyalar koyardı. Günümüzde ise ağalar için yapılmış özel bir tribün bulunmaktadır. Ağa misafirlerini burada ağırlar. Yağlı güreşlerde ağalık seçimi güreşlerin son günü final güreşlerine yakın bir zamanda yapılır. Süslenmiş bir koçun açık artırmaya çıkarılmasıyla ağalık ihalesi başlar. Ağası olmak isteyenler açık artırmaya girerler. Koça en fazla parayı ödeyen aday bir sonraki senenin ağası seçilir. Ağalıkla ilgili çok özlü sözler var tabii, kuşkusuz. Vermeye olur gibi. En çok verenin, yani ihaleye giriliyor. Koç için en çok verenin
A oldu. A'nın da tabii az önce izlediğiniz çok özel görevleri var. Bir yağlı güreş organizasyonunda. Özellikle Kırkpınar Ağası'nın. Diğer belli başlı yağlı güreşlerde de yine benzer görevleri üstleniyorlar. Devlet büyüklerinin daveti de A aracılığıyla oluyor. Bu da apayrı bir detay malum. Kırmızı dipli mum da yine o ağalık ritüelinin bir parçası. Kırmızı dipli mumla davet edilmek hususu bizim Türkçemize de girmiş bir başka özel deyim. Ve A bu 1 metre boyuna ulaşan mumlarla bu davetleri yapıyor, geleneklere uygun olarak. Tabii hep bu yayınlarımızda çeşitli röportajlarla veya daha detaylı bilgilerle sizleri ekran başında tutma amacı içerisinde oluyoruz. Onlardaki en önemli dayanaklarımız da özellikle çok unutulmayacak eski başpehlivanlık mücadeleleri, Kırkpınar'daki başpehlivanlık mücadeleleri. Şimdi 80'li yıllara ve 90'lı yıllara gideceğiz. Bakalım hangi müsabakalar hatırlayabilecek misiniz izleyenler, izlemeyenler için? Bakalım sizi nasıl etkileyecek bu müsabakalar? Sayın seyirciler, 624. geleneksel Kırkpınar güreşlerinde şu anda çayırda 3 boyda final müsabakası devam ederken baş güreşlerde baş pehlivanlık mücadelesi verecek olan Sabri Acar ve Mehmet Güçlü de çayıra çıktılar. Az sonra güreşe tutuşacaklar. Kale, makine kalın fabrikalarının pehlivanı, Bandırmalı Sabri Acar. Daima adliyeye çıkarken hakimlerin önüne çıkmayın suçlu. Milli güreşçimiz, tarihi Kırkpınar'ın iddialı şampiyonu Muğla Milaslı Mehmet Güçlü. Ve Bandırmalı Sabri Acar, Muğlalı Mehmet Güçlü 624. Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerine çıkıyorlar. Bu müsabakayı kazanacak olan güreşçi 1985 yılının başpehlivanı olacak. Bu arada Sabri Acar Mehmet Güçlü'yü sırt üstü düşürüyor ve başpehlivan oluyor. 624. Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlığı Bandırmalı Sabri Acar alıyor. 624. Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanlık mücadelesinden sonra ilk üçte yer alan pehlivanlar şimdi şeref kürsüsünde. Bu yıl yaptırılan altın kemer Sabri Acar'ın üzerinde. Sabri Acar 2 yıl daha Kırkpınar'da başpehlivan olursa bu kemerin devamlı sahibi olacak. Ve bir büyük gelenek önümüzdeki yıl 625.sini yaşayacak. 624. Kırkpınar güreşleri burada sona eriyor. Başpehlivanlığı Bandırmalı Sabri Acar alıyor. İkinci Muğlalı Mehmet Güçlü ve üçüncü Balıkesirli İbrahim Gümüş oluyor. Ve 625. Kırkpınar güreşlerinde son güreş, davul zurna çalıyor ve güreşçiler şimdi peşe batıyor.
Kılıç ve Balıkesirli İbrahim Gümüş. Finale yükselen güreşçiler. Dalmak istiyor. İbrahim Gümüş her an yenebilir. Koltuk altından savurdu rakibini yere. Şimdi Clay ile sonuç arıyor. İbrahim Gümüş bir hayli dinlendi. Recep Kılıç az önce 4. tur güreşini yaptığı için yorulmuştu. Kısmetin ayaktan çıkması veya boydan boya yırtılması güreşçinin yenik sayılmasına neden oluyor. Yağlı güreşte rakibi yenmek için iki omuzunu yere değdirmek ve bir süre böyle kalmak mecburiyeti yoktur. Yağlı güreşte denge önemli bir unsur. Kündeye giriyor. İbrahim Gümüş kündeye giriyor. Maçı kazanabilir. Attırmadı kendini. İbrahim Gümüş ters paça ve kazıkla sonuca gitmek istiyor. Evet, açık düşürüyor rakibini, sırt üstü getiriyor ve İbrahim Gümüş 1986 Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanı oluyor. Balıkesirli İbrahim Gümüş finalde Recep Kılıç'ı yeniyor ve baş pehlivan oluyor. İbrahim Gümüş'e altın kemerini Başbakan Turgut Özal takıyor. Sayın seyirciler, eski Kırkpınar'la ilgili başpehlivanlık mücadelelerini izlemeye devam edeceğiz. Bu arada kura çekimiyle ilgili hazırlık da yapılıyor. Başpehlivanlıkta yarı final heyecanı biraz sonra sizlerle birlikte olacak. Bu arada bir de röportajımız var. Söz Hayati Akmehmetoğlu'da. Teşekkürler Faruk Burkan. 63. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleri tüm hızıyla sürüyor. Az önce ağalık seçimi gerçekleşti ve Kemal Aydın gelecek yıldan itibaren Kurtdereli'nin yeni ağası oldu. Şu anda yanımızda. Ağam hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek yıldan itibaren Kurtdereli'nin yeni ağasısınız. Neler söylersiniz? 63. geleneksel Kurtdereli pehlivan güreşlerimiz başladı. Allah'ın izniyle de kazasız belasız bir şekilde, çok güzel bir şekilde devam ediyor. Rabbim bana daha önce girmeyi nasip etti bu işe. Ağırlık yarışına, fakat bu sene ilki oldu benim için. Ben aslen Trabzonluyum, Balıkesirliyim ama biz doğduğumuz yere değil, doyduğumuz yere hizmet eden bir insanız. Yücel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, Karesi Belediyesi
belediye başkanımız Dinçer Orkan önderliğinde çok güzel bir organizasyon yapılıyor. Ben aynı zamanda Karesi Belediyesi meclis üyesiyim. Organizasyonun ev sahipliği içerisindeyiz ama bu saatten sonra inşallah ağalık için daha iyi yerler, daha güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Kurtdereli pehlivanımızın ismini dünya çapında daha iyi duyurmaya çalışacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ağalığınızda tekrardan hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Allah razı olsun. Faruk Mutkan, söz yeniden sizde. Teşekkürler Hayati. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde artık her şey belirlenmiş durumda. En önemli detay, ilk 24'te hangi başpehlivanlar yer alacak? O da belirlendi. İlk 8 kesinleşti. Biraz sonra yarı final ve final heyecanını sizlere aktaracağız. 7. ve son ayak bu. Yarı finalde çok ama çok çekişmeli müsabakalar bizleri bekliyor. Hangi eşleşme olursa olsun harika müsabakalar olacak. Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan, Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu biraz sonra kura çekecekler. Yarı finalde kura çekimi için son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra başpehlivanlar davet edilecekler. Kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu arada çok özel görüntüler var. Onlar işte ekranlarınıza yansıyor. Orhan Okulu Türk bayraklı tişörtünü katlayıp hemen kenara aktardı. Fatih Atlı'yı gördük. İlk 8 iddiası vardı ama çeyrek finalde kaldı. Tıpkı Ertuğrul Dağdeviren gibi. Serhat Gökmen'e üstünlük sağladı son 16 turunda. Ertuğrul Dağdeviren çok tecrübeli bir güreşçi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçisi. Yusufcan Zeybek son Kurtdereli'nin başpehlivanı. Ali Gürbüz de İsmail Koç da müthiş bir performans ortaya koydular. Çeyrek finalde en son tamamlanan müsabakaydı. İsmail Koç ekranlarınızda. Ali Gürbüz bir kez daha İsmail Koç'a üstünlük sağladı. Bir önceki ayakta, 6. ayakta Manisa'da Yunt Dağı'nda finalde karşı karşıya gelmişlerdi İsmail Koç'la Ali Gürbüz. Bu defa çeyrek final heyecanı yaşattılar. Ali Gürbüz kazandı. Furkan Durmuş Altın beklediğinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. İlk 16'nın dışında kaldı. Yusufcan Zeybek kebin adımlarla yoluna devam ediyor. İkinci kez üst üste Kurtdereli'de başpehlivan olacak mı? Hep birlikte göreceğiz yarı finalde. Osman Aynur da ilk 24'e adını atan tecrübeli Kırkpınar başpehlivanlarından az önce ekranlarınıza geldi. Turgay Şeker ve Şener Özgenç bu görüntüleri derlediler. Sizlere yönetmenlerimiz Muratcan Başbuğ ve Kaan İnan aktarıyorlar. İşte bu kura çekimi sonrası salavatlamadan hemen önce başpehlivanların dikkatle takip ettikleri alt boy mücadelesi. Orada ilginç anlar yaşandı ve ekibimiz de bu anları hemen tespit ettiler. Ve şimdi de sizlerle paylaşıyoruz. Ertuğrul Dağdeviren'in oradaki uyarısı çok dikkat çekiciydi. Gel rakibini teselli et biçimindeydi. Yusufcan Zeybek işte ustalık, çıraklık son derece değerli. Kırkpınar başpehlivanı, Türkiye başpehlivanı Yusufcan Zeybek. Ertuğrul Dağdeviren'i saf dışı bıraktıktan sonra adını yarı finale yazdırdığında kazandıktan sonra ustası niteliğindeki Ertuğrul Dağdeviren'in elini öptü. Bu aslında yağlı güreş için son derece normal bir adet. Alışılagelmiş bir karşılık, bir saygı gösterisi. Bu da işte başpehlivanlar arasında da yaşatılıyor. Bir hatırlayalım.
Çeyrek final müsabakaları nasıl tamamlanmıştı? Hüseyin Gümüşalan ilk kazanandı. Serdar Yıldırım'a üstünlük sağlamıştı. İç kazık paçadan. Serdar Yıldırım ilk 8'de adını yazdırma başarısı gösterdi. Bu da bir başka açı. Çok üstün başlamıştı zaten müsabakaya Hüseyin Gümüşalan. Sonuca çabuk gitti. Bu da Orhan Okulu'nun Fatih Atlı'yı yendiği an gerdanlamayla kazanmıştı. Gerdanlamanın kurallara uygun olmadığı iddiası içerisindeydi. Hakem çok yakın. Orhan Okulu burada kazanıyor bu hamleyle. Sonrasında da Orhan Okulu'nun galibiyeti ilan edilmişti. Başlangıçta biraz acaba tekrar mı izlenecek biçiminde biz de beklemiştik ama Orhan Okulu adını yarı finale yazdırdı. Yenişlere devam edeceğiz. Eski Savunma Bakanı Hulusi Akar Er Meydanı'na geldiler. Beraberinde Etnospor Konfederasyonu Başkanı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da var. Rica ediyoruz değerli basın mensupları. Değerli basın mensupları lütfen. Evet civarında Atatürk'ün yaşayan hizmetleri bu her meydanlarına hiçbir zaman yansıtılamayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizim de selamlarını gönderen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu da şimdi protokoldeki yerini alıyor. Önceki dönem Tarım Bakanımız Sayın Vahit İlişçi Er Meydanımızda. Ve yine Er Meydanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat'taş Er Meydanımızda. Evet değerli izleyenler, çok kıymetli konularımızda şöyle coşkulu alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. Mavzular devam edelim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nı yapan Kayseri Milletvekilimiz, değerli komutanımız Sayın Hulusi Akar, her meydanımıza selam veriyor.
Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımızı yaptı. Şu anda Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, değerli komutanım, halkımızı selamlıyorlar. Hoş geldin diyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz. Dünya Elde Spor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan şu anda halkımızı selamlıyorlar. İle beraberinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımızı yaptı. Değerli komutanımız AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar her meydanımızda coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldin diyoruz. Sivenerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ayağı olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerine davetlileri işte seyircileri selamladıktan sonra protokoldeki yerlerini alıyorlar. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindekiler ekranlarınıza yansıyor bir kez daha. Yusuf Can Zeybek, Antalya kurasını seçiyor. Yarı final kurası biraz sonra çekilecek başpehlivanlıkta. Çok zorlu müsabakalar bizleri bekliyor ama baş altında da müthiş bir heyecan yaşanıyor. Son durumu alacağız. Şener Sar söz sende. Başaltı yarı final güreşinde Metin Alparslan Temizce rakibi Tolga Turan'ı yenerek başpehlivanlığa çıkmayı garantiledi. 42 puanla başpehlivanlığa çıkmayı garantiledi Metin Alparslan Temizce. Teşekkürler Şener Sar. Kura çekimi başlıyor. 2 numara Yusuf Can Zeybek. İlk notumuzu aldık. Ali Gürbüz kurasını çekiyor. Orhan Okulu çekecek sonra da. Hüseyin Gümüşalan da kurasını çekti. Evet. Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geliyor. Okulu. Bu demek oluyor ki Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya gelecek ve bir başka ifadeyle Ali Gürbüz Orhan Okulu finali ihtimali belirmiş durumda. Ya da Yusuf Can Zeybek Hüseyin Gümüşalan finali. Ya da Yusuf Can Zeybek Orhan Okulu mücadelesi. İhtimaller dahilinde. Müthiş karşılaşmalar bizleri bekliyor. İşte Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Orhan Okulu karşılaşmaları az sonra ekranlarınızda olacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan teşrifini buyurdular. Er Meydanı Kurtdere'ye. Faruk, bu
yarı finalleri değerlendirecek olursak Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek bir anlamda Kırkpınar'ın rövanşı niteliği taşıyan bir karşılaşma. Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan. Bu gerçekten hani kuralları böyle isteseniz denk getiremezsiniz. Bu kurallar gerçekten çok ilginç oldu. Herkes Ali Gürbüz'le Orhan Okulu'yu beklediler. Bakalım finale çıkabilecek mi iki güreşçi? CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonu Orhan Okulu. İkincisi Ali Gürbüz. 54 puanı var. 71 puanla Orhan şu anda Okulu. O da ikinciliğini garantilemiş durumda. Serhat Gökmen 42 puanla 3. sırada ama onun durumu henüz belli değil. O aşağıya kayabilir. Çünkü Yusuf Can Zeybek 40 puan, Hüseyin Gümüşalan 40 puan. Eğer bu güreşler bu turları aşarlarsa 42'de eşitlenecekler öncelikle Hüseyin Gümüşalan'la Yusuf Can Zeybek. Yusuf ya da Hüseyin Gümüşalan finale çıkarsa Serhat Gökmen 3. sıradan ayrılmış olacak. Ya Yusuf Can Zeybek ya da Hüseyin Gümüşalan'a yerini bırakacak. İşte başpehlivanlar ekranlarınızda. Yusuf Can Zeybek'in başındaki sargı ayrıca dikkat çekiyor. Çeyrek finalde kaşı açılmıştı, sol kaşı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Türkiye Yağlı Güreşi'nin 7. etabı. 63. gelenekler Kurtları Mehmet Yağlı Beyler Şehri Baş pehlivanlık yarı final salavatlaması. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adını geçiyor. Yine bugün Ali Gürbüz ekranlarınızda. 664, 665. Ali Gürbüz'ün biliyorsun ligde 2 galibiyeti var. Manavgat ve son ayak 5. ayakta Yunus Emre'de 2 kez. Orhan Okulu'nun yine benzer durumda söz konusu. Acaba bu rekabeti de oluşturabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Ali Gürbüz'ün bunun yanında Tarık Savran adına güreşiyor. bu yılki yağlı güreşlerde 6 başpehlivanlığı bulunuyor. En çok başpehlivanlık elde eden güreşçilerden biri bu yıl Ali Gürbüz. Yarı finalde biraz sonra Yusuf Can Zeybek'le kozlarını paylaşacak. Korkutelili 36 yaşında Ali Gürbüz 1.97 boyu aynı uzun. Antalya Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü'nde güreşiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Antalyalı yine bir başka Antalyalı Kepezli Antalya Büyükşehir Belediyesi Asasspor'un güreşçisi Yusuf Can Zeybek. Arada dikkat çekici bir boy farkı var. Aynı zamanda Antalya Sevgi Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağamız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. Cumhuriyetimizin Çeyrek finalde biliyorsun Ertuğrul Dağ Deviren'le karşılaşmıştı Yusuf Can Zeybek. İki güreşçi arasında da boy farkı vardı ama puanlamada Yusuf Can Zeybek Ertuğrul Dağ Deviren'i mağlup etti. Yarı finale adını yazdırdı. Müsabakanın başlarında Ali Gürbüz'ün rakibi Mustafa Doğan Özkaya da onu bir hayli zorlamıştı. Yine benzer boy farkı bu iki başpehlivan arasında da vardı. İşte Orhan Okulu ekranlarınızda. Şampiyon. Lig şampiyonu Orhan Okulu. Muratpaşa Belediyesi'ne geçiyor. O da Antalyalı, Kumlucalı. 3 Antalyalı, bir İzmitli. Yani Karamürselli düzeltiyorum. Orhan Okulu'nun da az önce ifade ettiğim gibi CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2 birinciliği var. Sadece 6. ayakta Yunus Emre Yuntağ'daki Yunus Emre Yağlı Güreşlerinde kürsüde yer alamamıştı. 7 ayağın 6'sında burada da yarı final görerek kürsüde yer alarak dikkat çekici bir başarı ortaya koymuş durumda Orhan Okulu. Seka Park ve Şahin Bey'de başpehlivan olmuştu Orhan Okulu. Biliyorsun Elmalı'da da 6 kez üst üste başpehlivan oldu ve burada da 3 kez başpehlivan oldu. Kurtdere'de de o da altın kemerin sürekli sahibi oldu Kurtdere'de. Okulu Antalya
Kumluca. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor ve Hüseyin Gümüşalan bu yıl üçüncülüklere abone. Evet. En çok kürsüde yer alman başarısı gösteren başvelialardan biri aynı zamanda ama o da bir hayli uzun boylu, 2 metre boyunda. Yarı finallerin gediklisi. Bakalım bu organizasyonda kürsünün hangi basamağında yer alacak Hüseyin Gümüşalan. İstanbul bölgesinden Yusuf Atılgan Hocam yapacaklarını arz edelim. Evet, değerli izleyiciler, baş pehlivanlarımız 63. geleneksel Kurtdere Er Meydanı'nda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. etabı. Kurtdere Er Meydanı'nda görüyorsunuz, resim gibi dizildiler. İşte baş pehlivanlık final yolu da ekranlarınıza geliyor. Ali Gürbüz çeyrek finalde Mustafa Dağın Özkay'ı yendi. Yusuf Can Zeybek Ertuğrul Dağdeviren'e üstünlük sağladı. Yarı finalde eşitleştiler. Hüseyin Gümüşalan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 8. sırada tamamlayan ve Kırkpınar'da gelecek yıl seri başı olma fırsatı bulan genç baş pehlivan Serdar Yıldırım'ı yendi çeyrek finalde. Orhan Okulu Fatih Atlı'ya üstünlük sağladı. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7. ayağın, son ayağın Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanı olmak için finalde mücadele edecek. Yarı finalistler ekranlarınızda. Suyun durgun tarafından insanın yere bakanından korkun. İtimatı lütuf sanıp borca sarılma, bir gün isterler sakın darılma. Rast giderse işin mermere geçer dişin. Rast gitmezse işin valla kaymak yirken kırılır dişin. Soğuk acı sulardan içmeyen, Erlik Meydanı'nda adı geçmeyen, evde avradına sözü geçmeyen, horoz gezip tavuk ötmüşe benzer. Fele Usta'yı unutmadık değil mi? Fele Usta'yı. Bir alkış durun Fele Usta için. Gün oldu Aliço, gün oldu Mümin, Okyanusta Yusuf, karada Emin. Beklerken Kadrancı Karahmet'im, Pirlerhanesi'nden çıka geldi Kurtdereli Mehmet'im. Adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet. Koca Filiz, Kara İbo, Toros Kaptanı Cengiz, Karahmet, Rabbim, Allah'ım selamımı, Fatiha'mı onlara ilet. Minareden ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa koca Yusuf mudur eğlenen? Kurtdere Er Meydanı kaynıyor. Mehmet Ali Yağcı mıdır gelen? Hey! Bir de Kurtdereli uyuyor musun? Kurtdere Er Meydanı'nda kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Emin Ger coşturuyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş pehlivanlarımıza o güzel ellerinizi aldayın son kez. Dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin.
Başpehlivanlar salavatlandıktan sonra er meydanına salınıyorlar. Ali Gürbüz ekranlarınızda. ...2011, 2012, 2019, 2021... Kırkpınar Başpehlivanı. Son 5 yılda en çok burada kürsü gören Başpehlivan. Bunların ikisinde kürsünün en üst basamağındaydı. Orhan Okulu'nun geçtiğimiz yıllarda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste başpehlivanlıkları var. Burada Kurtdereli'de Yusufcan Zeybek'in son 2 başpehlivanlıkta finalde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl kazanmıştı Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup ederek. Hüseyin Gümüşalan paça bağını kontrol ediyor. Biraz gecikmemiş mi? Evet. Belki bir sıkıntı yaşadı. Evet. Bir sorun vardı. Bununla test ilgili etti. Baktı ki gevşek. Bu arada 10 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta şalvar güreşi Türkiye şampiyonası yapılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş ve Başkan Vekili Sayın Şahin Opur başkanlığında tertip edecek. Ve depremde yitirmiş olduğumuz güreşçi kardeşlerimizin ismine atfen tertip edilecek. Bu önemli organizasyonu anons etmek istedim. Yusufcan Zeybek'in başındaki sargı da ayrıca kontrol ediliyor. Belki buna ihtiyaç duymadan müsabakaya başlayabilecek. Eğer kanaması yoksa herhangi bir sıkıntı yok. Finale kadar röportaj vermiyor. Bu tür sargılar bile onu mental rahatsız olarak ediyor olabilir. Kesinlikle öyle. Hüseyin Gümüşalan halen paçalarını bağlamaya devam ediyor. Minder güreşinde de dizi sakat olmasına rağmen dizlik takmadan rahatsızlık duyan güreşçiler de vardı benim dönemimde. Ali Gürbüz bir kez daha ekranlarınızda. Yusufcan Zeybek üst üste 3. kez finalde yer alabilecek mi? Kurtdereli'de hep birlikte göreceğiz Kırkpınar Başpehlivanı. Bunu çok istediğini biliyoruz. Seka Park'ta finaldeydi Yusufcan Zeybek. Orhan Okulu'ya yenilmişti. Bunun yanında 4'te başpehlivanlığı var. Diğer yağlı güreşlerde Kırkpınar dahil. Samsun'da Alaçam yağlı güreşlerinde, Kocaeli'de Ergeleci İbrahim yağlı güreşlerinde ve Çanakkale'de Çan yağlı güreşlerinde. Hüseyin Gümüşalan, o da ekranlarınızda. Kürsü başarıları yanı sıra Yalova Hersek ve İstanbul Kağıthane başpehlivanlıkları dikkat çekiyor. Bu yıl geride kalan güreşlerde Hüseyin Gümüşalan'ın. Evet. Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası 7 Eylül Perşembe günü Tokat Almus'ta yapılacak. Şampiyonalar artık hafta içerisinde oldukça sıklaştı. Hafta sonunun o yoğun temposu trafiğinden. Orhan Okulu'nun bu yılki 3 başpehlivanların ikisi ligde, lig dışındaki başpehlivanlığı evinde Muratpaşa'da. Kendi evinde. Hüseyin Gümüşalan paçalarını bağladı. Peşreve'de hemen döndü. Rakibi Orhan Okulu. Ali Gürbüz ve Yusufcan Zeybek biraz daha erken başlayacaklar gibi görülüyor.
peşrevi tamamladılar. Orhan Okulu tabii Hüseyin Gümüşalan'ı bekledi. Onlar da peşrevi tamamlayacaklar. Bunların müsabakası da o peşrevi tamamladıktan sonra başlayacak. Çok dikkatli hem Ali Gürbüz'de hem Yusufcan Zeybek'te Orhan ve Hüseyin peşrev yaparlarken onlar müsabakalarına başladılar. Yarı finaldeki müsabakalar işte bölünmüş ekranımızda, ekranlarınıza geliyor. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu müsabakası da başladı. Peşrev sonrasında. Hemen Yusufcan Zeybek'ten kasnağa yönelik hamleler dikkat çekiyor. Benzer hamleler Orhan Okulu'dan da geliyor. Sertelenselerle yıpratıyorlar birbirlerini Hüseyin Gümüşalan'la Orhan Okulu. İşte kasnağa daha kolay ulaştı Orhan Okulu. Bilindik hamleleri bunlar. Hemen başlangıçta direksiyonu eline alma amacında. Biz çıraklık dönemimizde Ahmet Taş hocamızın bize ilk öğrettiği cümleyi telaffuz ettin. Ben de senden öğrendim. Estağfurullah. Recep Usta. Ustalarımızın ustasından öğrendiniz, evet. Dalgalar çağırarak devam eden boş veriyorlar, görüşürüz. Ali Gürbüz dizledi. Yusufcan Zeybek'in kasnağa yönelik hamlelerine dikkat çekiyor. Orhan Okulu çift el kasnakla asılma çabasında. Geri adımları bir adım attı Hüseyin Gümüşalan. Benzer hamle Yusufcan Zeybek'ten de geliyor. Arada boy farkı olan iki baş pehlivanın benzer hamleleri, daha uzun boylu olan baş pehlivana yönelik hamleleri dikkat çekiyor. Aynı hamleler yaklaşık. Uzaklaştırdı Ali Gürbüz kendisini rakibinden ama sonrasında Yusufcan Zeybek yine kasnağa yöneldi. Dizledi. İki baş pehlivanda Ali Gürbüz de kasnağa ulaşıyor ama Yusufcan Zeybek izin vermiyor. Paçaya doğru da hamlesi Yusufcan Zeybek'in dikkat çekiyor. Orhan Okulu yakaladı kasnağı. Sonrasında da söküldü. Bir el kasnakta, bir el paçaya doğru hamleler Yusufcan Zeybek'ten dikkat çekiyor. Orhan Okulu kasnağı kaptırmış durumda.
Bir an hareketlendi her iki müsabakada. Hüseyin Gümüşalan'dan paça yönelik hamleler dikkat çekiyor. Yine yüklendi Hüseyin Gümüşalan. Orhan Okulu'nun geri adımladığını nadiren görebilirsiniz. İşte onlardan biri yaşandı. Paşadan yakaladı Orhan Okulu. Bariyerlere doğru sürüklüyor. Durduruluyor. Bu bölümde müsabaka Er Meydanı'nda makul bir noktada devam edecek karşılaşma. Devam edin. Başpehlivanlar güreşiyor. Orhan Okulu yine kasnağı elde etti. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesinde erken bir galibiyet çıkabilir eğer ikisi de risk alırsa, çünkü karşılıklı kasnak ve paça hamlelerini gözlemliyoruz Faruk Mutkan. Ben Kırkpınar'da İsmail Balaban'la yaptığı mücadelede yarı final müsabakasında Hüseyin Gümüşalan'ın puanlamada hatta aceleci davrandığına kanaat getirmiştik hatırlarsan. Aslında sabırlı. Fakat gidiş gerçekten de bu gibi görülüyor. Özellikle Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu karşılaşmasında. Paçaya hamle, kasna hamle. Yusufcan Zeybek çok hareketli. Dizleri üzerinde iki baş pehlivanda. İki taraf için de çok zorlu kapışma. Hem Ali Gürbüz hem de Yusufcan Zeybek özelinde. Eğer Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesi erken nihayete ererse final özelinde biraz daha avantajı sağlayabilirler. Aynı öngörüm Ali Gürbüz ve Yusufcan Zeybek mücadelesinde de erken bir galibiyet söz konusu olursa Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu mücadelesinin puanlamaya doğru evrildiği takdirde avantajı eline geçebilir iki taraf özelinde de. Orhan gene klasik güreşine başladı Faruk. Yine rakibinin göğsüne kafayı dayadı. Sürekli kasnaktan çalışmak Benzer karşılıklar alıyor ama bu müsabakada Hüseyin Gümüşalan da belki şimdi kasnağı teslim etti ama geri adım atmıyor. Güreşte en önemli ayrıntı bu, kasnağı teslim edersiniz. Mustafa Taş bunu çok iyi yapıyor. Kasnaklarını veriyor ama asla geri adım atmaz. Boyundurukla söktü Hüseyin Gümüşalan. Şifa bekleyen diğer pehlivanımız Behlullah Sarıhan'la görüyor. Tevfik Gülden, Serhat Şehri Edim. Bugün burada annemin kazanacaklarla görüyor. Serhat Abay, Denizli Acıklı. Final müsabakasını Çankırı Belediyesi hakemlerimizden Sayın İsmail Yılmaz. Bez molası aldılar Yusufcan Zeybek'le Ali Gürbüz. Orhan Okulu yüklendi. Bir iki küçük de olsa adımladı. Geriye doğru Hüseyin Gümüşalan. Pehlivan, havada kartal, kanadını kartal, pençeleriyle kısmet binler. Pehlivanım, sen de maçıyı kurtarırsan kurtar, kurtaramazsan sızdır, kurt derini. Dizi üzerinde iki baş pehlivanda.
Arkasına geçme çabasındaydı. Paçaya doğru hamle yaptı. Şimdi yakaladı Ali Gürbüz. Karşılama çabasında Yusufcan Zeybek. Ali Gürbüz yakalıyor. Sonrasında bırakıyor. Ali Gürbüz de doğrudan sonuca gitme gösterisinde bulunmadı mı? Kesinlikle bu hamleleri bu doğrultudaydı. Çok güçlü ataklar sergiliyor. Finale kalan pehlivanlara alkışlarla diyelim maşallah. Yusufcan Zeybek'in başında bir kaşında bir açılma vardı. Evet. Biliyorsun, o bandı çıkardı. Tabii o kafaları dayadıkları zaman o yeri açıldı. Tekrar tedavi yapılacak. Yine sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor. Yusufcan Zeybek'e. ...15 dakikayı geride bıraktık. Peşteviç'in salındığından bu yana, salavatlandıktan bu yana baş pehlivanlar. Evet, destek gücünün desteği orada ve desteği oynadı giderek kalan pehlivanlar. Sadece topçu, Fener Aslan Erdoğan'a. Desteği orada Ozan Kılıç'ın İstanbul'dan Erdoğan'a. Desteği orada. Evet değerli gösterilen saygılar misafirlerimiz, şu anda 12. dakika müsabakanın başlamasından bu yana Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu karşılaşmasında. Yusufcan Zeybek için sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. çok değerli birbirinden Sertelenseler her iki baş pehlivandan da Türkiye'de yapmış değerli vekillerim, bakanlarım, el spor başkanım, sayın valilerim ve tüm güreşçilerden hepinizi Karayelleri Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. boyundurukta tutuyor. Hüseyin Gümüşalan bariyerlere kadar geldiler. Yine Er Meydanı'nın makul bir başka noktasında müsabakaya devam edecekler. Onlar da bir bez molası aldılar. Bu arada hem Hüseyin Gümüşalan hem Orhan Okulu Yusufcan Zeybek için sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yine bir sargıyla mücadeleyi sürdürecek gibi görülüyor. Yapılan müdahaleden bunu anlıyoruz. Birbirinden değerli vekillerimize ama güneşe her seferinde evet, güreşlerimiz kıran kırana geçiyor. Lig güreşlerinin sonuncusu 2024 Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanlarını belirlenecek güreşlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Muamele ve şu anda paçadan yakalamış durumda. O da künde pozisyonunu aldı şu anda. Orhan Okulu bacakları arasında zor durumda şu anda ama kurtarıyor kendisini. Sonrasında yüklendi. Bir kez daha paça ve kasnaktan hamleyle. Sonrasında yine kündeye gitti. Bacaktan yakalamış durumda Orhan Okulu. Boyundurukla karşılık verme çabasında Hüseyin Gümüşalan. Şimdi bir adım daha atladı ama devamı gelmedi. Bir kontrol oyun daha gelebilir, kazanıyor Hüseyin Gümüşalan. Müthiş bir hamleyle kazanıyor Hüseyin Gümüşalan. Bir kontrol hücum yapabilir dedim. Hüseyin Gümüşalan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı. Orhan Okulu'yu saf dışı bırakarak adını finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Ali Gürbüz de maç bitti. Onu da sakatlandığı için bıraktı. Yani doktorlar güreşmesine izin vermedi Yusufcan Zeybek'e. Ali Gürbüz de adını finale yazdırıyor. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'yu saf dışı bırakıyor. Finalistler belli. Şimdi, Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Faruk, Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu mücadelesi ekranlarınıza geldiği vakit orada Hüseyin'in çok güzel bir çangalı var. O bitirici darbesi sağ ayağıyla, bakın sağ eli kasnakta.
Ayağını kurtardığı anda bir anda kontra hücum yaptı Hüseyin Gümüşalan. Sağ ayağıyla da bakın o bitirici darbesi tam burada. Çangalı görüyorsun değil mi? Ne kadar etkili bir çangal. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Boyunun avantajını iyi kullanıyor. Ama Orhan Okulu da avantajı eline geçirmişti. Bir anda paçayı çok güçlü yakaladı ama o kasnakları kaptırmış. Ondan Hüseyin Gümüşalan'a avantaj sağladı. Ve Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği an doktorlar Yusufcan Zeybek'in müsabakaya devam etmesine izin vermiyorlar. Hüseyin Gümüşal Ertuğrul Dağdeviren'le yaptığı müsabakada başına bir darbe almıştı. Kaşında açılma vardı. Sonrasında müsabaka öncesinde bandajla kura çekimine katılmıştı. Müsabakadan hemen önce çıkardı ama kanama devam ediyordu. O kanama durduruldu fakat doktorlar müsabakaya devam etmesine izin vermedi. Yarı final müsabakaları çabuk tamamlandı. Yaklaşık 20 dakika kadar sürdü. Ve şimdi final heyecanı yaşayacağız. Hüseyin Gümüşalan'la Ali Gürbüz, işte final yolu da ekranlarınızda. Ali Gürbüz Mustafa Doğan Özkaya'yı yendikten sonra Yusufcan Zeybek'e de yarı finalde üstünlük sağladı. Yusufcan Zeybek yarı finalde doktor kararıyla müsabakaya çıkmasına izin ve müsabakaya devam etmesine izin verilmedi. Ali Gürbüz finalde rakibi Hüseyin Gümüşalan, çeyrek finalde Serdar Yıldırım'ı mağlup ettikten sonra, ki onu da çabuk kazanmıştı, kısa sürede galibiyete ulaşmıştı. Benzer galibiyete bu defa lig şampiyonu Orhan Okulu karşısında ulaştı. Üçüncülük içinde önemli bir avantaj elde etmiş durumda şu anda Hüseyin Gümüşalan. 10 puan elde etti. Yarı finalde kazanarak, adını finale yazdırarak Hüseyin Gümüşalan. Faruk, çok enteresan. Bakalım Ali Gürbüz Orhan Okulu'nun ligdeki rekorunu kırabilecek mi? Orhan Okulu 2 galibiyette kaldı. Orhan Okulu 3. Ali Gürbüz 3. galibiyete gidebilecek mi? Onu hep birlikte izleyeceğiz. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Yusufcan Zeybek ligde 40 puanla sıralanıyorlar. Ama Hüseyin Gümüşalan için şimdi bunu 56'ya çıkartma fırsatına sahip. 46'ya çıkarma fırsatına sahip ve 3. sıraya yerleşme fırsatına sahip. Bunu başarabilecek mi? Ali Gürbüz karşısında hep birlikte göreceğiz. Üstad Hüsnü Kaftan'ın da ifade ettiği gibi hem Ali Gürbüz'ün hem Orhan Okulu'nun CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde 7 ayaktan 4'ünde başpehlivanlık elde ettiklerini görüyoruz. İkisini Ali Gürbüz, ikisini Orhan Okulu elde etmişti. Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan'ı finalde yenerek 3 başpehlivanlığa ulaşabilecek mi? Bunu final müsabakası sonrasında göreceğiz. Faruk, istersen hemen bu arada ligdeki puan durumundan bahsedelim. Birazdan bahsederiz Hüsnü Kaftan. Çünkü şu anda bir röportajımız var. Söz Fatih Ata'da. Faruk Mutkan, teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan yanımızda, güreşlere katıldılar. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Kurtdere'deyiz. Çok güzel güreşler var. Neler söylemek istersiniz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle TRT'ye canlı yayınından ve takibinden dolayı da teşekkür ediyorum. Her geçen sene yağlı güreşlerde ilginin, teveccühün, kalitenin arttığını görüyoruz. Seyir zevkinin arttığını görüyoruz. Yeni kurulan bir Geleneksel Güreşler Federasyonumuz var. Yıllardır böyle bir federasyonun olması gerektiğini konuştuk ve sonunda başardık diyebiliriz. Ve geleneksel güreşleri bünyesinde barındıran böyle bir federasyonda ister istemez yağlı güreşin ağırlığının olduğunu görüyoruz. Ve böylelikle aslında yağlı güreşin kendi güçlü yapısına kavuşmasının bir ön adımı olmuş oldu. Ve yeni gelen federasyon böylelikle özgüvenle yeni kararlar aldı. Bu lig bunun ilk adımlarından bir tanesi. Sponsorlukla beraber geldi. Maddi destekler, maddi ödüller çok daha fazla arttı. Yani en ufaktan en büyüğüne kadar bu güreşlere katılan herkesin bir şekilde bu pastadan pay alması sağlandı. Bu hem alttaki hem üstteki güreşlerdeki seyir zevkini de arttırdı. Bugün burada ki güreşlerde bunu seyircilerimiz de görmüştür. Dolayısıyla iyi yoldayız, doğru yoldayız. Yağlı güreşlerimizin çok daha güzel günlerini göreceğiz. Çok daha güzel er meydanlarında bu güreşlerin yapıldığına şahit olacağız.
Biz sadece her sene katılabildiğimiz düzeyde bunlara katılarak bu istikrarı korumaya, bu yükselişin sürmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dünya Aitli Spor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Orhan Okulu şampiyonluğunu ilan etmişti zaten. Hüseyin Gümüşalan yarı finalde üstünlük sağladı Orhan Okulu'ya. Ali Gürbüz ikinciliği garanti. Orhan Okulu'nun CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'ndeki şampiyonluğuna lig ikincisi olarak 3 baş pehlivanlıkla karşılık verip veremeyeceğini Hüseyin Gümüşalan karşısındaki final müsabakası sonrasında göreceğiz. Puan tablosuyla ilgili detaylar için bir kez daha Hüsnü Kaftan'dayız. Faruk, Orhan Okulu biliyorsun 71 puanda kaldı ama liderliğini son haftaya kadar sürdürdü. Ali Gürbüz puanını 56'ya çıkarttı. Serhat Gökmen 42'de kaldı 3. sırada. Yusuf Can Zeybek 40 puanda kaldı. Hüseyin Gümüşalan 42 puana çıktı. Hem Yusuf Can Zeybek'in üzerine çıktı. Eğer Hüseyin Gümüşalan final maçını alırsa 3. sıraya yerleşmesi bile söz konusu. Hüseyin Gümüşalan'ın 42 puanı var. İsmail Balaban 38'de kaldı. İsmail Kaş 36'da kaldı. Serdar Yıldırım 30 puana sahip. Yani ilk 8 sıra gelecek yıl Kırkpınar'da A torbasında yer alacak 8 baş pehlivan kesinleşmiş oldu şu ana kadar. Gerçi 24 baş pehlivan belli olmuştu. Teşekkürler Hüsnü Kaftan. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan finali biraz sonra başlayacak. CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi bu final müsabakasıyla tamamlanmış olacak. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde baş pehlivan Hüseyin Gümüşalan mı, Ali Gürbüz mü olacak? Hep birlikte öğreneceğiz. İşte Er Meydanı'ndan görüntü ekranlarınıza yansıyor. Çok acele Er Meydanı'na geliyoruz. Pehlivanlık final müsabakasını beklerken büyük heyecanın yaşandığı alt boylardaki ligdeki son durumu şimdi bir gözden geçirelim. Son duruma bir bakalım. Baş 6 ile başlayacağız. Rehberimiz Şener Sar. Evet Sayın Mutkan. Baş altında ikinci başa çıkan birincisi biliyorsunuz Hamza Özkaradenizli 47 puanla. İkincisi Metin Alparslan Temizce. O da 42 puanla garantilemiş oldu. Yani şu anda yapacağı maç formalite maçı, rakibinden 3 puan önde. Final yapacağı Yıldıray Pala ile ilgili. Yani o da baş pehlivanlığa yükselmiş oluyor. Yani lig güreşinin 7 ayaklı lig güreşinin sonucunda 2 tane baş altından başa çıkacak sporcu vardı. Bunlardan ilki Hamza Özkaradeniz hak etti. İkincisi de Metin Alparslan Temizce, Sakarya Hendek Belediyesi'nin pehlivanı. Yine Hamza Özkaradeniz'de Kocaeli Büyükşehir Kağıt Spor Kulübü pehlivanı. İki sporcumuz da başa yükselmiş oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren güreşlerde baş pehlivanla güreşmeye hak kazanmışlardır. Büyük ortada yine Rıza Durmuş 48 puanda, Mehmet Kırat 46 puanda. İmran Vardi final yapıyor şu anda. Puanını yükseltebilir. Burada
son üçüncü artık belirleyici olacak. Yani burada Emre Duman çıkacak mı ya da Burak Bozkurt mu devam edecek? Bunun sonucunu birazdan göreceğiz Sayın Mutkan. Çünkü büyük orta pehlivanları daha salınmadı. Şu anda küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy final müsabakaları salınacak şu anda. Meydanda gördüğünüz deste orta boy, deste büyük boy pehlivanları, deste küçük, deste orta boy pehlivanları devam ediyor. Deste büyük boy finali sonuçlandı. Yusuf İslamtaş birinci oldu kategorisinde. Müsabakalarımız devam ediyor. Zaman zaman sonuçları değerli güreş severlere bildireceğiz ve burada önemli olan lig önemli burada. Gerçekten yani kürsü yapıp da ligde boy atlayamayan sporcular var. Mesela kürsü yapıyor, birinci veya ikinci oluyor ama toplamış olduğu 7 ayaklı güreşin sonucunda bir üst kategoriye yükselemiyor. Yani burada madalya alabiliyor ama ligin belirleyici olan son ayağı bu toplamış olduğu 7 ayakta toplamış olduğu puanlar sporcuyu bir üst kategoriye, yani toz koparan teşvik 1, teşvik 2, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta, büyük boy, büyük ortalarda ilk 4 sporcular toplamış olduğu puanlar sonucunda bir üst kategoriye yükseliyor. Küçük orta, küçük boyda yine X8'de klasmanında puan sonucunda X8'de toplamış olduğu puanlarla beraber bir üst kategori, yani küçük orta büyük boya güreşmeye hak kazanıyor. Gerçekten Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş bu lig ayağı müsabakaları gerçekten çok renk verdi, kalite verdi, izleyicilere büyük bir şevk verdi. Yani şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten güzel müsabakalar oldu. 3 günden beri buradayız. Yani alt boylardan baş altı boyuna kadar harika maçlar oldu. Zeytinyağlı el yemekleri sahibi iş adamı Sayın Galip Selçuk adına güreş yapıyor. Söz bir kez daha Fatih Ata'da. Faruk Mutkan teşekkürler. Baş pehlivanlık final öncesi röportajlarımız devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Sayın Dinçer Orkan'la beraberiz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Bu güreşlerin oluşmasında çok büyük emekleriniz var ve gerçekten muhteşem bir atmosferde güreşler yapılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz Kurtdereli Mehmet güreşlerini? Evet, bir kere öncelikle burada bulunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten 2 senedir TRT mükemmel bir yayın yapıyor. Bu yayıncılıktan ötürü de çok teşekkür ederim. Biz bu yıl 63.sini düzenliyoruz. Biz tabii şunu diyemiyoruz, 600 yıllık veya 700 yıllık diyemiyoruz ama şu bir net ki Türkiye'de yağlı güreşlerinin en iyi organizasyonu biz yapıyoruz. Biz bu konuda iddialıyız. Ve şu ana kadar gelen katılımcılar olsun, davetler olsun, konuklar olsun, bunların geri dönüşü bize hakikaten çok olumlu ve güzel. Biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bunun yıllar öncesinde inanın güreşçilerin duş alacağı bir yeri bile yoktu. Yani şu saha çok önemli mesela. Zemini biz bunu 5 ay 6 ay öncesinden başlıyoruz düzenlemeye. Ve 2 gündür hep bir bakıyorum güreşçilerimiz söyledi, zemini çok beğendiler. Yani aynı sünger gibi. Çünkü Allah muhafaza oyun yaparken filan ayağı bükülür, kırılır, Allah muhafaza. Bunları önlemek adına bizim için saha çok önemliydi. İşte tören alanı olsun, lavaboların olduğu yerler olsun, hakikaten hepsini en iyi organize olduk. Çok güzel yaptık. Bir de buna en güzel katkı gelen misafirlerimiz yaptı. Hakikaten ben çok onur oldum. Geçen sene de katılmıştı eski Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Bu sene de çok illa geldi. Çok hakikaten ikna ettik. Çok şükür de geldi. Onun olması. Cumhurbaşkanımızın oğlu Başkanımız Bilal Erdoğan Başkanımız burada. Birçok milletvekilimiz, başkanlarımız burada. Biz onlarla tabii çok mutlu oluyoruz. Bizim için ben hep söylüyorum. Zaten Cuma günü basın toplantısında da söyledim. Bu Karesi'nin düğünü. Bizim için bu çok önemli. Düğün biliyorsun gelen misafirli oluyor. Bakıyorsun harika böyle. Yani şu kalabalığa bakın, şu güzelliğe bakın. Problemsiz, sorunsuz güreşlerimiz de oluyor. İnşallah biraz sonra baş güreşlerinde de finali seyredeceğiz. Ondan sonrasında da inşallah programları tamamlayacağız. Senesine de ya nasip diyeceğiz inşallah. Başkanım inşallah gelecek sene burada sağ salim görüşmek dileğiyle diyelim. Muhakkak ben inanın emeğinizden ötürü, katkılarınızdan ötürü çok memnunum. Yani sizi seyrederken de büyük keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Karesi Belediye Başkanı Sayın Dinçer Orkan'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da.
Başpehlivanlıkta final mücadelesini bekliyoruz. Bir kez daha Şener Sarı aktarıyoruz sözü. Baş altında final müsabakası yapılacak. Final müsabakasında Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala arasında olacak. Tabii ki bu müsabakanın, bir düzeltme yapıyorum burada, kazananı baş pehlivanlığa yükselecek. Sayın seyircilerimize buradan tekrar bildirmek istiyorum. Hamza Özkaradeniz'in durumu garanti mi? Evet. Ama o final müsabakasının sonucuna göre ikinciliğe girilebilir ama yeterli değil mi? Evet, yeterli. Yeterli. Bir kez daha söyleyelim. Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel bir projeden bahsedeceğim. Herkesin beklediği, aylardır sorduğunuz bu proje artık faaliyete girdi. Ekin Gayrimenkul bünyesinde. Biz şu anda Gelibolu'dayız, Bolayır köyündeyiz ve çok güzel bir projeden bahsediyorum. Burada toplam 50 parsel var. Hani diyordunuz ya şöyle Saros Körfezi'ne yakın bir yer ayarlayın, bulun, bizlere sunun, biz alalım. İşte Marmara Denizi'ne yakın olsun, denize yakın olsun. Biz biraz daha İstanbul'dan uzaklaşmak istiyoruz diye birçok talepte bulunmuştunuz. İşte bizler yaklaşık 3-4 ay çalışmanın sonucunda şu anda üzerinde bulunduğumuz parselimizin satışına başladık. Kıymetli izleyenler. Evet, 225 metrekare olaraktan toplam 50 parselimiz var. Bu 50 parselde 225 metrekare ve bir parselimiz kısa süreliğine kampanya dahilinde 449 bin lira. Evet, gerçekten çok güzel bir yer. Otobanı zaten görüyorsunuz ekranda. İnanılmaz güzel bir yerden bahsediyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz parsellerimiz, bakın Saros Körfezi'ne 2,5 kilometre mesafede, araçla 5 dakikada inebiliyorsunuz. Hemen diğer tarafın Marmara Denizi, yine aynı şekilde 2,5 kilometre. Yani burada Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında otobanın hemen dibinde muhteşem bir proje. Ve aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. %40 imarı var. Evet, imarlı. İmar planı içerisinde. Etrafı görüyorsunuz zaten. Hemen evlerin yanında elektriği, suyu, her şeyin mevcut. Ulaşım derdi yok. İstanbul'dan otobana bağlanıyorsunuz. Direkt Bolayır'a kadar, arazinin başına kadar gelebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer. Bence bir zaman ayırın. Çünkü burası sizin için bulunmaz bir şey. O kadar net söyleyebilirim. Ve ben de çok heyecanla anlatıyorum. İnşallah ben de buradan kendime bir parsel alacağım. Çünkü böyle yazın gelip kafamızı dinleyebileceğimiz, ondan sonra aracımızla hemen Saros Körfezi'ne gidebileceğimiz veya biz dedik ki Marmara Denizi'ne gidelim, denize girelim. Hangisini arzu ediyorsak, çocuklarımız hangisini istiyorsa oraya götürebiliyoruz. Gerçekten müthiş bir yer. Dediğim gibi %40 imarlı, güzel bir konumda. Elektriği, suyu mevcut, yolu mevcut ve Bolayır'dan bahsedeyim biraz sizlere. Bolayır daha öncesinde beldeydi. Şu anda halen aynı nüfus içerisinde. İçerisinde kasabı var, marketi var, her şeyi mevcut. Yani burada Bolayır'a da zaten yürüme mesafesinde, yürüyerek gidebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir yer. Bir vakit ayırın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Vaktinizi verin bizlere. Gelin görün. Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet, kısa süreliğine 225 metrekare imarlı, %40 imarlı parsellerimiz 449 bin lira kampanya fiyatıyla. Şu anda burada da 50 adet parselimiz var. Belki de bu anonsumdan sonra birçok kişi arayacak. Birçok kişi ben de geleyim göreyim diyecek. Geç kalmayın, siz de arayanlar arasında olun ve şansınızı arttırın diyebilirim. Peki Saros Körfezi duydunuz mu bilmiyorum. Saros Körfezi kendi kendini temizleyen özelliğine sahip. Yani su kendi kendini temizliyor. Deniz kendi kendini temizliyor. Son derece böyle güzel, suyun böyle altını, kumlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir denizden bahsediyorum sizlere. Gelin, ilerleyen zamanlarda buraya bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi yapabilirsiniz. İmarlı olduğunu özellikle söylüyorum sizlere ve en önemli ayrıntısı, bakın 449 bin lira. Emsalleri bunun daha da çok yükseğinde ama bizler Ekin Gayrimenkul olarak bizleri izleyen, Radyo Ekin dinleyen, bizlerin dinleyenleri, izleyenlerine böyle bir kampanya yaptık. Ekran altındaki numaramıza hemen bir çağrı bırakın, sizleri arayalım. Talep çok ama bakalım ne kadar zaman sonra yine bu çalışmalara devam edeceğiz ve sizlere ne kadar istediyseniz bizler o kadar yerde çıkartacağız ve herkesi bir arsa sahibi yapacağız. Deniz dediniz, işte denize 2,5 kilometre mesafede, araçta 5 dakika mesafede, elektriği, suyu, her şeyi mevcut. Yerleşimin içinde zaten, merkeze, Bolayır merkeze çok yakın. Bolayır merkezinde her şey var. Alışveriş yapabilirsiniz. Kasabı var, bakkalı var, ilkokulu var, her şey mevcut. Otoban zaten görüyorsunuz, hemen dibimizde araçlar geçiyor. Etrafımızda evler var. Burası hemen ana yol. Buradan yoldan geçebiliyorsunuz. Otobana bağlanabiliyorsunuz. Yani hemen sol tarafımda evler var. Burası bir yerleşim
yerleşim alanı. Sizler de buraya ikamet edebilirsiniz, buraya yerleşebilirsiniz. Yazın geldiği zaman denize evlatlarınızla birlikte, çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz. Binlerce lira para harcıyorsunuz. Ama kendi yeriniz olduğu zaman bir de Saros Körfezi dedim ya, kendi kendini temizleyen bir deniz. Buradan bir yer alın. Gerçekten dua edeceksiniz. Çünkü günden güne artıyor fiyatlar. Günden güne değerleniyor. 449 bin lira artık hiçbir şey değil. Burası için hele hiçbir şey değil. Elektrik var diyoruz. Suyu var diyoruz. Yeriniz belli. Şu anda izliyorsunuz. Beton direkler dikilmiş değil. Ama geldiğiniz zaman muhtemelen bütün arazinin etrafı telle çevrilmiş ve herkesin yeri numaraları belli olmuş olacak, bu bir şekilde göreceksiniz. Tapu masrafını ödemiyorsunuz. Ulaşım dediğim gibi çok kolay. Otobanın hemen dibinde. İstanbul'dan otobana bağlandığınız zaman yaklaşık 2 saate kadar, 2 saat 15 dakika gibi sürede buraya varabiliyorsunuz. O da hiçbir şey değil zaten. İstanbul'u şöyle düşünün. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya gitseniz bu süre daha da fazla bir süre ama otobandan geliyorsunuz. Hiç yorulmadan, zorlanmadan ailenizi alacaksınız. İster pikniğinizi yapın, ister Saros Körfezi'ne gidin, ister Marmara Denizi'ne gidin. Bu fırsatı değerlendirin diyorum ben. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Ekran altında numaramız var. Arayın, çaldırın. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Servis saatlerimizi öğrenin. Ve fiyatımız da geçici bir süreliğine 449 bin TL. 225 metrekare buradaki parsellerimiz. Toplam 50 adet var. Bakın 50 adet var. Şu anda binlerce insan bizi izliyor. 50 adet belki dediğim gibi şu reklamı izlediğinizin haftasında bitecek. Ama siz de ya ben sonra arayayım demeyin. Bence bunu iyi değerlendirin. Çünkü diyorum ya, Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nin tam ortasında, otobanın yanında. Arsa alacağınız zaman bunlara dikkat edin. Bakın otoban yanındaysa, yol kenarındaysa burası değerlenecek yerdir ve değerli bir yerden bahsediyoruz. Ben hem size otoban diyorum, hem Saros Körfezi diyorum, hem Marmara Denizi diyorum, hem yerleşim yeri diyorum, hem elektrik hem su. Yani burada yok. Her şey mevcut. O yüzden değerlendirmenizi özellikle istiyorum. Gelin bir görün, kararınızı öyle verin. Ekran altında numaramız var. Bir kez çağrı dahi atmanız yeterli ve fiyatımızı tekrar söylüyorum. Tapu masrafı bize ait. Bu bir kampanya fiyatıdır. Burasını tanıtmak için uygulanan bir fiyattır. Bu fiyat belki bir hafta sonra olmayacak, belki 10 gün sonra olmayacak veya bu projeden sonraki projelerde olmayacak. Bu projede yerinizi almak için ekran altındaki numaramızı arayın. Burası Gelibolu, Saros Körfezi'ne 5 dakika, Marmara Denizi'ne 5 dakika mesafede, otobanın hemen dibinde, elektrik, su, her şeyi mevcut ve yol kenarında güzel bir proje. Evet, ekran altında numaramız var. Bir çağrı atın yeterli. Tapu masrafı almıyoruz. Takas seçeneğimiz var ve servislerimiz ücretsizdir. Şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun. Ben buranın lokasyonundan da bahsetmek istiyorum. Şu anda biz arazimizin hemen yanında, parselimizin yanında bulunan yolun üzerindeyiz. Bu yol otobandan çıktıktan sonra Bolayır'a giden yol. Hemen arka tarafımız zaten görüyorsunuz ki otoban. Otobanın arka tarafı da Saros Körfezi. Buradan belki kameralardan net göremiyorsunuz ama çıplak göze baktığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman denizi görebiliyorsunuz. 2,5 kilometre. Şöyle bir döndüğümüz zaman, bu tarafa da baktığımız zaman hemen evlerin yanı başındayız. Bunu görüyorsunuz ve üzerinde bulunduğumuz yol Bolayır'a giden yol ve hemen bizim arazimizin yanındaki yol. Hemen orada ben dedim ya, elektrik var, su var dedim. Zaten elektrik direklerini görüyorsunuz hemen arazimizin yanında ve su altyapısı da hemen yine bu ana yolun hemen yanında ve yine bizim arazimizin başında. Yani bizlerin elektrik, su sorunu yok. Yerleşim içerisinde yazlık yapabileceğiniz %40 imarlı Saros Körfezi'ne araçla 5 dakika mesafede, 2,5 kilometre ileride, yine Marmara Denizi'ne aynı şekilde gerçekten güzel bir konum. Ekran altındaki numarayı arayın. 225 metrekare %40 imarlı parsellerimiz kısa süreliğine 449 bin lira. Şimdiden alacaklara hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Resulullah, finale giden koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, boylarında dereceye gelen pehlivanlar, protokol tribününde yerlerinizi alınız. Üstten siz kesinlikle kimseye çıkmak yasaktır. Bu bağlamda ilk birde dereceye gelen pehlivanlar çok acele protokol tribününe geliriz. Destek düşük boy puanlama saatiniz gelmiştir. Destek düşük boy.
ödül töreni başlayınca değerli basın mensupları lütfen merdivenin ön bölümünde fotoğrafını alalım. Evet. Minik bir boyunda derece giren pehlivanlar kürsüye yanıma gelsin. Minik bir. Minik birde dereceye giren pehlivanlar kürsüye. Arkadaşlar anonslara rica ederim. Zaman davranıyor. Minik bir, minik iki, teşvik iki kürsüye. Evet, madalyaları ve kupaları hazırlayalım. Evet, başaltı pehlivanları. Başaltı pehlivanları. Normal soruya sonra siz söyleyin misiniz? Senevat olmak üzere Ermeydan'da. Minik bir boyundan dereceye giren pehlivanlar kalıyor. Hadi hava bozuyor, hadi. Minik bir boyunda dereceye giren pehlivanlar kürsüye. Evet, minik iki hazırlansın. Evet, başaltı pehlivanları size yapılan son anonstur. Evet, minik bir boyunda üçüncü. Alper Kal. Bursa Mustafa Kemalpaşa Belediyesi'nin pehlivanı üçüncü. İşte Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın yuvası. Kurtdereli Mahallesi olarak geçiyor artık. Er Meydanı'nın hemen yanında ebedi istirahatgahında dinleniyor. Annesi ve babasıyla birlikte Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Türk yağlı güreşinin en önemli isimlerinden biri Kurtdereli. Türk yağlı güreşinin de yine önemli organizasyonlarından biri Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Yağlı güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağı burada düzenleniyor. Lig organizasyonu biraz sonra başlayacak. Finalle tamamlanacak. Hüseyin Gümüşalan ve Orhan Okulu, Ali Gürbüz kozlarını paylaşacaklar. Orhan Okulu ve Yusufcan Zeybek kürsünün 3. basamağında olacaklar. İlk basamakta kim olacak? Bunu merakla bekliyoruz. Manavgat'ta başlamıştı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin heyecanı. İlk ayakta Ali Gürbüz ile Serhat Gökmen finaldeydi. Ali Gürbüz kazanmıştı. Orhan Okulu ve Tanju Gemici ki sakatlığı nedeniyle sezonu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. İlk 24'ün dışında kaldı. Aslında önemli başarılara imza atıyordu Tanju Gemici. Kürsü bu şekilde oluşmuştu ilk ayakta. İkinci ayağı Kocaeli ev sahipliği yaptı. Seka Park'taki yağlı güreşlerde Orhan Okulu Yusufcan Zeybek'i finalde mağlup ederek ilk birinciliğini elde etti. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan kürsünün 3. basamağını paylaşmışlardı. 2 hafta sonra Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi yağlı güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi heyecanı devam etti. Orada da Orhan Okulu finaldeydi. Bu defa rakibi Mehmet Yeşil'di. Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüşalan yine kürsüyü oluşturan isimlerdi. Aybastı'ya gittik. Aybastı'da, Ordu'da Perşembe Yaylası yağlı güreşlerinde Mustafa Aybastı Perşembe Yaylası yağlı güreşlerinde Orhan Okulu yine finaldeydi. İsmail Balaban kazanmıştı. Mustafa Batu bir kez daha kürsü gördü. Serhat Gökmen yine aynı şekilde kürsüde olma başarısı gösterdi. Bursa'da 15. Sofuoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağında Serhat Gökmen yine kürsüdeydi. Bu defa en üst basamağında. Orhan Okulu yine kürsüdeydi. Bu defa ikincilik basamağında. İsmail Koç ilk kez ve tek bir defa kürsüde yer aldı. Tıpkı Serdar Yıldırım gibi 3. basamağında. Son ayaktan bir adım önce Yunus Emre yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etmişti. Ali Gürbüz bir kez daha finalde üst üste ikinci kez belki de 3. başpehlivanlığını elde edecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Hüseyin Gümüşalan bu yıl hep üçüncülükler beni buluyor şeklinde serzenişte bulundu. Hep kürsüde yer alma başarısı gösterdi ama bu defa finalde işte Ertuğrul Dağdeviren bu şekilde mağlup etmişti Serhat Gökmen'i. Orhan Okulu burada kılçıkla Abdullah Güngör'e üstünlük sağladı. Abdullah Güngör CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki
4 puanını bu organizasyondan elde etti. Fatih Atlı ve rakibi arasındaki mücadele. Osman Kan, iki teknik güreşçi burada adeta bir gösteride bulundular. Nasıl ki az önce Orhan Okulu bir kılçıkla kündeden kendisini kurtarıp kazandıysa, Fatih Atlı da benzer başarıyı genç başpehlivandan, genç başpehlivan karşısında elde etti. Yusufcan Zeybek paça kazıkla sonuca gidiyor. Mustafa Doğan Özkaya doğrusu Yıldır'a yakın karşısında dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Ali Gürbüz karşısında da son derece etkiliydi. Yıldır'a yakının umutlarının bitirdiği andı. 25. sırada kaldı. Yıldır'a yakın 24. sırada yer alan başpehlivan Mustafa Arslan oldu. O da belki yenildi son 16 turunda, 32 turunda. Son 16 turunda. Ama ilk 24'te belirlenmiş oldu böylece. Serdar Yıldırım işte adını çeyrek finale yazdırdı. Bir kürsüsü var CV Enerji Türkiye Ağlı Güreş Ligi'nde. Bu da müthiş hamlesi. Ali Gürbüz'ün İsmail Koç karşısında bir hayli uzamıştı mücadele. Bir önceki ayakta Manisa'da Hyundai Ağlı güreşlerinde Ali Gürbüz ve İsmail Koç finalde karşılaşmışlardı. Bu defa çeyrek finalde, düzeltiyorum, son 16 turunda kozlarını paylaştılar. Hüseyin Gümüşalan etkileyici performansına Serdar Yıldırım karşısında da dikkat devam etti. Genç başpehlivan 8. sırada kaldı ama Ertuğrul Dağdeviren'in ve Fatih Atlı'nın çeyrek finalde mağlup olmasıyla işte İç kasık ters paça. Çok güçlü. Çok etkili bir oyun Hüseyin Gümüşalan etkin bir şekilde uyguluyor. Üçüncüleri bronz madalya. İkinciye gümüş. Orhan Okulu'nun Fatih Atlı'ya üstünlük sağladığı an gerdanlamayla kazanmıştı Orhan Okulu. Çayır hakemi Abdülmuttalip Belek çok hakim ve çok kararlıydı. Evet. İnanarak çalmış düdüğü. Tutuşunun kurallara aykırı olduğu iddiasında Fatih Atlı ama hakem çok kararlı. Orhan Okulu'yu galip ilan ediyor ve sonrasında da Yabada. Ali Gürbüz, o da çok etkileyici bir performans ortaya koydu. Herkes ters taraftan arkasına geçmesini beklerken Mustafa Doğan Özkaya da o beklentilerin dışında hareket etti. İlk teselliyi hemen yener yenmez, üstünlük sağlar sağlamaz Ali Gürbüz yaptı Mustafa Doğan Özkaya karşısında. Başının bulunduğu taraftan kendi sağından dönmesi daha çok beklenirdi. Doğrusu olan da buydu ama ezber bozmak, Ali Gürbüz gibi başpehlivanlara işte yapıyor, o yakışıyor, o onlara özgün. Burada Yusufcan Zeybek, o da yine etkili bir oyunda bastırdı. Puanlamada Ertuğrul Dağdeviren'e üstünlük sağladı. Ustasının elini öptü. Podyum dışına attı. Ertuğrul Dağdeviren aslında normal sürede çok daha hareketliydi. Belki üstündü diye diyebiliriz. Çünkü ama puanlamada Yusufcan Zeybek farkını ortaya koydu. Hüseyin Gümüşalan burada daha zor pozisyondaydı ama sonrasında şu kasnaktaki hamlesi bırakıverdi Orhan Okulu. Ardından da bu çangal, boyu da çok uzun, Orhan Okulu'ya üstünlük sağlıyor bu şekilde. Hüseyin Gümüşalan yarı finalde Orhan Okulu'yu mağlup etti. Çok sevindi ama nasıl sevinmesin ki, finale çıkıyor. Orhan Okulu gibi süperstar bir başpehlivanı, CV Enerji Ağlı Güreş Ligi'li uzak ara şampiyonluğunu yenmek tabii kariyeri adına da önemli bir galibiyetti. Final özelliğinin dışında bu cümle. Yusufcan Zeybek sakatlık geçirdi. Aslında bir önceki müsabakada kaşı açılmıştı. O müdahale sonrasında doktor izin vermedi. Müsabakaya devam edemedi Yusufcan Zeybek.
Ve Ali Gürbüz adını finale yazdıran diğer başpehlivan oldu. Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz biraz sonra kozlarını paylaşacaklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu finalle tamamlanacak. İlk 24, ligden ilk 24 ilk hedefti tüm başpehlivanlar için. Önce burada yer almayı amaçladı başpehlivanlar ki ilk 24 gelecek yıl Kırkpınar'da doğrudan mücadele edecek. İlk 24'te yer alanlar daha sonrasında ise hedeflerini kendilerine uygun torbada bulabilmek olarak belirlediler. Ve elbette ki gözler öncelikle ilk 8'e çevrildi. İlk 8 önümüzdeki yıl Kırkpınar'da seri başı olma anlamına geliyordu. Zaten Orhan Okulu üstünlüğünü baştan kabul ettirdi rakiplerine. 7 organizasyonun 6'sında kürsüde yer almayı başardı. İkisinde başpehlivandı. 4'ünde finaldeydi. Etkileyici bir performans ortaya koydu. Orhan Okulu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde ve şampiyonluğunu son ayak tamamlanmadan önce, hatta 6. ayak, son ayaktan bir önceki ayak tamamlanmadan önce ilan etti Orhan Okulu. Ali Gürbüz 2. sırada. Onun da Orhan Okulu'nun şampiyonluğuna ligde daha fazla başpehlivanlık elde ederek karşılık verme fırsatı var Hüseyin Gümüşalan karşısında kazanırsa. Bunun yanında Hüseyin Gümüşalan'ın da kazanması halinde ligi 3. sırada bitirme fırsatına sahip olduğunu ifade edelim. Serhat Gökmen, İsmail Balaban, İsmail Koç, Yusufcan Zeybek ve genç başpehlivan Serdar Yıldırım ilk 8'i oluşturuyor CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Cengizhan Şimşek ekranlarınızdaydı az önce. Kırkpınar'daki başpehlivanlık unvanı geri alınmış. Mustafa Taş'a verilmişti finaldeki rakibi. 3 aylıkta hak mahrumiyeti cezası almıştı. Doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle verilmişti bu ceza. Dolayısıyla sezona geç başladı. Müsabakalara geç başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne de geç başlamıştı. Dolayısıyla ilk 24'ün dışında kaldı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde. Cengizhan Şimşek Kırkpınar'da eleme mücadelesi verecek. Bir röportajımız daha var. Faruk Muhtarım, teşekkür ediyorum. Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde artık baş pehlivanlık final güreşindeyiz ve son bir final röportajımız var diyebiliriz. Çok değerli bir konuğumuz var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la beraberiz. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten muhteşem bir atmosfer, muhteşem güreşler ve muhteşem bir organizasyon. Kısaca bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Evet, yağlı güreş deyince Balıkesir'in bütün dinamikleri harekete geçiyor. Bugün birbirinden değerli konuklarla final güreşine kadar geldik. Evet, kıran kırana güreşler oluyor. Lig güreşlerin sonuncusu, 2 başpehlivan, lig şampiyonu ve Kırkpınar'a katılacak ilk 24. Bugün hepsi fikstür belli oldu. Final güreşinde de inşallah bakalım kim kazanacak diye bekliyoruz. Kıran kırana bir güreş olacak. Evet. Ben bütün seyircinin ilgisine teşekkür ediyorum. Güreşler denince işte Türkiye bu aslında, mozaiği bu. Her kesimden insan var ve gerçek Balıkesir halkı burada ve bu vatandaşlar cumadan beri güreşleri seyrediyorlar. Sabahın 10'unda başlayıp şu anda akşamüstü saat 6'ya yaklaştı ve inanılmaz bir heyecan ve kalabalık var. Güreş seyircisi bir başka diyoruz biz. Heyecanla biz de bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak? Gümüş mü kazanacak yoksa Gürbüz mü kazanacak? Bekliyoruz. Zor bir final olacak. Bunda şüphe yok ki seyircilerimiz de tıklım doldurdular tribünleri. Dün de belirtmiştiniz zaten muhteşem bir ilgi olduğunu, özellikle ligin gelmesiyle beraber yeni bir ivme kazandığını ve seyircinin de kıran kırana güreşleri takip ettiğini söylemiştiniz. Ama Balıkesir'e sadece bir güreş şehri veya sadece güreş seyircisiyle özdeşleştirebileceğimiz bir şehir değil. Tam bir spor şehri diyebiliriz aslında, değil mi? Tabii biz bundan bir hafta önce Dünya Triatlon Şampiyonası'nı Balıkesir'de yaptık. Önümüzdeki hafta karate şampiyonasını yapacağız. Ondan önce yine minder güreşi yapmıştık. Birkaç ay önce boks Türkiye
Türkiye şampiyonasını yaptık. Balıkesir spor şehri diyoruz. Kendi öğrencilerimiz de, sporcularımız da katılıyor. Şu anda 420 Balıkesirli pehlivan güreşti burada. Türkiye'ye artık pehlivan yetiştiren bir şehir olduk. 17 ilçemizde güreş organizasyonu yapılıyor. Bunların hepsi de pehlivan yetiştiriyor. Ve Büyükşehir uhdesinde de bunları artık profesyonelliğe adım attırıyoruz. Yani biz güreşi seviyoruz, basketbolu seviyoruz, futbolu seviyoruz. Balıkesir'deki her öğrencinin 2 tanesinden 1 tanesi lisanslı spor yapıyor. Yani bu Türkiye ortalamasının neredeyse %17 Türkiye ortalaması. Baktığınız zaman %52'ye varan bir lisanslı sporcu var. Bu da hem Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün imkanları, hem şehrin ebeveyn dediğimiz velilerin desteklemesi. Biz de Büyükşehir olarak her yere tesis açıyoruz. Ben buradan son konuşmacıyım herhalde. Cumhuriyetimizin 100. yılına da giriş olsun istiyorum bunu. Hazırlık yapıyoruz. Yani gerçek manada Cumhuriyeti içine sindirmiş ve vatanına, milletine bağlı insanların yetiştiği Kuvayi Milliye şehrinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 100 yılımız kutlu olsun diyorum. Yeni 100 yılımız. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Cumhuriyet'in yeni asrında Pehlivan Yatağı Balıkesir'de önümüzdeki sene görüşmek üzere diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. İyi olan kazansın diyorum pehlivanlarımız için. Çok teşekkürler başkanım. Ağzınıza sağlık. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la beraberdik. Söz Faruk Mutkan'da. Teşekkürler Fatih Ata. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu keyifle takip ettiğimiz bir organizasyon oldu. Aklımızda ne kaldı bir soralım mı? Recep Tosun, senle başlayalım. Sonra Üstü Kaftan'a bu organizasyonda en çok akılda kalan ne oldu diye soralım. Ben güreş özelinde gireceğim. Tabii ki dünkü protesto güreşin önüne geçme desek eksik konuşmuş oluruz ama bugünkü mücadelelere bakıldığında hakikaten dünü unuturdu. Ben özellikle Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan finalinde birbirleri arasındaki rekabetin en üst seviyedeki bir karşılaşmayı burada anlatıp aktaracağız. Ben bu finali aslında çok da beklemiyordum. Ben Orhan Okulu ve Sulcan Zeybek'in finalde karşılaşacağını öngörüsünde bulunmuştum ama yanıldım. Ben finalin kıran kırana bir finalin olacağını ve final özelinde bugünün öne çıkan karşılaşması olacağı kanaatindeyim. Yani tarihi bir finali anlatıyor olabiliriz az sonra. Türkiye Güreşler Federasyonu Merkez Akım Komitesi tarafından bugün Şener Sar'a soralım. Şener Sar'a soralım. Onunla sen yoktun, sohbet ediyorduk. Bir tane isim söyle, bana favorini söyle dedim. Yusufcan Zeybek ismini vermişti ama yine de kendisini tutamadı. İkinci isim de saydı. Kendisinden alalım o ikinci ismi de favori olarak. Ben Ali Gürbüz demiştim. Gerçekten güzel güreşler oldu. Baktığımız zaman mücadelelere harika güreşler oldu. Yusufcan Zeybek de yine kaşı açıldı, sakatlığı oldu. Yani sonuçta baktığımız zaman benim için en çok göze batan şu oldu. Yani Osman Kan'ın güzel güreşleri oldu. Mustafa Doğan Özkoya'nın güzel güreşleri oldu. Serdar Yıldırım'ın güzel güreşleri oldu. Güzel mücadeleleri oldu. Yani korakor mücadeleler oldu. Yani aşağıdan yukarı baktığımız zaman yani çok güzel güreşler oldu. Tamam, ufak tefek bir protesto oldu ama bence o kadar güreşin önüne geçtiğini düşünmüyorum. Güzel mücadeleler oldu. Alt boylarda yine baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük. Bu boylarda da tabii ki tur atlama, boy atlamalar var. Mücadele bakımından çok zevkli geçti. Seyir bakımından da bize seyir zevki verdi, anlatma zevki verdi. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Mutlu. Üstü Kaftan, sizin aklınızda en çok kalan detaylar nelerdi bu organizasyonla ilgili olarak? Şimdi organizasyon deyince Faruk, ben önce şundan bahsetmek istiyorum. Biz TRT'de biliyorsun ilk yıllarımızdan sonra meslek yıllarımızda Kurtdere güreşlerine o zamanki yıllarda geldik. Çok dar imkanlardı. Burada bu güreşleri muhtarlık yapıyordu. Son derece kısıtlı imkanlar vardı.
Yücel Yılmaz Karesi Belediye Başkanı oldu. 2014 yılında Karesi Belediye Başkanı oldu ve inanın yağlı güreşte çağ atladı Kurtdereli pehlivan güreşleri. Aynı zamanda Kırkpınar'a da örnek oldu. Hem sporcusunun konaklaması, hem saha düzeni, hem buranın sosyal imkanları ve televizyonculuk açısından da şu anda TRT'nin dışında da 9 tane kanal ayrıca yayın yapıyor. Yani burada organizasyon açısından mükemmel bir organizasyon olduğunu söyleyelim ve başta Yücel Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlarına şükranlarımızı arz edelim. Şimdi bu organizasyonla ilgili söyledik. Artık sonuna geldik sayılır. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan noktayı koydular. Finalde güreşecekler. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'yu geçti. Yusuf Can Zeybek de doktor raporuyla müsabakayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ali Gürbüz gerçekten burada çok değerli karşılaşmalar yaptı. Ali Gürbüz bence özellikle son 4 haftada büyük bir ivme kaydediyor ve hızla Ali formunu koruyor. Kırkpınar'da da bunu gösterdi. Ve lig güreşinde de gösterdi. Ali Gürbüz bakalım 3. kez baş pehlivanlığı alabilecek mi, onu hep birlikte göreceğiz. Teşekkürler Hüsnü Kaftan. Naçizane benim de ben protestoların damga vurduğunu düşünüyorum. En son Kırkpınar'da 1970'li yıllarda yaşanmış benzer protestolar. Yani 40 yılda bir yaşanacak bir olaya şahitlik ettiğimizi ve bunu da tüm spor camiasına aktardığımızı ve ekibimizle birlikte, ki çok önemli bir yayın birikimine, kültürüne sahip bir ekiple burada yer aldığımızı mutlaka ifade etmem gerekiyor. Doğrusu yüz akı bir yayınla bu gelişmeleri aktardığımız, anı anına aktardığımızı düşünüyorum. Bu açıdan doğrusu ben müsterihim, rahatım bu açıdan. Faruk'cum sen şimdi burada damga vuran olay dünkü pehlivanların asla sahalarda görmek istemediğimiz olumsuz bir davranışıydı. Naçizane fikrimi devam ettirirsem şunu da söyleyeceğim. Ben olumlu ya da olumsuz bir ifade kullanmadım. Yani germek ya da hayır ben o bakımdan söylemiyorum. Desteklemek manasında söylemiyorum. Ben yayın açısından ve olayın yani her zaman karşılaşılmayacak bir özür dilerim. Bu olay olması açısından söyledim. Kırkpınar'da bu karşılaşıldı. 1975 yılında karşılaşıldı. Orada başaltı pehlivanları yollukları artırılması isteyince oradan eylem yaptılar ve tertip komitesi 1975 yılı Kırkpınar'da iptal etti. Ve 1979'da bu defa 2 baş pehlivan kura çekme işlemine karşı çıktılar. O nedenle onları da diskalifiye ettiler ve işin garibi bu eylemi yaptıkları için o baş pehlivanlar 3 yıl ceza aldılar. Güreşmeme cezası aldılar. Yani şunu söylemek istiyorum. Türk seyircisi bence futboldan sonra şu anda yağlı güreş seyircisi Türkiye'de en popüler spor dallarımızdan biri. Bu spor dallarını güreş seyircisini kimsenin cezalandırmasına hakkı yok. Hiçbirimiz. Ben pehlivan kardeşlerimin de bu şeyden üzüntü duyduklarını tahmin ediyorum. Onlar da üzülmüşlerdir. Çünkü onları görüyorsunuz. Ali Gürbüz buraya çıktı. Seyirciler bağrına bastı Ali Gürbüz'ü. Bir Orhan Okulu öyle. Diğer bütün pehlivanları hepsini burada bağrılarına bastı. Demek ki Türk yağlı güreş seyircisi, bakın işte şu anda tribünler zınga zınk dolu. Binlerce seyirci var. Yani bu pehlivanlar bunu gerçekten Türk seyircisine daha büyük bir ivme kazandırmaları lazım. Onlardan büyük bir destek ve gayret bekliyoruz. Ben de ayrıca güreşler açısından ilk 24'e yerleşme müsabakalarının daha fazla dikkat çekici olacağını düşünüyordum. Öyle bir öngörüm vardı doğrusu. Fakat
Abdullah Güngör rol çaldı. Ali Yanatma rol çaldı. Bekir Ergücel rol çaldı. Doğru değil mi? Çok doğru. Yıldıra yakın sonuna kadar şansını zorladı. Zorladı. Mustafa Arslan kendisini ilk 24'e attı. Bu dikkat çekici bir detaydı benim için. İlk 24'e yer alması ihtimali yüksek başka baş pehlivanlar ama bunun dışında kaldılar. İlk 8'in yine heyecan dolu olması da ayrıca benim için dikkat çekici bir detaydı güreşler açısından. Teknik olarak desteklemek istediğim nokta şu. 2 gün boyunca bakın şu anda ekranlara geldi, işte tam da bu noktadaydı benim söylemek istediğim. Değerli ekibimiz, yağlı güreş pehlivanlar, seyirciler, evet olmazsa olmaz ama o ritüeller var ya, el öpme, usta çırak ilişkisini hiçbir yenişi kaçırmadığım gibi bu ritüelleri de usta çırak ilişkisinde el öpmeyi, saygı, fair play'in doğuş noktasında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadılar teknik arkadaşlarımı bu doğrultuda. Özellikle araca gidip tebrik ettim onları. Kaan önderliğinde tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. Kaan ve Muratcan yönetmenlerimiz, Kaan İnan ve Muratcan Başbuğ, onların yönetiminde ekibimiz gerçekten yüz akı bir iş çıkardılar. Teşekkür ediyoruz onlara. Genç nesil, çünkü bu tür fair play'i, her şey galibiyet üzerine değil, her şey galip gelmek değil, mübah değil. Bu fair play'i de öne çıkarmak, genç nesile örnek olma noktasında. Hatırlarsınız Kırkpınar'da da TRT gene yayını yaptı. Çok farklı. Ve burada Kurtdere'de de aynı özveriyi gösterdi. Ben başta Faruk, Sayın TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı başta olmak üzere TRT'nin spor koordinatörü Hakan Altürk'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onlar da tekrar güreşi kendi evine döndürdüler. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Çekil abicim. Evet, Makro'dan geliyor bir dakika. Evet. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın Frank Kurgi tarafından güreş anımız Sayın Abdullah Arkadaşlar film anısına özel güreşler takdim ediliyor. Evet, Besme büyük oylar 3. Azbeler Atar Semaz Yönetmesi'ne Gelimanı 3. Abi Gözmündes Bey Çıpaklar 3. Büyük Performans Satış yapmış ondan kıl Allah Gelimanı 2. ve şampiyon İstanbul Çakazı Belediyesi'nin Pekalancısı İslamlar 1. Evet, çıkın arkadaşlar. Hocam listeyi alabilir miyiz? Listeyi. Osman bir de ara ver. Gider. Tamam hocam, tamam. İşte başaltı finali şu anda büyük önem kazanmış durumda. Burada üstünlük sağlayan, rakibine üstünlük sağlayan, zirveyi eline geçirecek. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon olacak. Dahası baş pehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Hamza ile birlikte başaltında. Başaltı finali şu anda ekranlarınıza yansıyor. Metin Alparslan Temizci eğer birinci olduğu takdirde, galip geldiği takdirde birinci olarak, Hamza Özkaradeniz ikinci olarak, ama Yıldıray Pala galip geldiği takdirde ikinci olarak baş pehlivanlara terfi edecek. Birinciliği Hamza Özkaradeniz yine almış olacak. Rol çaldım ama ben sözü ustasına bırakalım. Şener Sar'a bırakalım. Bu arada baş pehlivanlık içinde işte son hazırlıklar yapılıyor. Biraz sonra final için salavatlanacak ve mücadele başlayacak.
Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan işte ekranlarınızda. Metin Alparslan, Temizce ve Yıldıray Pala da baş altında birincilik mücadelesi. Daha doğrusu baş pehlivanlığa yükselme mücadelesi veriyorlar. Ekranlarınızda sırtı dönük Metin Alparslan, Temizce. Karşısında Yıldıray Pala var. Bu zorlu mücadelenin de bazı bölümlerin ekranlarınıza yansıtma çabası içerisinde olacağız. Ama kuşkusuz baş pehlivanlık güreşi biraz daha ön planda olacak. Kadına el kalkamaz. Kadına şiddet insanlık suçudur pankartıyla işte jandarmamızın güzide temsilcileri, baş pehlivanlar bu pankartla mesajlarını veriyorlar. Evet, jandarmamıza, baş pehlivanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Evet, değerli gözlemler, değerli komutanlarımız, Türkiye Yağlı Güreşi 7. ekranı. 63. geleneksel Kurtdereli Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık final salavatlaması. Öncelikle ben sizlere Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan ekranlarınızda. Hüseyin Gümüşalan geçen yıl finaldeydi. Yusufcan Zeybek kazanmıştı. Hüseyin Gümüşalan bir kez daha finalde. Özellikle bazı detaylı bilgileri baş pehlivanlar sosyal medya hesabından alıyoruz. Çok yararlanıyoruz. Onların aktardığı bilgiye göre son 5 yılda en çok kürsüde yer alma başarısı gösteren, ki bunların 3'ü final, ikisi baş pehlivanlık Ali Gürbüz. Son 5 yılda en çok kürsüde Ali Gürbüz oldu. Bunların 3'ünde finaldeydi, ikisini kazanmıştı. Antalya Döşemealtı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada 664, 665, 666. tarihi geleneksel Elmalı güreşleri altın kemerli güreş ağımız. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. 1988 yılı Tarıkpınar baş pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahkumu Ali Gürbüz. Antalya Korkuteli Sümerli. Heyecanla beklenen finalde Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Büyükşehir Belediye Başkanımız Faruk, geçtiğimiz yıl Hüseyin Gümüşalan burada final yaptı. Yusufcan Zeybek'le final yaptı. Yusufcan Zeybek Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup etti ve Kurtdere'de baş pehlivan oldu. 2023 yılı tarihi Pınar baş pehlivanı üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan. Kocaeli Karamürsel. Baş pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan günün güreşlerimizin mekan başakşehir Kocaeli bölgesinden Olgay İnce Hocam ve yine
Dadaşlar Diyarı Erzurumlu İzmir bölgesinden kahraman şişman hocalarım meydan baş hakem yardımcısı olarak güreşlerimizi yönetecekler. Hocalarımıza bir moral alkışı istiyoruz. Şimdi değerli konuklar, gördüğünüz gibi çok güzel güreşler oldu. Sizden son kez bir moral alkışı istiyorum pehlivanlara. Alkışlar sizden güreşler onlardan. Eğil de kulak ver sesine. Türkiye kefen kimin haddine? Avrupa'dan Çin sesine. Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Havan yaprağı çoktur. Üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Bizler Koca Yusufların, Kenan Uçaların, Kurtderelerin, Adalı Halillerin torunlarıyız. Bizler er meydanlarında sabaha kadar güreş tutup şehit düşen akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güreş yapan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Ezan oldum, dinmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türkoğlu, Türk'üm ben. Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz manevi gücümüz. Fatihler, Kanuniler, Mustafa Kemaller yüzümüz. Askeriz bu vatana. Çünkü Türkoğlu Türk'üz. Doğduğumuz yılı sordular. 19 Mayıs 1919 dedim. Yaşadığı yeri sordular. Ölmedi. Türk milletinin kalbinde yaşıyor dedim. Yaptığı icraatları sordular. Büyük Türkiye Cumhuriyeti dedim. Onu bana sordular. Dünyanın kabul ettiği en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedim. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza. O güzel ellerinizi son kez hazırlayın hep beraber. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, plaket törenimiz devam ediyor. Türkiye gelen baş pehlivanlar salavatlandı. Şimdi peşrev zamanı. Şener Sar bir final daha tamamlandı. Büyük ortada final sonuçlandı. Emre Duman, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü sporcusu bugün burada Kurtdere'de 7. ayakta şampiyon oldu ve kendisini büyük ortaya attı. Yani ilk 4'e girmiş oldu puan sıralamasında ve burada aynı zamanda şampiyon oldu. Tebrik ederiz sporcuyu. Başaltı finali de ayrıca devam ediyor. Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala halen mücadelesini sürdürüyorlar. Puanlamaya geçilmiş durumda orada müsabaka. Bunu da ayrıca ifade edelim. Ali Gürbüz ekranlarınızda. Bu arada Faruk Mutkan devletimizin en köklü, en prestijli ve en güçlü kurumu olan TRT'de bu güreşleri anlatıp aktarma noktasında bana güvenen, inanan değerli spor daire başkanım Hakan Altürk'e ve yine en üst kurum amirim olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükkur'una şahsım adıma, camiam adına teşekkür etmek isterim. Mücadele biraz sonra başlayacak. Her iki baş pehlivan da büyük alkış alıyor. Hangi baş pehlivanın daha çok desteklendiğini şu anda biraz görmemiz çok kolay değil. Kimsin Belediye Başkanımız Sayın İsmail Cankul Bey'in öğrenlerini arz ediyorum. Evet, Havran Belediye Başkanımız yok mu? Evet, bu Türkiye'nin bonanzalar ya. Başka bir şey yapıyoruz. Faruk Hüseyin Gümüşalan 39 yaşında
Kocaeli Karamürsel'de doğdu. Aslen Bosna Herseklidir. Bosna Hersek yağlı güreşlerinde Faruk Akkoyun'u yenmiş ve başpehlivanlığı olmuştu. Ayrıca Ulu Gazi başpehlivanlık güreşlerinde de yine birinci oldu. Kurtdere'de geçtiğimiz yıl burada final yaptı Yusufcan Zeybek'le ama ona kaybetti. Ali Gürbüz'ün 4 Kırkpınar başpehlivanlığı var. Türk yağlı güreşinin önde gelen isimlerinden Ali Gürbüz. Az önce de ifade ettiğim gibi son 5 yılda 3 kez finalde yer aldı Kurtdereli'de. İkisini başpehlivanlık elde etti. Ali Gürbüz biliyorsun son 6 yıldaki 3. finali oluyor bu. Hüseyin Gümüşalan'ın da üst üste 2. Ali Gürbüz biliyorsun 2011 ve 2012'de Kırkpınar'da başpehlivan oldu. Altın kemere gidiyordu. 2013'te başpehlivan oldu ama bu unvanı geriden alındı ve altın kemeri de geriye alındı. 2019 ve 2021 yıllarında yine Kırkpınar'da başpehlivan oldu. Artık herkes altın kemere gitmeyi beklerken Mehmet Yeşileşil'e yenildi ve altın kemerden oldu 2022'de. Müsabaka başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni artık tamamlıyoruz. İlk 24, ilk 8 belli. Kürsünün 3. basamağındakiler Yusufcan Zeybek ve Orhan Okulu. En üst basamakta hangi başpehlivan olacak? Orhan Okulu mu? Hüseyin Gümüşalan mı? Bu sorunun cevabı bekleniyor. Ali Gürbüz mü? Hüseyin Gümüşalan mı? İşte bu sorunun cevabını bekliyoruz. Evet. Uzun soluklu bir final bizi bekliyor olabilir. Tarihi bir final bizi bekliyor olabilir. Çünkü ikisi de performans olarak birbirlerine şu anda çok yakınlar. Çok temkinli başladılar hem Hüseyin hem Ali. İnan ikisini şu an ne düşündükleri çok merak ediyorum Faruk Mutkan. Stratejik olarak neyi görüyorlar, neyi planlıyorlar, neyi tasarlıyorlar? Bir an güreşi bıraktılar. Müthiş bir başaltı finali şu sıralarda devam ediyor. Metin Alparslan Temizce ile Yıldıray Pala arasında. Hani neredeyse başpehlivanlar kendi güreşlerini bırakıp onların mücadelesini izlemeye başladılar. Orada da kazanan artık başpehlivanlıkta mücadele etme hakkı elde edecek. Hamza Özkaradeniz'le birlikte önümüzdeki hemen ilk organizasyondan itibaren ki o da Elmalı. 4. dakikadayız.
Gayet temkinliler. Henüz kasnaklara bir hamle yok. Paçalara yok. Ama sanılmasın ki bu böyle devam edecek. Bu arada başaltı finalinin de Panama bölümünde olduğunu da hatırlatalım. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan final mücadelesi devam ediyor. Erenselerle yokluyorlar. Pek de sert değil aslında. Kasnağa doğru hamle. Belki de ilk hamle Ali Gürbüz'den geldi. İşte bu hamleler birbirlerine vermiş oldukları mental mesajlar. Başaltı final özelinde odaklanamadılar daha finale baş pehlivanlar. Bunu açık söyleyeyim Faruk Mutkan. Tam konsantre olamadılar finale. Çünkü bütün güreş severlerin gözü kulağı orada. Onlar da merak ediyorlar haftaya hangi genç baş pehlivan başa çıkacak diye. Sanırım bundan sonra mücadele bittikten sonra güreşin içerisine girecekler. Yine kasnağa doğru hamle. Bu kez yakaladı Ali Gürbüz. Bastırıyor başından. Çok uzun boylu her ikisi de. 1.97 boyunda Ali Gürbüz. 2 metre boyunda Hüseyin Gümüşalan. Çok güçlü her ikisi de. Daha önceki müsabakalarda sadece bu müsabakalarda Kurtdereli'de izleyecek olsaydınız bile Ali Gürbüz'ün neler yapabileceği açık bir şekilde görülmüştü. Hüseyin Gümüşalan'ın da müsabakaya başladığında ne kadar arzulu istekli olduğu anlaşılıyor. Burada belki nihayetinde final müsabakası daha temkinli olabilirler. Evet. Ama bu müsabaka bu şekilde sürmeyecektir. Evet, kümeselerden bilgiler. Onun için Türkiye Başkanımız Sayın İsmail Hoca'yı yönlendirdi. Türkiye Günü'nün 20. yılında 29 Ekim 2023 tarihlerinde yalnız hakikaten şimdi kasnağa doğru hamle Hüseyin Gümüşalan'dan geldi. Bu yıl sonu bittiğinde Faruk Mutkan, inan evimde otururken CV Enerji aldığı güreşinin tüm etaplarını tekrar izleyeceğim. Bu yıl çok büyük bir hava kattı. Çok büyük bir heyecan kattı. Belki biraz yorulduk. Sen çok yoruldun ama Atasporumuz güreş adına değdi ama. Şimdi Ali Gürbüz bir an Çangalı neredeyse vuracaktı ama devamı gelmedi. Evet, çok büyük bir sıçrama yaptık. Bu tüm güreş kamuoyu tarafından takdir görmekte. Arkadaşlar, hocam bölümleri boşaltın arkadaşlar. Evet, sağlıklı görevliler bölümlerini boşaltalım. Alaylarına takdir etmek üzere. Sanayi Odası Meclis Başkanımız Sayın Ergün gibi odalar ve ülke odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarkıoğlu'nu, Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalı'ya davetini arz ederek ve Beykoğlu'na özel ödülünü vermek üzere Türk Belediye Başkanımız Sayın Ergün Kasnağı yakaladı bir kez Ali Gürbüz. Dıştan Hüseyin Gümüşalan kasnağı hamle yaptı ama buna izin vermedi. Şimdi çift el asılıyor. Sökme çabası içinde olacak. Kollarını, ellerini bir an bağladı. Sonrasında da uzaklaştırıyor kendisini. En
Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz açık vermiyor şu ana kadar. Puanlamaya kadar Hüseyin Gümüşalan'ın güreş taktiği artık aşikar, apaçık ortada. Hiç risk almayacak ama Ali Gürbüz bir ya da iki kez risk alarak Hüseyin Gümüşalan'ı bastırıp sonuca gitmek isteyecektir. Bunu deneyebilir. Ya da puanlamaya doğru güreşi iki tarafta düşünebilir. Faruk, ilk 20 dakikada herhangi bir böyle risk alıcı oyuna girmeleri mümkün değil. Şu anda 20 dakika süresinde birbirlerini taktik olarak hazırlayacaklar. Yani burada nasıl bir taktik yapacaklarını bu 20 dakikadan sonra ortaya çıkabilir. Benim şahsi görüşüm bu. Bir üstünlük kurma çabası var. Üstünlüğünü kabul ettirme çabası var. İki baş pehlivan da geri adım atmıyor. Ama aynı zamanda son derece dikkatliler. Enselerden baskı uyguluyorlar birbirlerine. Ali Gürbüz işte. Enseden baskı uygulandığında bizde yağlı güreş tabiriyle ense düştüğünde müdafaanız biraz daha zorlaşabiliyor. O enseye baskıları öylesine yapılmış olarak algılamayın lütfen değerli güreş severler. Ensesi düşen güreşçinin hem savunması hem hücumu %30 oranında düşmekte ama bu seviyeye gelmiş üst düzey baş pehlivanlar enselerini çok güçlendirirler ki Serhat Gökmen benim abi en güçlü yerim ensemdir. Bu söylemde bulunmuştu bana. Ensesi ve boynu güçlü olmalı bir baş pehlivanın, bir pehlivanın. Bir pehlivanda en büyük özellik ayaklarının, baldırlarının çok sağlam olması ve belinin sağlam olması. Hatırlarsınız Ahmet Taşçı sağ koluyla özellikle dış kazığı vurdu mu rakibinin bu sırt kemiğini çatırdatıyordu. Ve dikkat edin Ahmet Taşçı bütün galibiyetlerinde o dış kazık ve paça oyunuyla almıştı. Tüm pehlivanları kıyaslama içerisinde tabii ama söz konusu eğer yaşayan efsane Ahmet Taşçı'ysa onu farklı bir yere konumlandırarak ondan örnekler vermek şu anki pehlivanlar ve bundan önceki pehlivanlar özelinde biraz daha seviye sekmeni farklılığı söz konusu. Çünkü o bir efsane. Ama hakikaten pehlivanların kolları, beli, ayakları komple bir güce sahip. Biz tabii ki efsanelerden söz edeceğiz. Geleceğe ne miras bırakacağız? Efsaneleri anlatarak. Onlarla geleceği taşıyacağız. Bakın hep enseden baskı uyguluyor. Ali Gürbüz ilk dakikadan itibaren. Kasnak'la daha az uğraşmaya başladı hatta bu bölümde. Hemen söküyor zaten Hüseyin Gümüşalan. Sanki o müsaade etmiyormuş gibi.
ana sponsorumuz Sayın Tarık Sarı'nın bileklerini almak üzere davetini arz ediyorum. Evet, bilekleri takdim etmek üzere. Bu ev meydanlarından izlediği hiçbir zaman yalnız bırakmayan, Atasporumuzu çok veren, Dünya En Spor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Güven Erdoğan'a alkışlarınızla bilekleri takdim etmek üzere ev meydanlarından bahsediyorum. Evet, Dünya En Spor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Güven Erdoğan, Atasporumuza maddi manevi katkılarından dolayı Halen gücünü birbirine kabul ettirme, üstünlüğünü birbirine kabul ettirme mücadelesi biçiminde devam ediyor. 15. dakikadayız. Final karşılaşması. Ali Gürbüz'ün enseye baskıları halen sürüyor. Bundan hiç vazgeçmedi müsabakanın başından bu yana. Normalde kasnaklara hamlesi hemen dikkat çekecektir. Onu da dedi. Fakat adeta bu defa yöntemin bu olduğuna kanaat getirmiş gibi rakibine üstünlük kurmak için. Peki Hüseyin Gümüşalan onun bu hamlelerinden rahatsızlık duyduğunu öngörüsünde bulunabilir misin Faruk Utkan? Şu ana kadar böyle bir belirti yok. Ama tabii ne kadar süreyle devam edecek? Yükselen o ses ve hatta baş pehlivanların müsabakayı bırakıp başlarını çevirdikleri o an başlatı finalinin tamamlanmasıydı. Metin Alparslan Temizce'yi mağlup etti. Yıldıray Pala büyük sevinç yaşıyor. Doğrusu sırt aşağı getirmesi puanlamada da dikkat çekiyor. Metin büyük üzüntü içinde şu anda er meydanında. İşte o anlar bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Bıraktılar müsabakayı. Onlar da başaltı finalini izliyorlar. İşte bu şekilde Yıldıray Pala rakibinin arkasına geçti. Sırt aşağı indirdi. Müsabakayı kazandı. Hüseyin Gümüşalan'ın deyip müsabakadaki o genişi getiren hamleyi tebrik etmesi de ayrıca dikkat çekiyor. Sonrasında da baş pehlivanlar mücadelelerine devam ediyorlar. Yıldıray Pala sevinç içinde artık o bir baş pehlivan. Artık baş pehlivanlık için mücadele edecek. Hemen önümüzdeki ilk organizasyondan itibaren Seviye Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde de yine zirvede yer almayı başarıyor. İşte o anlar tekrar ekranlarınıza geliyor. Ali Gürbüz de Hüseyin Gümüşalan da sonucu sanki öngörmüş gibi bıraktılar güreşi izlediler. İşte Hüseyin Gümüşalan ve bu tepki. Ve Ali Gürbüz de yine tebriklerini bakışlarıyla ifade ediyor. Şimdi müsabaka devam ediyor. Artık güreşin içerisine girecek iki baş pehlivan da o noktada. Akıllarında hiçbir şey kalmadı. Artık sadece kendi müsabakaları. Zaten ilk 20 dakika pek bir şey beklenmiyordu değil mi üstadım? Tabii böyle final elit güreşlerin olduğu yerde 20 dakikada böyle herhangi bir şey beklemek bana göre çok iyimserlik olur. O anlarda ne kadar güzel yakalandı ekibimize. Bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hayırlı olsun Yıldıray Pala'ya da, kayınbiraderim Hamza Özkaradeniz'e de. Kocaeli, Gölcük, Damlar şu anda herhalde uyumuyordur. Bu akşam onu karşılama töreni hazırlamışlardır. Başiskele Belediyesi olarak. Ama torpil istemez Recep. Yani baştan sona niye yayınlamadık diye soru olabilir hemen. O zaman Hamza Özkaradeniz niye yayınlanmadı diye. Ama hayır Recep öyle torpil istemez.
Yıldıray Pala'nın sevinç gösterileri halen devam ediyor bu arada. O da dikkat çekiyor. Büyük sevinç kuşkusuz. Ve o da anons ediliyor aynı zamanda alanda. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan mücadelesi taktik savaşı biçiminde artık devam ediyor. Ben o ense baskılarını Hüseyin Gümüşalan'ın biraz rahatsız ettiğini düşünüyorum. Öyle mi? Evet, sen daha iyi bilirsin. Çünkü oradan kurtulmak için uzaklaşmaya başladı. Eğer rahatsız duymazsan buna müsaade edersin zaten. Bu da pasif kararın işte bir sandığa gelebilir her an. Eğer biraz daha uzak tutacak olursa kendisini rakibinden. Ya da geri giderse. Şimdi bu göze bakalım bir de. Bak. Kol blokajı hemen. Enseye doğru hamleyi yaptığı anda o da hemen hamlesine karşılık veriyor. Ve o hamleyi yapmasına, yani ensesini bastırmasına izin vermiyor. İşte rehberlik böyle bir şey. Recep Tosun, teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ama boynu ağrıyor olabilir, omuzları ağrıyor olabilir, boynu gerçekten zayıf olabilir. Bunu Ali Gürbüz mutlaka test etmiştir. Hüseyin Gümüşalan da bunu biliyordur. Çünkü ya o da taktiği değiştirmiş olması dikkat çekiyor. Yine standart, klasik kasnaklara doğru hamlelerini görmüştük. Ama bundan sanki bir anda vazgeçti ve enseye yöneldi. Bu arada tekrar etmek istiyorum. 10 Eylül Pazar günü Kahramanmaraş'ta Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu faaliyet takviminde Şalvar Türkiye Şampiyonası tertip edilecek. Sayın İbrahim Türkiş ve Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur önderliğinde. Dakika geride kaldı. 21. dakikadayız. Şimdi Hüseyin Gümüşalan enseye baskı uygulama çabasında görülüyor. Ali Gürbüz karşısında. Kasnağa doğru yöneldi bir an Ali Gürbüz. Uzak tuttu Hüseyin Gümüşalan rakibini. Kasnağa doğru hamleler acayip dikkat çekiyor Ali Gürbüz'de. Uzak tutuyor, uzaklaştırıyor Hüseyin Gümüşalan. O baskıdan rahatsız olduğunu artık herhalde güreş severler de görmüştür. ...22. dakikadayız. Ali Gürbüz yapan en büyük özellik Faruk Mutkan. Özellikle finallerde hangi dakikada, hangi sürede, hangi oyunu yapacağı, hangi baskıyı kuracağı, fiziksel, mental olarak nerede hücum yapıp nerede defans yapabileceği, bu havayı en iyi soluyabilen başmeron olduğu için megastar Ali Gürbüz. Finalin havası bambaşka, onu soluyabilmek ve oradan da sonuç alabilmek gerçekten çok bambaşka önemli. Büyük meziyet gerektiriyor. Bunun en iyi örneğini sanırım Manisa Yunus Emre Yurttaher Meydanı'nda gördük. İsmail Koç karşısında. Üstün gözüken İsmail Koç'u stratejik olarak yapmış olduğu o hücumlarla bir anda sırt aşağı yendi. Bu Ali Gürbüz hakikaten çıplak gözle izlediğiniz en büyük şampiyon isimlerden biri. Hatırlıyorsun Faruk, geçtiğimiz hafta Yunus Emre'de tahminler yapıldı. %51, %49. Ali Gürbüz o ezberleri bozan bir pehlivan. O nedenle ben böyle oransal bir değerlendirmeyi asla yapmam. Birbirlerine enseye olan baskılarından bir an ikisi de vazgeçti.
Dahili uzaklar birbirlerine. Çünkü bilek gücü de gerekli o baskıyı uygulamak için. Ben de onu soracaktım. Bilekleri aslında. de yorulur. Hep o aklıma geliyor benim çünkü ya ne olacak ki tutuyor, ne olacak ki itiyor, ne olacak ki çekiyor gibi düşünülebilir. Hayır. Ve hep verdiğim örnektir. Oturduğunuz koltukta bir 5 dakika kenarında bir tutun. Ondan sonrasında kolunuzdaki sertleşmeyi hissedin, görün. Evet, gerçekten de güreşte, yani hem minderde hem yağlı güreşte özellikle dayanıklılık son derece önemli. Patlayıcı güç ayrı, yani sıçrayarak veya zıplayarak yapılan hareketler son derece önemli. Bunun yanında daha durarak yapılan hareketler de ayrıca oradaki güç kazanımı da son derece önemli. Tüm bunlara en iyi seviyede sahip olan sporcular ön plana çıkıyorlar kuşkusuz. Ve onların en iyilerinden ikisi Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin son müsabakasında karşı karşıya geliyorlar. Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan. Temkinli müsabaka devam ediyor. Bez molası aldılar. Her iki baş pehlivanın da birer ihtarı var ve ilginç bir biçimde bu ihtar alkışla karşılık buldu tribünlerde. Umarım finalde puanlamada özellikle ihtar daralması ile karşı karşıya kalmaz kule hakemleri. Bu vermiş oldukları iki baş pehlivana da vermiş olduk ihtar özelinde. Dikkat çekici bir inisiyatif aldılar gerçekten de. %50 diyebilir miyiz? Kesinlikle %50. Bence kule hakemleri doğru bir karar verdiler. Her iki güreşte de birer pasivite verdiler. Çok dikkatliler. Birbirlerine yaklaşmakta bile imtina ediyorlar. Temkinliler. Dikkat ediyorlar. Yağlı güreşte hatalanma deriz. İkisinden biri hatalandığında Ali Gürbüz hemen iç kazıktan serptirme yapabilir. Hüseyin Gümüşalan da dış kazık iç kazık yapabilir. Dolayısıyla çok dikkatler, senin de söylemiş olduğun gibi. Yere inmesini beklemiyorsun galiba. Bu saatten sonra çok zor. Zaten güreşin böyle kısır döngüye girmiş olması da yere inmedeki tehlike ikisi de öngördüğünden dolayı. Güreşin yere inmesi demek Ali Gürbüz'ün bir anda %99 galibiyete baş pehlivanla uzanıyor olması demek. Karaman Şişman da yaklaştı, uyardı güreşçileri. Buraya da konuştuğuna ayrıca dikkat ediyoruz. Gözlerimin bu yönde. Ben
birbirlerine çok yaslandıkları kanaatinde değilim. Çünkü ikisi de birbirlerinin kasnaklarını vermiyorlar. Paçalarını uzak tutuyorlar. Dolayısıyla güreşin içerisindeler. Başaltı finali bittikten sonra en azından. Yani takdir edersin ki finalin baskısı da söz konusu. Kendi aralarındaki rekabet söz konusu. Yani Hüseyin Gümüşalan geçtiğimiz yıl finalde kaybetmişti. Bir kez daha kaybetmek istemeyecektir kuşkusuz. Ali Gürbüz bu finali kazandığı takdirde bu yıl yağlı güreş sezonunda en çok birincilik almış başpehlivan olacak. Zaten son 5 yıla dikkat çekici damgasını vurmuş durumda. 4 kürsü, 3 final, 2 birincilikle Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerine. Belki Kırkpınar onun için hayal kırıklığıydı yine. Erken elendi Özkan Yılmaz'a. Bunu telafi etme fırsatı olacaktı tabii. Ayrıca o da bir soru işareti. Bu söylemiş olduklarım pehlivanlar özelinde çok anlamlı. Önümüzdeki yıl selibaşı olacak. Hem Hüseyin Gümüşalan hem Ali Gürbüz. Puanlama saati geldi. 30. dakikaya ulaştık ama puanlama saati olduğu ifade ediliyor. Faruk, ben kronometreyi tuttum. İlk cazgırların tanıtma başladıkları zaman ben kronometreye bastım ve şimdi 40. dakika doldu. Peki bunun bir kuralı, net bir kuralı yok mu Üstü Kaftan? Kuralı şu, cazgır pehlivanları salarken kronometre çalışır. Ama herhalde kule hakemleri bu kronometreyi cazgırın tanıtımı başladıktan sonra yapıyorlar. Bu da ilginç çünkü yani bazen başka müsabakada da müsabakanın başlamasından itibaren süre tutulduğuna şahit oluyoruz. Tabii bizim de kronometremiz müsabakayla birlikte başladı. Evet, müsabakanın başlamasından bu yana 30 dakika geride kaldı. Ancak puanlama saatinin başladığı duyuruldu. Başpehlivanlık finalinde Ali Gürbüz Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında. Hüseyin Gümüşalan, her iki başpehlivan da puanlama hazırlıklarını yapıyorlar. Son taktikleri alıyorlar. Gökhan Arıcı hem eniştesi hem de çırağı Hüseyin Gümüşalan'ın çok tecrübeli bir başpehlivan. Bu yıl son yılı Gökhan Arıcı'nın veda etti diyebiliriz artık. Bu yıl son kez güreşti Kurtderer Meydanı'nda. Gökhan Arıcı biliyorsunuz minder güreşinden gelen bir pehlivan. Puanlama bölümü biraz sonra başlayacak. Kısa bir değerlendirme ama çok kısa bir değerlendirme alacağız. Şener Sar'dan. Şener Sar başpehlivanlık baş altındaki final müsabakasını kısaca değerlendirecek bize. Şimdi Metin Alparslan Temizci ile Yıldıray Pala gerçekten müthiş bir mücadele gösterdi. Müthiş ayaktan yapmış olduğu oyunla sırt aşağı Metin Alparslan Temizci'yi yenerek baş pehlivanlığa yükseldi. Biz kardeşimizi gerçekten tebrik ederiz. Sanki Metin Alparslan Temizci biraz daha müsabakada üstündü ama kazanan Yıldıray Pala gibi oldu. Ne dersin? Yıldıray Pala minder güreşinden gelme, Greco-Romen güreşinden gelme ama
serbest de Greco-Romen'i çok iyi yapan bir güreşçi. Milli takımlarda güreş yapmış, gençlerde Türkiye'de dereceli olan bir sporcu. Metin Alparslan Temizce'de daha çok yağlı güreş ağırlıklı olduğu için yağlı güreşte puanlama güreşi olduğu sürece gerçekten Yıldıray Pala devam edecektir. Ben sürprizler yapacağını düşünüyorum. Aynı Serdar Yıldırım, Osman Kan gibi baş pehlivanlık güreşlerinde sürpriz isimler, sürpriz maçlar yapacağını düşünüyorum. Teşekkürler Şener Sar. Puanlama bölümü başladı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 7. ve son ayağında. Son müsabakada baş pehlivanlık final mücadelesinde Ali Gürbüz, Hüseyin Gümüşalan karşılaşmasında. İkinci hitarı alacak ya da aldıracak olan pehlivan burada avantajı sağlayacak ya da dezavantajı sağlayacak. Çünkü çok büyük bir baskı hissedecek. Dolayısıyla ben ikinci hitar anonsu duyulduktan sonra pehlivanların mutlaka risk alacağı kanaatindeyim. Bu şekilde akacak bu süreçte. Puanlama bölümünde de ilk bölümde olduğu gibi yine çok dikkatli iki baş pehlivan da. Yavaş akan, pek ritmi olmayan ama aslında dikkatli gözlerin bir şeyler yakalayabileceği bir müsabakaydı. İlk bölümü belki zaman zaman tepki yükselse de yine heyecanlıydı. Aşağı yukarı aynı ritimle devam ediyor puanlama bölümü de bu müsabakada şu ana kadar. Evet, birbirlerine baskı uyguladılar normal sürede. Çok da durağan gözükse de. Bu arada davul ve zurnaların da tam bir final, tam bir puanlama havası çaldıklarını da ifade etmek isterim. Kulağa çok çok hoş geliyor. İkisi de en büyük silahları. Faruk'tan göğüs çaprası ve budama. Bu açıları İran dalma teşebbüsü gösterdi Hüseyin Gümüşalan. Faruk, bu iki fizikte olan kişilerin dalma oyunu yapmaları son derece riskli. Çünkü küçük boylu pehlivan dalmaya da daha etkili oluyor. Ama uzun boylu pehlivan dalma yaptığı zaman son derece risk alır. O nedenle pek fazla dalma oyunlarını göremeyiz bu iki baş pehlivan. Bence de daldığında ya sonuca gidersin ya da kontra hücum dersin. Çok riskli. Toparlanmaları güç olabiliyor. Kasnaktan hamleler, kasnağa yönelik hamleler Hüseyin Gümüşalan'dan dikkat çekiyor bu arada. O daha garanti onlar için. Evet, kasnak ve paça hamleleri. Hüseyin Gümüşalan ilk bölümden daha farklı. Bir ara hareketlendi müsabaka. Oyunculukta karşılıyor. Müsabakanın hani en hareketli anlarıydı. Senin de dediğin gibi. O budama açılarını ikisi de arayacak. Faruk Mutkan. Artık güreşin içerisine girdiler. Biraz daha hareketlendi müsabaka. Ama denge halen devam ediyor değil mi? %50. Kesinlikle. Bakalım Ali Gürbüz rakibinin paçasına yakalayabilecek mi? Onu da arıyor olabilir. Bir kez daha kastan uzandı. Yine söktü Ali Gürbüz. Bir kez daha budadı. Ama sonuç yok. Yine iyi durdu. Paçaya doğru hamle. Hüseyin Gümüşalan çok hareketli. Karşılığı da iyi oluyor. Alkışlıyor. İşte bu hareketlilik. İkisi de aynı anda silahlarını ateşlediler karşılıklı olarak. Hamleleri söz konusuydu ama. Boşa çıktı. Ayakta yapılabilecek en etkili oyunlardan bir tanesi de budamalar.
Bunu bakalım görebilecek miyiz? Kaslı hamle Ali Gürbüz'den geldi. Bir hamlede Hüseyin Gümüşalan'dan. Faruk Bulkan. İhtarları düşünmüyorlar bile, biliyor musun? Puana odaklanmışlar ikisi de şu anda. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. Çok dikkatliler. Açık arıyorlar. Hata yapanın kaybedeceği anlar. İşte bu anlar. Hücum yapanın da kazandığı anda hatayı olarak atfedebilir miyiz? Anlayamadım. Hücum yapan bir güreşi göğüs çapraz ya da budamadan sonuca gitti. Diğerinin de hata yaptığını öngörüde bulunabilir miyiz aynı doğrultuda? Her birini hata olarak tanımlamak kolay olmayabilir. Hücum eden için açısından söyleyince. Ya da hücum yiyen açısından. Ama beklemiyor da olabilir. İşte o zaman hata zaten, evet. Ama bazen öyle etkili hücumlar çıkabilir ki yani işte savunmanızı yapsanız da. İşte Mustafa Doğan Özkaya'yı nasıl yenmişti Ali Gürbüz? O bir hata kabul edilemezdi orada. Sağlam tutmuştu. Ali Gürbüz'ün başarısı, becerisiydi o. Ama bazen bu müsabaka bana öyle geliyor. Hatalar belirleyici olabiliyor. Hata yapmaktan çok hata yapmamak için çok dikkatli mücadele ediyorlar şu anda her iki baş pehlivan da. Bunu sormamın nedeni minder güreşinde özellikle belirli bir sürede 1 dakika 30 saniye kadar güreşlerin uyuduğu söylenir. Aslında uymuyorlar, güreşiyorlar ama yani işte o dalgınlık, hiç konsantrasyon dağınıklığı. Bana o şekilde olursa yani zaten geçmiş olsun. Yani güneşin kendi ritmi var, ona kaptırırsa kendisini. Hani bazen uzun yolda arabayla giderken de aynısı olur ya. Eğer öyle bir noktaya ulaşırsa güreşçi veya herhangi bir dalda sporcu hata yapmaya en yakın olduğu andır. Bir kez daha kaslı hamle. Daha uzun tuttu. Bu hamleler artacak Hüseyin Gümüşalan'dan. Artık yavaş yavaş sabırlar sanki minimum seviyeye doğru inmekte. Hata olarak kastedilebilecek bir durum da ayrıca şu. Şimdi her ikisi de kasnağa hiç kas vermediler, hiç kaptırmadılar. Müsabakanın en başında bir bölüm haricinde evet, kasnağa vermek hata olacaktır. Burada kombine oyunlar yapmak lazım. Arda. Harika, çok güzel ifade ettiniz üstadım. Kasnağa hamle. Hayli uzak Hüseyin Gümüşalan. Elense Ali Gürbüz'den. Bir elense daha. Kasnakta Hüseyin Gümüşalan giderek daha uzun tutmaya başladı elini. Rakibinin kasnağında Hüseyin Gümüşalan. Bunlar son derece önemli. Vereceği mesaj açısından son derece önemli. Hedefine ulaşma açısından umutlanma son derece önemli. İşte bir kez daha. Giderek daha uzun sürüyor. Çekti kendisine doğru. Bu da dikkat çekici bir başka hamleydi. Kasnakları vermemekte ikisi de çok kararlı. Çok. Her şeyin orada başlayıp orada bittiklerini de bildikleri için dışarıdan kasnaklara hamlesi dikkat çekiyor Hüseyin Gümüşalan'ın. İşte bir kez daha ama bir aile uzak kaldı bu kez. Bu kez dokundurmuyor bile. Ali Gürbüz elenseyle de dengesini bozma çabasındaydı rakibinin. İşte bakın o da içten ulaşıyor. Hüseyin Gümüşalan dıştan, Ali Gürbüz içten. Bu dakikalarda Ali Gürbüz'ün biraz daha
arzulu ve istekli olarak çıkışlarını gözlemliyorum. Hüseyin Gümüşalı'nın o budamaya iki kez o çabası onun karşılığını vermiş durumda şu anda. Bir kez daha, bu kez içten Hüseyin kasnağa doğru hamle yaptı. İşte bir budama çabası daha ama bir hayli uzaktı. Havayı budadı adeta. Serhat Kabay, Kesinlik Gol, Yusuf Sarıbaş, Ahmet Ortadan, Yiğit Kartadan, Serhat Dikil, Küçük Orta Küçük Gol, Emirhan Saygı, Emin Atar, Yusuf Irak, Muhammed Aliyeş, Kurban Aşar, Murat Hoca, Hüseyin Coşkun, Murat Özkaplan, Küçük Orta Küçük Gol, Cenab-ı Çiçekler, İslam Deli, İlker Yorulmuş, Süleyman Kozotoğulları, Büyük Ortada, İlker Ağabey, Kahraman Şişman mücadeleyi düdük çalarak durdur, tekrar başlattı. Yine bu temkinli güreş pek tabii tribünleri dolduran seyircileri şu anda tatmin etmiyor. Bir kez daha hamle kasnağa doğru. Yine uzak tutuyor rakibini kasnağından Ali Gürbüz. Bir kez daha bir an dokundu ama parmaklarını geçiremedi Hüseyin Gümüşalan. Kol blokajı uygulayarak Ali Gürbüz o hamleleri hep boşa çıkarıyor. Tabii bir de şu da var, uyutma dedin ya. Kasnağa hamle yapıp bambaşka bir oyun deneyebilir. Bu da beklenebilir. Tabii her ikisinden de. Kesinlikle. Şimdi bir kez daha yakaladı. Bir hayli temkinli, uzak tutuyor Ali Gürbüz kendisini. Budamasına da izin vermiyor. Şimdi yine kesesinden bastırarak karşılık verdi. Ben az önceki anonsun zaruri olduğunu düşünüyorum, kabul ediyorum ama bu tür üst düzey kapışmalarda pehlivanlarımızın insicamını da bozduğu kanaatindeyim. Bunun dışında yapılacak olan anonslarda bu çok çok önemli bir ayrıntı. Az önce CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde tüm boylarda boy atlayanlar ve baş pehlivanlıkta Kırkpınar'da doğrudan mücadele edecek baş pehlivanların isimleri anons edildi sevgili izleyenler. Evet. Havada bir hayli serinledi. Artık güreşin çözülebilme noktasında kule hakemlerinin şimdi devreye girmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama ikisini birden mi verecekler? Aynı durumdalar. Yani ilk ihtarlar öyle gelmedi mi mesela? Evet. Yine yapılabilir mi? Sanırım şu anda bunu tartışıyor olabilir kule hakemleri. Olga İnce biraz daha uzaktan takip ediyor müsabakayı. Kahraman Şişman çok daha yakından kuleyle teması Olga İnce kuruyor. Kahraman'da da yine Kahraman Şişman Hoca'da da yine
Bir telsiz var kuleyle devamlı temas halinde ama şimdi yine hareketlendi müsabaka. Hüseyin Gümüşalan hareketlendirdi. Yine budama çabası içerisinde gibi görülüyor. Ali Gürbüz iyi karşıladı. Bu defa enseden çeken Hüseyin Gümüşalan oldu. Ama şu bir gerçek, biri vazgeçecek. Ya dalacak ya da Kasna artık küçülecek. Yani biri vazgeçecek. Kim vazgeçer bilemem. Hüseyin Gümüşalan herhalde Kırkpınar yarı finalinden ders almıştır İsmail Balaban müsabakasında. Ben ondan beklemiyorum doğrusunu istersen. Ali Gürbüz'den de beklemiyorum. İşin çok tecrübeli çünkü bu finallerin. Evet yani. Dolayısıyla bu böyle bir şekilde devam edecek gibi görülüyor. De risk alma noktasında eğer bir baskı unsuru olacaksa o da ikinci ihtarlar olacak. Ama erken de vermeme konusunda sabırlılar. Şimdi Ali Gürbüz budama çabası içerisindeydi. Hüseyin Gümüşalan uzaklaştırdı kendisini. İçten Kasnağa doğru hamle yaptı. Bir an paçaya doğru da yöneldi. İşte o kırılma oralarda olacak Faruk Mutkan. Bunu kim deneyecek? Sonuca mı gidecek? Kontra ucum mu yiyecek? Riskli mi? Çok riskli ama denemek durumundalar. Şimdi küçüldü. Dizleri üzerinde Ali Gürbüz. Dengesi bozuldu bir an. Kasnağı kurtarmak isterken. Ali Gürbüz dengesi bozulduktan sonra Hüseyin Gümüşalan rakibinin üzerine gitmedi ama o da yine temkinli güreşini sürdürüyor anlamına geliyor. Çünkü işte hata olabilirdi belki de. Kasnak'ta uzun süredir hem de yakaladı Hüseyin Gümüşalan. Bir kez daha sökme çabasında Ali Gürbüz de Kasnak'a yönelmiş durumda. O içten iki eliyle asıldı. İlk kez bu kadar güçlü yakaladı. Çok avantajlı pozisyonda şu anda Ali Gürbüz. Acaba başka bir hamle gelecek mi bunun arkasından? Koltuk altı. Koltuk altı geçti. Senin de dediğin gibi. Ama tam bir hamle olmadı. İki eliyle çok güçlü yakaladı. Dizleri üzerinde. Hüseyin Gümüşalan hala tam bir karşılık verebilmiş değil. Kasnakları kurtaramıyor. Dıştan Kasnak'a doğru hamle yaptı ama halen uzanabilmiş değil. Şimdi arkasına geçti. Ali Gürbüz avantajlı pozisyonda ama karşılıyor Hüseyin Gümüşalan. Kaçırdı. Elinde bir sıkıntı yaşıyor bu arada. Çok güçlü yakaladı çünkü. Bütün gücüyle yüklendi. O aradığı açıyı da buldu ama Hüseyin Gümüşalan çok güzel geçmişti arkasına ama çok yani o cüsseden beklenmeyecek o atiklikteki hamle. Müsabaka devam ediyor. Az önceki o atraksiyon biraz daha seviyelerini aşağı doğru çekti Faruk Mutkan. 50 dakikanın en hareketli anlarıydı. Geniş bile gelebilirdi. Puan da çıkabilirdi karşılıklı olarak. Bir kez daha Kasnak, bu kez dıştan hamle. Artık biri Kasnaklarını verecek Faruk Mutkan. Gözüken o. Bu Hüseyin Gümüşalan mı olacak? Ali Gürbüz mü? Ali Gürbüz işte Kasnak şu anda yakalamış durumda. Hüseyin Gümüşalan ama iyi bir tutuş var mı? Güçlü tutuş olmalı. Bir kez daha hamlesi. Kasnak sökmek yerine budadı. Şimdi üstüne gidiyor. Uzak kaldı. Yine Kasnak'tan inanılır gibi değil. Öyle bir alkış alıyor bu müsabakada, bu bölümler. İşte beklenen anlar belki de buydu izleyiciler tarafından. Ben her saniyesinden keyif aldım, rahatlıkla söyleyebilirim. İkisinin de diyaframlarına bakıldığında aynı soluktalar. %50 demiş. Gram oynama yok, gram. Bir Ali Gürbüz, bir Hüseyin Gümüşalan, bir Hüseyin Gümüşalan, bir Ali Gürbüz. Karşılıklı göğüs çaprazları, budamalar ama yine sonuç yok. Bakalım Kasnak ısrarı kimde olacak?
Bence Ali Gürbüz kasnağa verdiği takdirde neler olabileceğini net şekilde gördü. Ama bir kez daha içten yakaladı kasnağı. Dıştan Ali Gürbüz karşılık verme çabasında. Bu da dikkat çekiyor. Kasnaktan ellerini sökmek yerine o da kasnağa doğru geliyor. Bu belki de her iki güreşçinin de sonuca gitme açısından artık kararlı olduğunun göstergesi olabilir. Ayrıca ustalık kokuyor. Hem kasnağın uzanırken hem de kasnağı tutmak büyük maharet. Yine Hüseyin Gümüşalan kasnakta sol eliyle bir an yan döndü rakibine. Şimdi Ali Gürbüz asılıyor. O az önceki pozisyona bir kez daha yaklaştı Ali Gürbüz. Acaba bu defa çare sonuç alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sol koltuk altını deneyebilir Hüseyin Gümüşalan'ın. Şimdi denedi ama yine sonuç alamadı. Karşılık veriyor. Çok güçlü bir biçimde Hüseyin Gümüşalan. İnanılır gibi değil. Sanki bir şablon gibi değil mi? Ali Gürbüz'ün bu hamleleri ikinci kez denedi. Bakalım bir kez daha o deneyecek mi? Şimdi karşısına geçme çabasındaydı Hüseyin Gümüşalan. Daldı bir anda. Arkasına geçti. Künde pozisyonu aldı. Hüseyin Gümüşalan mı Ali Gürbüz mü? Hüseyin Gümüşalan aldı çabasında. Maçadan yakalayamadı. Attı! Ali Gürbüz! Ama Ali Gürbüz kılçıkla kazandı. Müthiş bir bitirişti. Bu finale yakıştı. Avantajlı pozisyonda olan Hüseyin Gümüşalan'dı. Künde yapmak istedi ama kılçık oyunu adeta. Havada yetiştirdi Ali Gürbüz. Megastar başpehlivan kazandı. Kılçıklar damga vurdu burada. Tecrübeli güreşçiler arasında da. Tecrübesizin tecrübeli yaptığı arasında da. Ali Gürbüz o kılçıkla damgayı vurdu. Gerçekten de harika bir bitirişti. Bir anda güreş karıştı. Kündeye dolanan Hüseyin Gümüşalan'ı vazgeçmedi Ali Gürbüz. Toparlandı. Dış kasnağını uzattığında başpehlivanlık için umutlandığı o anı yakalamış oldu. Havada kündeden kılçığa doğru evrildi ve net bir galibiyetle Ali Gürbüz başpehlivan Hüseyin Gümüşalan'la tebrik ediyoruz. Son 6 yıldaki 3. başpehlivanlığı oldu. Son 6 yıldaki 3. başpehlivanlığı oldu. Hüseyin Gümüşalan da üst üste ikinci kez finalde kaybetti. Bu arada Sayın Utkar, bu arada Ali Gürbüz günlerin karşılığında ayağınla beraber Künde atarken Hüseyin Gümüşalan aynı zamanda ayağı da Ali'nin içerideydi. Ali, o ayağın yardımıyla zaten sırt aşağı düştü yani. Tam paçayı alamamıştı bir eliyle. Diğer tarafıyla iç ayağınla beraber iç çangalı çok güzel yaptı orada. Sezonu güzel kapatmak Ben ilk kez işte o anlar, günü pozisyonu. Ali Gürbüz'ü hep oyun yaparken, sonuca giderken, anlatırken ilk kez kontra bir oyun yaptığını gördük. Künde pozisyonunda Hüseyin Gümüşalan'ı havada kılçık yapmış, havada. O bacakta evet. Şener Usta'nın ifade ettiği gibi. Katılıyorum, ayak da var içeride Sayın Tosun. Ayağa dikkat edin, bakın şurada. İşte o ayağıyla atıyor aslında hamleyi yapan Ali Gürbüz oluyor. Yani belki kündeyi Hüseyin Gümüşalan attı. Onun inmesiyle Ali Gürbüz sanki hamle yapmış gibi görülüyor ama şu bacakta, içerideki o bacak çok kritik hamle. Sol ayağında da güç almış Ali Gürbüz. O kılçığı yaparken müthiş bir galibiyet elde etti Ali Gürbüz gerçekten de. Hüseyin Gümüşalan'ı finalde mağlup etti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 7. ayakta başpehlivanlığı elde etti. Şampiyon, ligde şampiyon Orhan Okulu şu an 3. kürsüsünde Yusufcan Zeybek'le birlikte. Finalde Hüseyin Gümüşalan'a, ekranlarınızdaki başpehlivana üstünlük sağladı Ali Gürbüz. Ali Gürbüz CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni 2. sırada tamamlıyor ama 3 başpehlivanlıkla. Bu arada Hüseyin Gümüşalan en çok üçüncülük alan, hep yarı finalde dolayısıyla kaybeden diyoruz ya, en çok daha doğrusu. İstatistik bunu söylüyor. Bu defa da finalde kaybetti. Finalde kaybettiği müsabakaların sayısı eğer yanılmıyorsam 5'e ulaştı. Yani önümüzdeki yıl sanırım kış sezonunda
Hüseyin Gümüşalan'ın yarı final ve finallerdeki kaybedişleri masaya yatırılacaktır. Teknik kurmayları, ustaları tarafından. Ben hemen bu bilgiyi, aklımdaki bu bilgiyi notlarımla teyit etmeye çalışıyorum. Hüseyin Gümüşalan, düzeltiyorum, 4. finali kaybetti. Toplamda 6. finali oldu bu. Bu yıl 2 birinciliği, 4 ikinciliği var. Hüseyin Gümüşalan'da kündeyi denemesi, o riski alması Ali Gürbüz'e karşı yine aceleci davrandığını düşünebilir misin? Kendi de yarı finalini hatırla. Biraz daha temkinli olunabilirdi. Kündeyi boşaltıp uzaklaşabilirdi. Ama demek ki çok inandı. Ali Gürbüz kündeleriyle tanınan baş pehlivan ama Hüseyin Gümüşalan bunu yapmaya çalışırken olmadı. İşte kündeyi atarken yıllardır hep künde atan Ali Gürbüz nerede nasıl kılçık yapılacağını da çok iyi test etti burada. Şener Sar'ın da katkılarını için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben şurada bir şey yapmak istiyorum Ali Gürbüz'le alakalı. Ali Gürbüz güreş yaparken yeniş oyunlarında genelde ayağını hep kullanıyor. Bakın paçayla kazıkla aldığı zaman ayağın yardımıyla aşırtıyor rakibini. Yani bunu zaten yapıyor diyorsun. Bunu yapıyor Ali Gürbüz'ün, bu elinde olan bir şey. Hüseyin Gümüşalan'ın en büyük silahı rakibini budayarak göğüs çaprazından yere indirmek, bastırmak ve bu şekilde galip gelmek. Tabii ki burada kündede kendisinde bir özgüven vardı. Bu özgüvenle hareket etti. Aslında olması gereken şu: künde pozisyonunu aldığın zaman rakibin ayağın içerideyse oyunu bırak denir. Biz talebelerimize, öğrencilerimize onu söyleriz Sayın Mutkan. Yani aldığımız zaman kündeye ayak rakibin içerideyse kündeyi bırak, atma deriz. Evet, üçüncü kupaları, ikinci kupası ve birinci kupası. İşte Ali Gürbüz kupasını eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan alıyor. Ve altın kemeri de o takdim ediyor. Güzel bir estantane. Bu arada güvercinleri saldılar. Kürsüde sporcular güzel bir estantane oldu. Keşke ekrana da yansıtılacak biçimde olsaydı o estantane. Ama olmadı. Tabii ki. Gerçekten bu sezon 7 ayaklı CV Enerji Güreş Ligi'nde gerçekten sporcular çok büyük mücadele ettiler. Bütün güçlerini verdiler. Gerçekten bu 5-6 aylık bir süreç içinde devam aynı formu tutmak, aynı formu yerinde kalmak çok zor bir şey. Sporcu için, antrenör için, işte aileleri için çok büyük bir mücadele veriyorlar, destek veriyorlar. Ben hepsini burada hem antrenörleri hem sporcuları tebrik ediyorum yürekten. O aileleri, anneleri, babaları, eşleri gerçekten yapmış olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de teşekkürü size ediyorum Şener Sar. Katkılarınız için, özellikle alt boylardaki katkılarınız için çok teşekkürler. Rehber oldunuz bize CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi yayınlarımızda. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Üstadımız Hüsnü Kaftan'a teşekkür ediyoruz. Elbette ki büyüklüğüyle, bilgeliğiyle, yerinde müdahaleleriyle bizlere ışık tuttu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Recep Tosun, sana da özel teşekkürlerimizi Ben teşekkür ederim. Harika bir partnerlik yaptın. CV Enerji... Çok sağ olasın gerçekten. Kendimi çok rahat hissettim hep seninle birlikteyken. Bunun için de ayrıca teşekkürler. Sezon başından beri bana inandın. Her daim yanımdaydın. Gönülden teşekkür ediyorum. Ekranları başında güreş severlere de mutlu akşamlar diliyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki son yayınımızdı bu. Son müsabakamızdı bu. Tüm ekip arkadaşlarım adına sporun her rengiyle sizlere birlikte olmayı dilediğimizi iletmek istiyorum. Ben Faruk Mutkan, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir pazar akşamı geçirmenizi diliyorum.